Eleanora Porter. Pollyanna. İlk baş. Miss Polly. Kirez ayın günlerin birinde sabah vakitinde Miss Polly Harrington savurgun gibi çabuk girdi kufneye. Lazım demek ki o pek alatlayan insanlardan değil. Tam tersine. Miss Polly pek hodullanardı kendi usluluğundan. O kadar ki bugün o kaçınardı, alatlardı halizden. Bulaşıkları yıkayan Nancy çabuk şaşılacak bakışını attı. O Miss Polly'nin kufnesinde sadece birkaç ay önce çalışmaya başladı. Ama artık sınıştı, hani evin sabikası çabuk insanlardan değil. Nancy? Seslerim. Şen sesle cevap verdi Nancy, hem ilerlederdi işini, o vardı küpü hangisi elinde bulunardı. Nancy. Miss Polly'nin sesi sertlikle doluydu. Açan sana danışırım, pek isterim sen işinden bırakılıp seslersin ne anlatacağım. Zavallı Nancy kırmızıdı saçların kökleri neden. O hemen bıraktı küpü, paçavrada içinde kaldı. Bundan küp may yere düşecekti. Nancy hepten üzüldü. Da mem, adayırım mem. Kekileyerek yavaş sesle dedi o. Yemin oldu hani küp düşmeyecek, da çabuk döndü yüzünü Sabika'ya. Ben bırakılmadım işimden onuştan ki siz sımarladınız daha çabuk başarayım işimi. Onun Sabika'sı durdu kendini. Yeter Nancy, ben beklemeyerim senden af. Ben istedim, sen beni seslersin. Seslerim. Nancy tuttu soluğunu. O sayıklardı. Acaba bir kere bari bu insanın istediğini yapabilecek mi? Bu vakit adam, Nancy hiçbir kere işlememiş hizmetçi alemin evinde. Ama açan hasta anası birden hiç beklenmeyen bir vakit dul kaldı. Daha 3 küçük uşakla evinden Nancy'den kara. O zaman genç kızcağız anladı ki lazım ailesine yardımlasın da çıktı işe. O pek sevinerdi hani bulduğu işi Yılma'da bulunan büyük evin kuhnesinde. Kendisi Nancy 10 kilometre uzakta bulunan Küyüciz'den. Da bu yüzden Miss Polly için bilerdi sadece hani o Harrington'ların büyük evin sabikası hem hani o dolayda en zenginlerin biri. Bu kadar o bilerdi 2 ay geri. Ama şimdi o artık bilir hani Miss Harrington sert sabika, çetin bakışlı insan hem hani o pek dürer kendini herlim sofradan yere düşerse bıçak ya da neredeyse uğrarsalar kapıları. Ama hiçbir kere yaşamasında gülümsemer, bıçaklar yerinde de olsa, kapılar ıslah kapalı da olsa. Akşam başaracağınız sabah hizmetlerinizi, Nancy. Anladardı o vakit Miss Polly. Yakışarsa tavanda bulunan küçük içerici pakla, hem döşekleri döşe. Orada lazım silme tozları, yerleri yıkama, elbette ilkin hepsi çekmeceleri hem sandıkları oradan çıkardığına. İslam'ım, nereye geçireyim, hepsini niye oradan çıkaracağım? Taşı onları öbür tavana. Hangisi ön kapıların uğrunda bulunur. Biraz durgunup şüphelenip Miss Polly ekledi. Sanırım Nancy, hani artık size açıklayabilirim. Ne olur? Yakınlarda bana gelecek benim kakumun kızı, Miss Pollyanna Whitter. O 11 yaşında, da bu içeri tavanda ona dini. Miss Harrington, size gelecek küçük kızcağız mı? Allah'ım ne büyük kısmet. Yükseltmiş sesini Nancy. Hemen aklına getirerek ne kadar güneşli, sevinmelikle dolu anasının evi, açan o dolu küçük uşaklarla. Onun kardeşliklerinden hem kız kardeşliklerinden. Kısmet mi? Soğuklukla sesinde karşı durdu Miss Polly. Bu türlü lafları ben alatlamayırım kullanma. Ama gene de kendi uğrumu ben yapacağım. Bu uşağın terbiyelemesini ben kahve elime alacağım. Ben dürüst insan da kendi borcumu pek iyi anlarım. Nancy'nin yüzü gene koyu kırmızı oldu. Doğru mem. Ben sadece sayıkladım hani eğer sizinle kızcağız yaşarsa o yaşamanızı düzecek, güzelleştirecek. Hızlı söyleyiverdi Nancy. Sağ olun. Kısadan cevapladı ona karı. Sanmıyorum hani pek var bunda zorum. Ben eminim siz büyük sevinmelikle kasavetleneceğiniz onun için. O kakunuzun kızı. Gerginlikle dedi Nancy.
O az buçuk duyardı hani lazım savaşsın da dürtsün sabikasının yüreğini, uyandırsın onda barlım biraz iyi duygu bu yüzsüz uşak için. Miss Polly hodulanarak çenesini yukarı kaldırdı da dedi. Diyeceğim sana Nancy, hani yok büyük sevinmeli konuda ki senin kakun o kadar adam fikirsizdi. Hani evlendi de getirdi bir uşak bu dünyamıza, nerede artık öyle de çok lazımsız uşak var. Ama nice dedim, sanırım ki doğru anlarım kendi borcumu. Unutmayın tozları her bir köşeden süpürme Nancy. Birden başardı lafını da çıktı. İslam'ım, ofladı Nancy. Da gene tutundu yıkama küpü. Su onun içinde çoktan soğudu, kirin de yarısı kurudu da sıra geldi yeniden başlama bu işi. Kendi içerine döndüğünden Miss Polly gene mektubu açtı. O onu 2 gün geri kabul etti uzakta batıda bulunan bir kasabadan. Da pek şaştı hem hiç sevinmedi. Mektup yollanılmış Miss Polly Harrington'a. Da içinde tane vardı yazılı. Çok saygılı madam. Sıra gelir büyük kahırla hem pişmanlıkla haberliyim size ki saygılı John Whitter geçindi 2 hafta geri. Onun üysüz uşağı kaldı. 11 yaşında kızcağızı. Birkaç kıyıttan kare başka varlığı yoktu. Zerenici de bilirsiniz o kendisi küçük lisenin pastoruydu. Kazancı onun pek azdı. Nice bilirim bu adam sizin çoktan geçirmiş kakonuzun kocası. O kadar ki onun lafından anladım hani kız kardeşlerin arasında ilişkiler pek iyi değilmiş. Gene de o hesap aldı hani siz sayacağınız kakonuzun adını da bu üzere isteyeceğiniz kabul etme evinize kızcağızı hem büyüteceğiniz onu dedusunun yerlerinde. Bu yüzden ben kıyılıştım sizi rahatsız etmeye. Siz bu mektubu kabul ettiğinden kakonuzun kızı yola çıkma hazır olacak. Eğer siz kayılsanız bu uşağı kabul etme, biz pek sevineceğiz eğer siz bize çabuk cevap vererseniz. Da kızcağız da daha hızlı yetişecek size. Kasabamızda karı koca yaşarlar. Onlar niyetlenirler yakınlarda gün doğusuna doğru yola çıkma. Hem kayıl oldular uşağı Bostana'dan geçirme. Oradan da trenle Bendesville'den yollandırma. Belli ki biz size haberleyeceğiz hangi günü hem kaçta uşak yetişecek size. Umutlanırım iyi haberler sizden kabul etme. Sizin hizmetçiniz Jeremy White. Dürüp kaşlarını Miss Polly büktü yaprağa da sakladı onu mektubun içine. Bu mektuba o ta dün cevap etti hem cevabında kayınlık verdi. Da şimdi o sadece umutlanardı hani doğru anlar kendi borcunu hem ona verildiği görevleri yapabilecek ne kadar da o onları sevmese. Ansızdan onun aklına geldi kakusu, Jenny. O bu uşağın anasıydı. Da Miss Polly düşünmeklerinde geçti o vakitlere açan Jenny 20 yaşında kızcağız bakmayarak anasının hem babasının yalvarmaklarına evlendi genç papazla. Onunla evlenme isterdi başkası, bir zengin adam. Ailesi pek isterdi ona evlensin ama hiç kimseyi seslemeyip Jenny kendi istediğine göre yaptı. O zengin adam büyük yaştaydı ama parası da vardı çok. Papazınsa hiçbir şeyciği yoktu, sadece gençliği vardı, havizliği, başı dolu genç ideal fikirleriyle hem sevgiyle dolu yüreği. Olmalı bu yüzden de ayırdı onu Jenny. Düğünden sonra onlar karı koca hemen yollandılar öğlen tarafına doğru. Orada Allah'ın lafını insanlara anlatmadığını. O zamandan beri haber onlardan yoktu. Miss Polly kız kardeşlerin küçüğüydü. Hem o vakitler tam 15 yaşındaydı. Ama bu olayı pek iyi aklında tutar. Ne işi vardı onların ailesinin bu papazla? O kadar ki bir kere o pek iyi tutar aklında, hani onlar kabul ettiler haber Jenny'den. O yazmış da hani doğdurdu kızcağız, adını koydular 2 kız kardeşlerin adına. Polly'nin hem Anna'nın. Jenny'nin öbür uşakları ta küçüklüğünde geçinmişler. Da bu yüzden ondan sadece bir kere haber gelmiş evlilikten sonra. Sadece birkaç yıldan sonra kısa yazı dolu acıyla hem kahırla gelmiş o uzak batı kasabasından, hangisinde o papaz yazmış ki karısı da geçindi. O kadar ki vakit durmazdı onların da büyük evinde. Miss Polly pencerenin uğrunda durardı, aklından geçirerdi 25 yılın olaylarını. O kendisi artık 40 yaşındaydı. Bu dünyada yapyalnızdı.
Babası, anası, kız kardeşleri hepsi geçindiler. Artık çok yıllar sıra vardı o bu büyük evin hem babasından kalan zenginliklerin biricik sabıkası. Çoğu insanların canı acıyardı ona. Hem savaşardılar kayılandırma ki edinsin kafadar, eş bulsun. Ama o kabul etmezdi ne onların nasihatlarını ne de acımaklarını. O derdi hani duymayar yalnızlığı, sever yalnız kalma. Paya koyar usluluğu. Ama şimdi Miss Polly durup kaşlarını hem sıkıp dudaklarını kalktı. Bu pek iyi, hani o dürüst insan hem anlar kendi borcunu kakusunun yönünde. Hem var büyük kuvveti bu borcu yapma. Ama gene de ne kadar fasılat. Pollyanna. İkinci baş. Dadu Tom hem Nancy. Hep o vakitte Nancy bütün kuvvetinden paklardı hem kürüyerdi o küçücük içerciyi tavanda. Hangisi için sımarladı Miss Polly. O hiç unutmadı iyice süpürme köşeleri. O havezle paklardı içerisini ama değil ondan ki paklıyı sever ama sadece ondan ki koyarken kuvvetini bu işe öfkesini çıkardardı. Nancy korkardı sabikadan nice ateşten ama kendisi de değildi pek yavaş insanlardan. Değil bu içeride, senin o cancızında hepsi köşeleri lazım, baklama. Ağır ağır soluyarak mırıldanardı o, her bir lafını söylerken de çabuk çabuk parçayla yıkardı yerleri. Senin o canında ben bilirim var bir alay köşe, her bir köşede de o kadar çok kir, hani sadece şaşıp kalırım. Kabahatsiz, küçük uşacıyı tutacak kilitte bu eski küçük içeride, burada sobada yok kışın ısınmadığını. Kendisi sayaşır büyük zengin içeride bir alay içer var, hepsi de birbirinden daha güzel. Baksana sen, uşakları da sayar lazımsız. Hem bağırınardı Nancy, hem de bütününe kuvvetinle ta parmakları sancılamayınca süzerdi parçayı. Bense derim, hani değil uşaklar ama başka bir insan lazımsız. Bir parça vakit Nancy sessiz işlerdi. Başardığı napaklama içeri ortasında durdu da bakındı doz dolay bakışla dolu iğrenmekle. Hazır, ofladı o. Nece de olsa ben işimi yaptım. Kir yok, başka bir şey de yok. Zavallı bahtsız uşak. Bu içernecek kapan olacak üyüsüz yalnız uşağı. Söyledi Nancy ve çıktı vurup kapıyı. Hey! Birden bağırdı o, anlayıp anne sesle söyledi bu düşünmeklerini. Hemen de ekledi. Bana ne? İşitti mi oysa işitmedi mi? Uğrumda da değil. Öğlen yemeğinden sonra Nancy buldu biraz boş vakit da kaçara gitti bahçeye, nerede yıldan Dadu Tom kazardı otları hem yolcu izleri paklardı. O geldi öğrenme ondan bir şey. Mr. Tom! Çekitti lafını Nancy. O bakındı kimse mi işitmer onları da sordu. Siz işittiniz mi? Hani Miss Polly'ye yakınlarda gelecek kızcağız. O yaşayacak burada. Ne dedin? Zor doğrudarak arkasını sordu Dadu. Küçük kızcağız Miss Polly'nin evinde yaşayacak. Hadi sen de şakalarının. Şüpheli gülümsedi Dadu. Mr. Tom, bu aslı. Kendi kulaklarımla işittim. Miss Polly söyledi bana. İnandırma savaşardı Nancy. O kızcağız kakusunun uşağı. O 11 yaşındaymış. Dadu'nun şaşmaktan ağzı açık kaldı. Ya bak sen, homurdadı o. İhtiyar bakışı birden yalpaklandı. O değil mi? Var nice olsun. Miss Jenny'nin uşağı. Hepsi kız kardeşlerin arasında sadece o yalnız evliydi. Doğru Nancy. O kızcağız Miss Jenny'nin uşağı. Şükür sana sahibim. Hiç beklemezdim ben hani ihtarlığımda vereceğin kısmet ki göreyim bu kamil uşağı. Ne söyledi Miss Jenny? O mu? O halis göklerden inen bir ayozdu. Duygulandı adam hem derin soluğunu çekti. O uşaklardan en büyüktü. 20 yaşındayken evlendi de gitti başka kasabaya.
Allah'ım, ne kadar çoktan bu iş oldu. Onun hepsi uşacıkları en bitkisinden gari erken küçüklüğünde ölmüşler. Öyle işittim. Date bitkincisi şimdi bize gelecek. O 11 yaşında. Olabilir. Salladı kafasını ihtiyar adam. Da o uşak uyuyacak tavanda. Ne suyu utanmır. Üfkelenerdi Nancy gene atarak bakışını ardında duran Eve. Tom dürdü kaşlarını. Bir kıpımdan sonra onun suratı gene şen şılardı. Meraklı iş. Acaba anlaşabilecek mi Miss Polly uşakla? Sordu o. Bana meraklı acaba anlaşabilecek mi uşak Miss Polly ile? Dado güldü. Sen Halle pek sevmersin Sabika'yı. Yesap aldı o. Var mı hiç biri kim onu sever? Tom şiret gülümsedi da gene eğildi işini yapma. Çıkar hani sen hiç Miss Polly'nin sevgilisi için işitmedin. Sevgilisi mi? Yok nece olsun. Bunu hiç kimse hallem işitmedi bu dünyada. Hemen tersine. Karşı durdu Dado. O adam kimi o severdi. Ta yaşır hem yaşır bizim kasabamızda. Kim o zaman? Bunu ben anlatmayacağım. Olmaz lav gezdirme Sabika için. Adam yavaşacık doğrulttu arkasını. Attı hodullukla dolu bakışını Eve. Hangisinde artık uzun yıllar sıra vardı çalışır. Hem hangisini sever bütüne öğrenin. Ama bu yok nice olsun. Miss Polly hem sevgi. İnat ederdi Nancy. Tom salladı başını. Sen bilmiyorsun Miss Polly'yi o kadar iyi ne kadar ben bilirim. Ben tutarım aklımda o vakitleri açan o pek güzel insandı. O istese şimdi de güzel olacak. Miss Polly güzel değil mi? Doğru. Eğer sıkmasa o kadar saçlarını, kol verse onları boşta, giyse niceleri bir beyaz dantelli fistan, hem başına da bir küçük çiçekli paraliye koysa, sen göreceydin ne kadar o kamil. Miss Polly değil ihtiyar babu nice sen düşünürsün Nancy. Değil babu mu? O zaman o pek iyi becerir yapılma babu. Bilirim. Açan sevgilisinden bağırıştılar. O zamanlardan o değişildi. O sansın her gün poyotu yer. O kadar adan sert oldu. Dikenle doldu. Haliz anne, fenalıkla söyledi Nancy. Hiçbir kere beğenmer bir şey. Ne de yapmasan. Bana para lazım olmasaydı, hem ailem zorda olmasaydı, hiçbir ayağımla da olmayacaktım burada. Ama gelecek vakit Tom da bitecek benim dayanmam. O zaman o diyecek bana, git Nancy, benim yok başka zorum sizde. Te göreceğiniz. Dado Tom salladı kafasını. Bilirim Nancy. Kendim hesap alırım. Hem hiç şaşmayarım. Ama bu değil çıkış uşağım. Bu değil çıkış. İnan bana. Da gene o eğildi işine. Nancy. Nancy. İşitildi keskin ses. Damım. Yavaş cevap verdi Nancy da evin içine alatladı. 3. Baş. Pollyana'nın gelmesi. Date vakitinde geldi mektup. Mektupta yazılıydı hani Pollyanna yetişir Beldinsville'e yarın. Kirez ayın 25'inde saat 4'te. Okuduğuna kağıdı Miss Polly dürdü kaşlarını, sonra da yollandı tavana. Baksın ne türlü hazırlandı içer uşağı diyene. Girdi, bakındı, da da pek dürdü kendine. İçerin içinde dil pek büyük, kırnak döşeli pat vardı. 2 çetin skemne balaban dayaklarla, aynasız dolap, hem küçük sofra. Ne perde pencerelerde, ne resim duvarlarda, bir şey yoktu. Bütün gün tavanın örtüsü kızardı güneşten. İçerin içi sıcaktı nice fırın. Pencerelerde yoktu marlı. Bu yüzden Miss Polly ısmarladı pencereleri tutmaya kapalı. Gene de pencerelerin birinde gezinerdi büyük sinek. O yukarı aşağı gezinerdi, fena bırınlardı hem savaşardı dışarına çıkma.
Miss Polly pek çabuk öldürdü hem sıvıttı sineğe azıcık açıp pencereyi. Sonra o kendine gene dürdü, doğrulttu skemleyi de çıktı içeriden. Nancy, çağırdı o kuhnyanın kapılarında durarak. Ben bir sinek temin buldum Miss Polly'nin içerinde. Bilmer misiniz kim açtı pencereyi? Ben sımarladım yeni mağarlı pencerelere. Onlar gelince bakın ki her kere pencereler olsun kapalı. Hem de yarın saat 4'te gelir kakumuzun kızı. Ben isterim ki siz karşılarsınız onu stansiyada. Gidiniz Timothy ile Bilataliga'da. Kağıtta yazılı. Uşağın saçları açık renkte, giyimli kırmızı kafesli fistana, hem başında samandan paralya. Bundan kara bilmiyorum bir şey. Ama sanırım bu kadar bilgi size yetecek tanımadığını uşağı. İslam'ım ama siz... Miss Polly olmalı anladı ne isterdi Nancy söylemezlere hemen dürdü kaşlarını da çetin dedi. Yok, ben gitmeyeceğim. Sanmıyorum hani bunda zorumuz var. Bu kadar Nancy. Sonra döndü de gururlu gitti. Sayıklarak hani hazırladı hepsine ne lazım uşağın gelmesi için. Nancy yalnız kaldığıyla öfkeyle sıvıttı ütüyü. Açık renkte saçlar, kafesli fistan, samandan paralya. O sadece bu kadar bilermiş. Ben onun yerinde olaydım. Yer içine gireceydim. Onun kakusunun biricik kızı gelir ona dünyanın daha öbür kenarından. Oysa hiç utanmırdı. Öbür günü saat 20 minutsuz 4'ken Timothy hem Nancy açık taligada misafire karşı çıktılar. Timothy Tom'un oğlu. Kasabada çoğu laf eder de hani eğer Tom Miss Polly'nin sağ yeli ise o zaman Timothy onun sol yeli. Timothy iyi yürekli hem yakışıklı çocuk. Bakmayarak hani Nancy dil çoktan başladı bu evde işleme, onlar pek çabuk yetiştirdiler kafadarlaşma. Ama bugün Nancy hiç istemezdi laf etme. O derin sayıklarda ne soy karşılayıcı kuşağı. Bütün yol susardı, bir de laf kaçırmadı. Stansiyaya yetiştiğin anda indi Taliga'dan da uslu beklerdi. Gene Nancy fikrinde geçirerdi lafları. Açık renkte saçlar, kafesli fistan, samandan paralya. O tutuşardı dayanamamazlıktan. Ne soy uşak bu Pollyanna? Ona yaklaştı Timothy yakınlarda. Umutlanırım hani bu uşak pek uslu hem akıllı, kaçırmayır bıçakları yere, vurmayır kapıları, dedi o ona oflayarak. Doğru söylersin. Zira o öyle değilse Allah bir bilir ne olacak bizimle. Geniş gülüşle gülümsedi Timothy. Düşünme de korkarım ne yapacak Miss Polly pek çemrek uşakla. Ev cendim gibi olacak. O de düdükte bağırdı. Yaklaşır tren. Of Timothy, söylesene bana, niçin o kendi gelmedi karşılasın kakusunun kızını? Nice düşünersin, güzel mi böyle yapma? Korkuyla çabuk dedi Nancy, sonra da birden dönüp kaçtı o tarafa nereden Tais'la görünür kim iner trenden. O pek hızlı hesap aldı Pollyanna'yı. Küçücük kıvrak kızcağız kırmızı fistana giyimli. Saçları açık renkte hem sık sık. Onlar örülü iki pelik. Samandan paralel altından bakardı küçücük çilli suratçık. Uşak durmamayıca çevirerdi başını bir sağa bir sola. Belliydi hani o arar kimse. Nancy hemen onu tanıdı ama yaklaşma anlatlamazdı. Zeri titrerdi dizleri. O yaklaştı uşağa o zaman açan artık kimse kalmadıydı stansiyada. Siz Miss Pollyanna mı? Kekleyerek sordu o. Da hemen o kapımda iki küçük yelcez kahve sardı onu, may soluksuz bıraktı Nancy'yi. Ben o kadar sevinirim hani buluştum sizinle. Keskin sesçez bağırdı onun kulağında. Elbet ki ben Pollyanna. Ben o kadar sevinirim hani siz geldiniz beni karşılama. Ben pek umutlanardım hani siz geleceğiniz. Haliz mi? May sessiz sordu Nancy, anlamayarak nereden Pollyanna bilerdi onun için hem de umutlanardı hani o karşılayacak onu. Siz umutlanardınız mı? Şaşarak tekrarladı o, hem savaştı doğrultma paralelyasını. Elbet, bütün yol ben düşünerdim acaba ne olsunuz siz? Büyük sesle dedi uşak hem büyük merakla seyrederdi Nancy'yi ayakların ucundan başınadan. Nancy de sakınıp durardı.
Dati ben karşılaştım sizinle. Hem pek sevinirim anne siz böyleyseniz. Nasıl görüyorum sizi. İlerlederdi lafını Pollyanna. Onlara yaklaştı Timothy. Da Nancy kolaylıkla kol verdi soluğunu. Pollyanna'nın lafları onu daptır etti. Tanışın, bu Timothy. Belki sizde var canta. Var. Gururlu salladı başını Pollyanna. Hem de o yepyeni. Onu bana bağışladı insanlar yardım komitetinden. Bu pek iyi bağışış. Değil mi? Onlara pek lazımdı kilim kilisenin içine. Halizden söyleyeyim, ben bilmiyorum çok mu kilim var nice alma bu parayla hangisini onlar harcadı bana bu cantayı almadığını. Ama allim çok. Yarı kiliseye olmalı yürüteciydiler öyle. May unuttum. Benim cantamda var küçük yapracık. Mr. Gray dedi hani o çek hangisini size lazım vereyim kendi cantama geri kabul etmediğini. Mr. Gray, Mrs. Gray'in kocası. Mrs. Gray ise diakonun karısının kız kardeşi. Onlar beni evden ta Boston'dan geçirdiler. O kadar onlar iyi yürekli insanlar. Lafım yok. De nerede o? Başardı lafını Pollyanna da uzalttı Nancy'ye çantasında bulunan çeki. Nancy çekti derin soluk. Bu uzun anlatmadan sonra ona o hava pek lazımdı. O attı saklı bakış Timothy'ye. Timothy de mahsus bakardı bir tarafa. Hepsi artık oturdu taligaya. Pollyanna'nın çantasını gerkis kemliğe koydular. O kendisi de yakışıklı oturdu Nancy'nin hem Timothy'nin arasında. Hazırlanarken geri yola çıkma, bu uşak hep bir soru sorardı, anladardı neyse, o kadar çok laf ederdi, hani Nancy savaşarak hepsi sorulara cevap etme, bitkiye yoğruldu. Ne Kamil, uzak mı yolumuz? Pek umutlanırım hani uzak, severim gezinme. Dedi Pollyanna açan taliga çekitti gitme. Ama değilse uzak yolumuz, o da isla. Ben pek sevineceğim çabuk eve yetişersek. Yani güzel sokak. Ben bilerdim. Hani öyle güzel. Babam bana anladardı. Bu lafları söylediğiyle o sustu da çekti içini. Nancy kahırlı baktı ona. Gördü hani uşağın çenesi titrer. Gözleri de dolu yaşla. O kadar ki birkaç kıpımdan sonra o başını girgin kaldırdı da kuşçağız gibi cıvıldardı öteye doğru. Babam bana onun için hepsini anlattı. O hepsini aklında tutardı. Ben may onu derdim. Ben ta buluştuğuna lazımdı size anladığım. Miss Gray sımarladıydı. Hemen açıklayayım size niçin ben kırmızı fistanlanım da değilim giyimli karalara. O dedi hani size bu fasıl görüneceğimiş. Ama böyle oldu o yüzden hani kilisede bulunan giyimlerin arasında yoktu kara ruba. Vardı sadece bir kara bluza ama diakonun karısı kara dedi hani o bana hiç güzel durmayır. Hem de o pek inikti. Beyaz lekeleri vardı dirseklerinde hem başka yerlerde de. O zaman komitetin karıların birazı istediler alma bana bir kara fistan hem paralıya. Ama öbürler dediler hani paralar lazım kiliseye kilim almadığını. Miss White dedi hani belki böyle ta islazeri o pek beğenmemiş uşakları kara rubalarda. Ben istedim söyleme hani o uşakları o sever elbet ki ama beğenmer açan onlar kara rubalara giyimli. Pollyanna durgundu, aldı soluk da o zaman Nancy söyleyebildi birkaç laf. Ben yeminim hepsi ıslah olacak. Pek sevinirim anne siz böyle düşünürsünüz. Ben de sizinle bir fikirdeyim. Elbet ki ben karalara giyimli olaydım o zaman bana zor olacaktı sevinme. Salladı başını Pollyanna da gene çekti içine. Sevinme? Koparlandı şaşan Nancy'den. Doğru. Sevinme anne babam gitti göklerde yaşama. Mamumla hem kız kardeşliklerimle bile. O derdi bana anne ben lazım sevineyim. Kime erkerim? Bu hiç değil kolay. Kırmızı fistana giyimliyken de. Zehri ben onu pek severdim. Ne sayıda savaşmasam sevinme hep o kadar duyarım anne böyle değil doğru. Allah aldı onu kendine. Mamuyla kız kardeşliklerimde de var Allah yanında. Angiller. Bendese kimse yok. Komitetten insanlardan kara. Ama şimdi bana olacak daha kolay. Zehri bende varsınız siz. Polly Lelu. Ben pek sevinirim anne siz bende varsınız. İşittiğiyle bunu Nancy'nin acıganlığı uşağı döndü korku duygusuna. O sanırım anne siz
Sanırım hani pek yanılırsınız. Zor zor söyledi o. Ben sadece Nancy. Ben değilim sizin Polly Leylon'unuz. Siz değil misiniz Polly Leylon? Korkarak yavaş dedi zavallı uşacık. Ben Nancy. Hiç aklıma da gelmezdi hani siz beni onunla şaşıracağınız. Biz onunla hiç benzeşmeriz. İnanın bana. Timothy sessiz güldü. Ama Nancy hesap almadı onun bu şenliğini. Kimsiniz siz o zaman? Siz hiç komitetten insanlara da benzemiyorsunuz. Sordu Pollyanna. Bu sıra Timothy güldü sesle. Ben Nancy, hizmetçi. Ben evin içinde hepsi işleri yaparım. Sadece Miss Polly'nin donaklı rubalarını yıkamayarım hem ütüye vurmayarım. Bu işi yapar Miss Jordan. O zaman çıkar hani Miss Polly halizden var? Kahırlı sordu uşak. Var. Kattı lafını Timothy. Pollyanna'nın yüzü hemen şılama başladı. O zaman hepsi isle. Birkaç kapımdan sonra o gene şen laf ederdi. Diyeceğim anne bu pek iyi. Anne Leylom gelmedi beni karşılama. Bilir misiniz niçin? Zira şimdi ben var nice sevineyim. Hani yakınlarda tanışacağım onunla. Hem de sevinirim hani bende siz varsınız. Nancy kırmızıdı. Sayarım hani bu pek becerikli kompliment. Sevgilikle güldü Timothy Nancy. Ya şükür et gençecik kızcağızı. Ben düşündüm Miss Polly için. Sakınarak dedi Nancy. Pollyanna şen soluğunu koyverdi. Ben de onun için düşünerim. O kadar meraklı bana bu tanışmak. Anlayınız o benim biricik Leylom. Bense onun için hiç bilmezdim ileriden. Sonra babam anlattı bana hani o yaşar bir pek büyük hem pek güzel evde yılmanın en tepesinde. Öyle de var. Siz şimdi göreceğiniz o evi. Bakın diye uzakta oturur. Beyaz yeşil pencerelerle. Yani güzel ama da çok yeşillik hem fidanlık orada. Sanırım hani ben şimdiden hiçbir kere görmedim bu kadar çok ot birir de. Nancy, Polly Leylom'da çok mu para var? Da miss, pek çok. Ben pek sevinirim buna. Sanırım hani bu büyük mutluluk açan var çok paran. Ben hiç yoktur tanıştığım insanlarla hangilerinde var çok para. Sadece Mrs. hem Mr. White'larda. Onlar da alelem değil az zenginlik. Onların hepsi içerilerinde döşeli kilimler. Pazarlarda da onlar yerler dondurma. Polly Leylom'da yerler mi dondurma pazarlarda? Nancy salladı başını. Onun dudaklarında pedalandı kısa gülüş. Da onlar Timothy ile şen baktılar birbirine. İyi merler miss. Bana gelir anne sizin Leylon'unuz sevmer dondurma. Ben yoktur gördüydüm sofrada onu. Pollyanna'nın yüzü çöktü. Öyle mi? Ne yazık. Anlayamıyorum nice var nice sevmemeye dondurma. Ama yok bir şey. Ben buna daha da pek sevineceğim. Zira çok dondurma yemezsen o zaman yüreğin de acımayacak nice Mrs. White'da. Bilir misiniz biz onunla sıkça dondurma yerdik. O zaman belki Polly Leylom'da kilim var içerilerde. Kilim onda var. Her bir içeride mi? Kam her birinde. Cevap verdi Nancy da onun suratı birden küsülü oldu. Aklına geldi o boş içercik tavanda nerede yok bir de kilim. Ben pek sevinirim. Şen bağırdı Pollyanna. Pek mayılım kilimlere. Bizde evde hiçbir de kilim yoktu. Sadece 2 küçük bağlacık. Onları kiliseden verdiydiler. Onların birinde yazıldan çirkin lekeler vardı. Hem de teta Mrs. White'da vardı resim içerilerde. O kadar adam güzel. Onlarda görerdim resimli gülleri, dizlerinde dua eden kızcağızı hem çocukları. Vardı resimler kediciklerle, koyuncuklarla, aslanlarla. Ben istedim söyleme hani onlar değildi bile. Koyunlar hem aslanlar. Biblia'da yazılı hani aslanlar hem koyunlar bile yaşayacaklar. Ama o vakitler daha gelmedi. Daha yerken. Bu yüzden onlar hani resimlerde gördüm onlar ayrı durardılar. Siz bilmiyorsunuz mu resimni? Ben bilmiyorum. Tutnuk sesle cevap verdi Nancy. Bense pek beğenirim. Bizde evde resim de yoktu. Siz olmalı bilirsiniz hani kiliseden pek sık öyle iş vermiyorlar. Sadece bir kere bize düştüydü bahşiş. Birden 2 resim. Onların biri o kadar adam güzeldi. Hani babam sattı da paralarla bana ayakkabı aldı.
Öbürüsü o kadar eskiydi hani hemen daldı ta biz onu astıyla. Şişesi kırıldıydı. Ben o kadar ağladıydım. Ama şimdi ben sevinirim hani bizde evde yoktu çok güzel pahalı işler. De şimdi ben daha da pek beğeneceğim Polly Leylum'un evini. Zira ben sınaşmadım onlara. Anlar mısınız? Denice de saçlarına deni bantalar. İlkin vererdiler bana sadece eski, kara hem solmuş bantaları. Sonrası birden vererdiler yeni, şıralı, güzel. Onları piliğine yürürsün da duyamırsın bakma hem sevinme onlara. Ah Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar kamil ev. Sevinmelikle bağırdı o, açan taliga saptı geniş avul içine. Açan Timothy inmeye etti da uzandı çantayı alma. Neyse buldu bir iyi kapım da kulağına yavaş seslendiydi. Büyünden öte Timothy George'un ben hiç düşünmeye de istemerim işten çıkma. Ne isterseler teklif etsinler bana. Bir adım birden yapmayacağım. Hiç laf da olmasın. Gülümsedi genç olan. Beni de buradan uğradamayacaklarından sonra bu uşakla burada olacak daha büyük şenlik. Şenlik mi? Fena tekrarladı Nancy. Ben pek korkarım hani bu uşak hepten unutacak ne o şenlik bizim bu sabi kıyılan. Timothy, ona lazım yardım. Ben onun yardımcısı olacağım. Adayırım sana. Gururlu dedi Nancy. Sonra da döndü, tuttu Polyanna'nın yelini da geniş basamaklardan evin içine götürdü. 4. Baş. Polyanna'nın içerisi. Pollyanna hem Nancy içerin kapılarında peydalandığıyla Miss Polly hiç zahmet etmedi kalkmaya ayağa da. O selamleşti uşakla oturukça, may atıp bakışını kağıttan hem uzalttığı elini angısının her bir parmağında sansı yazılıydı laf. Borç. Pek sevinirim tanışmamıza Pollyanna. Ama o yetiştirmedi başarma lafını nice Pollyanna kapılardan uçarak kaçtı bütününe içeriden da hemen sarıldı Leylüs'na. Angısının yüreği bu olaydan hiç yumuşamadı. O sadece pek şaştı. Polly Leylum, siz bilseniz ne kadar ben sevinirim hani kabul ettiniz beni evinize yaşamayı sizinle. Yavaş ağlardı o. Siz hiç bilmiyorsunuz ne soy kısmet bu. Hani bende siz varsınız. Hem Nancy hem hepsi de bunlar. Bende ileri vardı sadece karılar iyilik kabinetinden. Ben bilmiyorum onları ama bu var nice olsun. Kasadan cevap verdi Miss Polly, savaşarak boşanmaz sıkı tutunan küçük parmacıklardan hem sert baktı kapılarda duran Nancy'ye. Sağ olun Nancy, var nice gidersiniz. Şimdi Pollyanna yakışarsa götür kendini uslu. İnsan gibi durun ayakça. Ben sizi daha göremedim. Pollyanna hemen sesledi. Siz doğru söylersiniz Leylo. Biraz zoruna gülümseyerek dedi o. Ama korkarım siz pek beğenmeyeceğiniz çillerin beterine. Hem de ben hemen lazım anladığım size kırmızı fistanım için hem kara bluza için inik dirseklerle. Ben Nancy'ye artık anlattım. Nice babam dediydi. Öyle. O kadar ki yapın bir iyilik. Büyünden öte unutun hepsini ne size söyledi babanız. Çetin sesle angısına zor karşı durma dedi Miss Polly. Sanırım anne siz geldiniz cantalarınızla. Belli bir şey Polly Leylu. Bende pek güzel canta. Onu bana iyilik komitetinden karılar bağışladı. Onun içinde pek çok giyim yok. Nice benim rubalarım çok yok istedim söyleme. Bitki vakitler pek çok kız rubası yoktu kilisede yardımların arasında. Ama orada babamın hepsi kağıtları. Miss White dedi hani onlar şimdi hepsi kalır bana. Benim mirasım. Zira benim babam... Pollyanna. Birden kesti uşağın lafını Polly Leylusu. Bir işi lazım öğrenirsiniz en başta. Ben dayanamayacağım eğer siz babanız için anlatmalarınızı ilerlederseniz. Zavallı uşak sakınarak tuttu soluğunu. Nice siz düşünürsünüz Leylu? Pollyanna dalgalandı da başaramadı lafını. Leylusu ilerletti lafı. Şimdi ben sizi yukarı götüreceğim sizin içerinize. Sanırım anne sizin rubalarınız artık orada. Ben sımırladım Timothy onları kaldırsın içeri. Belli ki eğer sizde varsa o giyimler hem cantanız. Hadi Pollyanna gel ardıma. Bir de laf kaçırmadı Pollyanna. Leylusunun ardına çıktı içeriden. Gözleri parlardı yaşlardan.
Ama o gergin kaldırdı çenesini. Nece de olsa isla annelerim izin vermer anladım babam için. Düşünerdi zavallıcık. Ben onun için anlatmarsam bana yakınlarda olacak daha kolay. Acım geçecek. Belki o bu yüzden Smırladı anlatmayayım babam için. Pollyanna gene inandı Annelolus'u pek iyi insan da silip yaşlarını başladı büyük havezle hem merakla seyretme evin içini. O kalkardı basamaklardan. Onun yönünde Lelus'un güzel kara bürüncük fistanı hışırdardı. Her bir kapının ardında gözü mayıllıkla yasapalardı yumuşak renkli kilimleri hem atlas yalıbık skemneleri. Ayakların altında bulunan kilim de o kadar yumuşacıktı. Sansa o değildi kilim üstünde ama yumuşak otlarda gezinerdi. Bir alay resimlerin çerçeveleri de parlardı altın boyadan. Güneş taşılardı ince perdelerin arasında. Hepsi burada nice masaldan zengin yapılarda. Polly. Şaşarak hem yavaş sesle dedi uşak. Ne kadar güzel, fasıl, kamil eviniz. Nice hiç kimseydi. Siz olmalı pek sevinirsiniz zenginliğinize. Pollyanna! Birden döndü yukarı basamakta Lelus'u. Da keskin sesle bağırdı. Ben pek şaşırım hem hiç hoşlanmıyorum sizin laflarınızdan. Niçin Polly, siz sevinmiyor misiniz buna? Belli ki sevinmiyorum Pollyanna. Umutlanırım hani kaybetmeyeceğim aklımı o kadar adan hani başlayayım hodullanma onunla neyi yaratıcımız verdi. Söyledi insan. Hodulluk varsa da bende o hiç değil zenginlik beterine. Bu laflarla Miss Polly döndü da ilerledi hayattan kapıya doğru. Angisinin ardında bulunardı basamaklar tavana. Kendi fikrinde o pek sevinerdi hem kutlardı kendini anne vermedi uşağa isla içerilerin birini. Ayırarken içeri kızcağızaydığını, o sadece düşünerdi hani uşak pek sık gözün önünde bulunmasın hem bozmasın pahalı palaları ya da başka işleri. Şimdi ise gördüğüne uşakta sevgili zenginle Miss Polly daha da yemin oldu hani bu boş, sade içer, daha da yakışacak Kaksu'nun kızına değini. Bu vakit Pollyanna küçücük ayıcıklarından giderdi Lelus'un ardına. Büyük mavi gözlerinden savaşardı bakma her yere birden. Bir şey kaçırmama. Bir de güzel meraklı işi bu evin içinde. Ama hepsinden pek çalışkan fikirciyle savaşardı tanıma acaba hangi kapının ardında onu bekler güzel içer, tantelili perdelerle, yumuşak kelimelerle hem resimlerle. Ama Lelus açtı kapıların birini. Orada bulunardı basamaklar. Hiçbir şey meraklı burada yoktu. Boş duvarlar, yukarıda karanlık. En uzakta da nerede yurtu yakın bulunardı tavanla, hepten de görünmezdi bir şey. Orada tepeyle yuvuluydu bir alay çekmeceler, sandıklar. Hava ağırdı, sıcaktı. Pollyanna kafasını kaldırdı daha kolay soluma diyene. Sonra hesap aldı Lelus'u açtı ta bir kapıyı. De sizin içeriniz Pollyanna. Cantanızda nice görerim artık burada. Sizin var mı anahtarınız? Pollyanna lafsız salladı başını. Gözleri yayıldı korkudan. Leylus sürdürdü kendini. Açan soru sorarım Pollyanna. Cevap ver lafla, değil sadece jestlarla. Var Polly. De, böyle daha iyi. Sağ olun. Umutlanırım hani bu içeride var hepsi ne lazım size. Ekledi o, hem attı bakışını yerde duran suyla küpe, hem sofrada bükülü peşkirlere. Ben sımırlayacağım, Nancy yardımlasın size yerleştirmeye giyimlerinizi. Akşam yemeği saat 6'da. Başardı lafını o. Da derin duyguyla hani yaptı hepsini ne ondan istenir, indi basamaklardan aşağı. Onun gitmesinden sonra Pollyanna ta birkaç kapım dürtülmeyerek durardı hem bakardı onun ardına. Sonra o attı bakışını resimsiz duvarlara, kilimsiz hem palasız yerlere, pencerelere anglarında değil yeğeni ama eski bir yerde de yoktu. Sonra o hesap aldı küçük cantasını. Angısı değil çoktan durardı onun kendi içerinde, evde. Angısı bulunur uzaklarda batıda. Gözleri doldu yaşla. Hiçbir şey görmeyerek hem kösteklenerek kapayıp yerlerinden suratını birkaç kapımda o ilerledi cantaya doğru da diz çöktü onun yanında. Ama açıldı kapı, içeri girdi Nancy.
Ağlama küçücüğüm, ağlama zavallıcığım. Yavaş yalpak sesle çekittirdi o lafını. Yerleşti uşağın yanında, sardı omuzlarından. Ben böyle de düşünerdim hani bulacağım seni burada ağlayarak. Pollyanna salladı başını. Ama Nancy, ben bilirim hani ben pek fena, pek tersine kışazım. Ağlardı o. Nisu'yla savaşmasam ben hiç inandıramıyorum kendimi. Hani Allah'a hem onun angellerine benim babam 1000 kere daha lazımdı ne kadar bana. Pek o lazımdı onlara. Birden homurdadı Nancy. Ah Nancy! Derin korku birden kuruttu uşağın yaşlarını. Nancy sakınarak sırıttı hem bütününe kuvvetle uğudu gözlerini. Ben başka istedim söyleme uşağım. Yanıldım. Savaştı o doğrultma lafını. Hadi senin anahtarınla açacağız cantayı, çıkaracağız senin fistanlarını. Biz çabuk başaracağız bu işi. Hep bir daha ağlayarak Pollyanna anahtarı uzalttı. Ama bende yok çok fistan. Kekleyerek dedi o. Daha da İslam. O zaman biz daha da hızlı yerleştirebileceğiz onları. Söyledi Nancy. Pollyanna hemen sevinerek gülümsedi. Doğru. Ben buna var nice sevineyim öyle. Büyük sesle dedi o. Nancy anlamadı onu. Doğru söylersin. Cevapladı o şüphelenerek. Nancy'nin çemrek elleri 5 minutta çıkardı hepsi giyimleri, kağıtları, yamalı fistanları. Pollyanna artık mutlu kaçınardı içeride. O havezle çalışardı dedi artık hepsi fistanlar asılıydı yerli yerinde. Alt giyimleri çekmecedeydi, kağıtları da sofranın üstünde diziliydi. Eminim bu olacak Kamil için. Siz nice düşünürsünüz? Oturarak soluklanma sordu o. Cevap kabul etmedi. Nancy aktarardı cantanın içini. Pollyanna küsülü baktı boş duvarlara. Ben sevinirim hani burada yok ayna. Zira yokken ayna ben görmeyeceğim benim çillerimi. Nancy'nin ağzından çıktı fasıl bir ses. Ama açan Pollyanna döndü. Nancy hep öyle öteye doğru ayırardı rubaları. Birkaç kapımdan sonra açan uşak yaklaştı pencere. O sevinmelikle ses etti hem başladı palmalarını düğme. Neyse ben daha şimdi hesap aldım bunu. Yavaş dedi o. Ya bakın ne güzel fidanlar ki orada. Evler, kilise hem dere yalabır nice gümüş. Bu güzellik 100 kere daha iyi ne kadar dünyanın hepsi resimleri. Öyle ya Nancy? Ben o kadar sevinirim Alelelum verdi bana bu içerisine. Pollyanna pek şaştı açan Nancy ağlamaya başladı. O hemen yaklaştı yanına. Ne olur Nancy? Nancy, niçin siz ağlarsınız? Şaşardı o. Sonra da sakınarak sordu. Oysa bu sizin içeriniz değil mi? Benim içerim? Nancy acıyla tekrarladı yaşlarını yutarak. Sen küçük ayusçuk. Göklerden bize indin. Yemin ederim yerin bir kimseyi vakıdında hesap almazsa. Of Allah'ım gene ses eder. Da bırakıp yarım lafını Nancy kalktı ayağa, kaçarak çıktı içeriden da basamaklardan aşağı doğru çemirek indi. Kaldığına yalnız Pollyanna hemen döndü kendi resmine. Bu türlü ad verdi o bu güzel görme tavanın penceresinden. O değdi pencerenin çerçevesine yelinden. Ona gelerdi hani artık bir de ziyade kapım dayanamayacak bu havasız sıcağa. Büyük sevinmelikle o hesap aldı hani pencere kolay açılır. Hemen geriyeden açtı onu da ardılıp pencerenin setine alardı taze soluk. Hava doluydu güzel çiçek kokusundan. Sonra o kaçtı ikinci pencereye. O daha da kolay açıldı. Hemen içeri uçtu büyük sinek. Kulağın yanında bırınlamaya başladı. Onun ardına girdi ikincisi, üçüncüsü ama Pollyanna hiç hesap almardı onları. Ama o hemen gördü şaşılacak işi. Evin yanında büyerdi balaban fidan. Angısı dallarıyla yetişerdi daha pencereyeden. Onlar sansı yalpak iyi yel, angıları uzanıp kendine çağırardılar. Pollyanna birden büyük sesle gülmeye başladı. Elbet ki ben bunu yapabilirim. Seslen dedi o, hep bir gülerek. Bir kapımın içinde Pollyanna çemirek bindi pencerenin setine, oradan da bir adımda dallar üstüne bindi. Daldan dala inerek o çabuk yetişti en aşağı dala. Ama ondan yere atlama kıyılıştıramazdı. Korku sarardı onu. Bakmayarak hani o ta planalardan sınaşık fidanların tepesinde tırmanma. Ama gene de o kıyılıştı. Tutup soluğunu
sallandı kahve küçücük elciklerinde da yeni konu yumuşak otlar içine çöktü. Hemen kalktı da başladı doz dolay bakınma. Burası evin ağırdıydı. Onun yönünde bulunardı başça, hangisinde başçıcı dadu işlerdi. Biraz daha ötede yayılardı tarla. Onun ortasında bulunan daracıcık yolcaz dik yılmaya götürerdi. O yılmanın tepesinde büyük bir taş durardı, hem yanında bir bekleyici gibi çam büyerdi. Pollyanna değil Pollyanna hemen kararlamaydı pinme o taş üstüne. Sinip bağlarların arasında çabuk hem çemrek uşak pek kolay geçti işleyen dadun yanından. Da kaldı hesap alınmadık. Sonra ağır ağır solayarak o çıktı dar yolcaza da yürüyerdi yılmaya doğru. Ah, bana sıra gelecek çoğu gitme hem oya yetişme o taşadan. Pencereden olsa bana o kadar yakın görünerdi, düşünerdi yorgun Pollyanna. 15 minut daha sonra evin önünkü içerinde asılı duran saatler göstererdiler saat 6. Dürüp kendini Miss Polly dayanmasız ses etti. O kalktı yerinden, çıktı yön içeri, durgundu merdivenin uğrunda da beklerdi. 1 minut kadar o ses serginerdi. Bakışını kaldırardı yukarı. Sonra da gururlu döndü geri sofraya. Nancy, sesle hangisi doluydu kararla çağırdı o hemen açan hizmetçiyka girdi içeri çanaklarla yerlerinde. Nece görersiniz, kakumun kızı pek dik, hem geçlenir. Dur, hiç niyetlenmedi onu çağırma. Sert ekledi o gördüğüne ani Nancy kapıya doğru ilerledi. Ben ona söyledim saat kaçta biz akşam yemeğine toplanırız. O kendi çekecek çekiyi seslememezliği için. Yok hiçbir sebep geç kalmadığını. Açan o acıkacık hem aklısına getirecek yemek için o zaman verebilirsiniz ona bir çölmek süt hem bir parça ekmek. İslam'ım. Pek iyi ki bu kapımda Miss Polly görmedi Nancy'nin yüzünü. İdikten sonra ta bulduğuna biraz bol vakit Nancy saklı çıktı merdivenden tavandaki içeri. Bir dilim ekmek hem çölmek süt. Tane. Zavallı uşak ağla uykladı olmalı. Öfkeli mırıldanarak açtı kapıyı o. Hemen de keskin bağırdı. Pollyanna, neredeysin? Nereye gittin Pollyanna? Ne andaysın? Zor soluyardı Nancy. O eğildi, baktı yatağın altında, sandıkta, artık çantasındadı. Küp içinde de arardı onu. Kaybedip hepten rahatlığını kaçarak indi aşağı, yaklaştı Dadu Tom'a. Mr. Tom, bizim küçük kızcağızımız kaybedildi. Ağlardı o. O uşak bir angel gibi indi bize gökten, şimdi de döndü geri. Miss Polly sımırladı vereyim ona sadece sütten ekmek. O uşağı hangisi angillerin yemesini yer bu vakit, eminim bunda, eminim. Dadu yavaşacık doğrulttu arkasını. Geri mi döndü? Dadu anlamadı ne olur da bakışını attı dan yerlerine. Sansın ağırardı Pollyanna'yı göklerde. Bir kıpım kadar o sessiz uzağa bakardı. Sonra döndü Nancy'ye, yüzü gülüşlanşılardı. Sen kızım doğru söylersin. Bu uşak Ali Haliz'den ister daha çabuk göklere binme. Dedi o, göstererek kıvrık ihtarlıktan doğrulmayan parmağınla orayı nerede görünerdi al gökün uğrunda taş üstünde gezinen Pollyanna'nın incecik güydeciği. Bugünkü gün dolu şaşılacak olaylarla yeter bize onlar. Çetin kararladı Nancy. Sabika sorarsa nereye gittim, söyleyin kahırlanmasın bulaşıklar için. Ben gittim gezinme, dedi o yollanarak Yılma'ya doğru. 5. Baş. Oyun. Acıyan Allah'ım, Miss Pollyanna, o kadar adam korkuttunuz beni. Oflardı Nancy yetişerek taşın yanına. Hangisinden Pollyanna pişmanlanarak kolay kolay yere inerdi. Ben korkuttum mu sizi? Affedin beni. Ama inanın Nancy, siz hiç yok neden kahırlanasınız. Hiçbir de zaman. Benim babam da, karılar da yardım komitetinden ilkin pek korkardılar. Ama sonra sınaştılar. Zeri ben her kere dönerim eve sayselem. Ben bağırım bileydim nereye siz kaybediniz, dedi Nancy. Hem tuttu Pollyanna'nın yelini yardımlama deni daha çabuk yere inme. Niye siz evden çıktınız kimseye hesap almadı. Ben artık başladıydım düşünme anne siz pencere aşırı uçtunuz. Pollyanna şen atlama başladı.
Sen May tanıdın Nancy. Kamyolada olduydu. O kadar ki ben uçmadım yukarı doğru ama fidandan aşağı doğru indim. Nancy şaşarak yerinde kaldı. Siz niye yaptınız? Ben pencereden çıktım, fidan üstüne, ondan da aşağı indim. Of Mahmucuğum. Sadece bunu söyleyebildi Nancy, gene ağıtlayarak yola. İsterdim ben işiteyim ne size Leyla'nız bu uğur için diyecek. Haliz mi? O zaman ben ona hepsini anlatacağım. Siz de sonra sisleyeceğiniz. Sevinerek adadı kızcağız. Yalvarırım, hepsi ayızların adından. Pollyanna, yapma bunu. Zor zor söyleyebildi Nancy. Zavallıcık Haliz'den gücendi. Siz sanırsınız hani o da mı kahırlanmaya başlayacak? Sanmıyorum. İsterim söyleme elbet ki. Ama bu hiç önemli değil. Dürüst olacağım, bana hiç değil meraklı ne diyecek sizin Leyla'nız. Ekledi Nancy, hangisi artık kararladıydı Pollyanna'yı kurtarma bu ziyetten. Biz lazım ağlatlayalım sizinle. Ben ta bulaşıklarımı lazım yıkayayım. Ben size yardımlayacağım. Hemen teklif etti uşak. Siz ne? Miss Pollyanna. Kayıl olmadı Nancy. Birkaç kıpım onlar susarak giderdi. Artık karanlık çökerdi. Pollyanna daha da sıkı tutundu yeni kafa dırsının elinden. Ama gene de ben sanırım hani var nice sevineyim ki korkuttum sizi. Zira başka türlü siz gelmeyeceydiniz benim ardıma. Dedi o başlayarak titremeye soğuktan. Zavallı küçücük ayızcık. Siz hepten üşüdünüz. Hesap aldı Nancy. Siz alelem açsınız da. Korkarım hani bugün siz akşam yemeğini yiyeceğiniz bende kuhneda. Sizin Leyla'nız sımarladı sadece bir çölmek süt, hem bir dilim ekmek size vereyim. O hiç beğenmedi hani siz gelmediniz vakitinde yemeğe. Neyse ben geleceğim açan ben o vakit buradaydım. Doğru ama o bilmezdi bunu. Kısadan cevapladı Nancy da May güleciydi sesle. Pek pişmanım anne, size sadece süt hem ekmek verebileceğim. Bense hiç pişman değilim. Tam tersine pek sevinirim. Niye sevinirsin? Ben beğenirim süt hem ekmek de beğenirim. Bundan kara ben büyük sevinmelikle yiyeceğim akşam yemeğimi sizinle. Hiçbir de sebep bulmadım sevinmemediğini. Pek meraklı. Acaba sizde var mı bari bir sebep sevinmemediğini? Biraz ironiyayla sordu Nancy da sesi sofladı getirdiğini aklına nice Pollyanna savaşar da beğenme içireceğini tavanda. Pollyanna yavaşacık gülmeye başladı. Nancy bu böyle bir oyun. Oyun mu? Oyun hangisinin adı sevin. Allah'ım ne patladırsınız? Ne türlü oyun bu? Sade oyun. Ben onu pek severim. Karşı durdu Pollyanna. Bu oyunu babam bana dini çıkarttı. Daha o zamandan beri biz ondan hep oynayardık onu. Daha ben hepten küçücükken. Sonra o oyun için iyilik komitetinden insanlara anlattım. Biraz kaylı oldular oynama. Ne soy oyunu? Dürüst olacağım, oyunlarda haberim pek yok. Pollyanna gene şen güldü ama hemen de ufladı. Akşam karanlığında uşağın zabuncacık suratçı ona küsülü hem kasavetli göründü. Hepsi başladı makaklardan, hangilerini biz kabul ettik. Makaklardan mı? Doğru, onlardan. Ben pek isterdim kabul etmek kukla. Babam gitti laf etti iyilik komitetinden insanlarla. Belki bulunacak hepsi iyiliklerin arasında bir oyuncak ama kukla yoktu. Vardı uşaklara dini makaklar. Babam aldıydı onları. Kim bilir belki ileri doğru onlar bize lazım olacaktı. Bundan da hepsi başladı. Doğrudan söyleyeceğim. Hiç anlamıyorum nerede burada oyun. May üfkelendiydi Nancy. Bekleyin, ben size anlatacağım. Oyun onda hani becerme her bir işte ne var bu dünyada bulma öyle bir şey. Neye var nice sevinme. Anlattı uşak çetinlikle. Da biz hemen başladık o makaklardan. Allah'ım niye sevinme açan istersin kukla ama verirler makakları. Artık darsımakla sesinde dedi Nancy. Anlamıyor musunuz? Sesleyin, makaklara var nice sevinme, zira onlar size lazım olmayırlar. Büyük sevinmelikle hem taramak duygusunun sesinde cevap verdi Pollyanna. Görür misiniz ne kadar kolay? Elbet ki eğer becerirseniz. Fasıl, pek fasıl. May sessiz dedi Nancy, korkuyla bakarak Pollyanna'ya. Hiç fasıl değil, tam tersine, pek meraklı. Karşı durardı havez uşak. O zamandan beri biz hep bir oynardık bu oyunu.
Ne kadar daha zor bulma neye sevinme, o kadar daha da meraklı. Kimer kere pek zor. Açan baban yöler de gider göke da sende yok bir de yakın can bu yerde. İyilik komitetinden insanlardan kare. Ya da açan sana verirler küçük, boş içer tavanda. Mırıldadı Nancy. Pollyanna çekti soluğunu. En baştan bu hali zor geldi bana. Kayıl oldu o. Ben o kadar yalnız duyardım kendimi. Hani hiç zorladamardım kendimi oynama. Belki isterdim binde olsun hepsi yeni hem güzel. Ama sonra aklıma geldi hani ben hiç sevmeyerim aynada çillerime bakma. Hem de hesap aldım o kamil resmi pencerede. Da hesap aldım hani ben var niye sevineyim. Açan arırsın niye sevinme. Hemen onu dersin hepsi başka işler için. Onu dersin hani isterdin kukla. Tıkandı Nancy, savaşarak uyutma boğazında duran ağırlığı. Bu uğra çok vakit harcanmır. Doğru cevaplar pek çabuk peydalanırlar benim başımda. Ben pek sınaştım bu oyunu oynama. O pek interes. Biz pek severdik babamızla. Dedi o durgunarak. Ama şimdi biraz daha zor olacak. Babam yok. Ben yok kiminle oynayayım. Belki Polly'lerim kayıl olacak. Biraz düşünüp ekledi o. Of, anacığım benim. Polly'lelusu. Yarım sesle sıkıp dişlerini fısıldadı Nancy. Bütününe sesle de dedi. Bilir misiniz Pollyanna? Ben üyünemeyeceğim hani pek iyi oynayabilirim bu oyunu. Hem adam hani bende hepsi olacak vakitle. Ama yine de hadi ben deneyeceğim sizinle oynama. Nice becereceğim öyle. Nancy! Sevindi Pollyanna hem sarıldı ona. Bu oyun o kadar kamil olacak. Biz şeneneceğiz doğru mu? Belki de. Zorla kayıl oldu Nancy. Ben pek şüphelenirim bunda. Siz pek çok umudunuzu bana koymayın. Oyunları pek sevmeyelim. Ama gene de deneyeceğim bu sıra. Sizin de olacak kafalarınız oynamaya değini Pollyanna. Başardı o lafını, açan onlar girdiler kuhneye. Pollyanna tatlı hem havizle yedi yemeğini, sonra da Nancy'nin nasihatına göre gitti misafir odasına, nerede Polly'lelusu kıyatla yelinde oturardı. Miss Polly kaldırdı başını. Yediniz mi akşam yemeğini Pollyanna? İdim Polly'lelu. Yazık, hani ilk günden ta zorladınız beni sizi sadece yekmekle hem sütle doyurayım. Ama ben pek sevinirim buna Polly'lelu. Ben pek severim sütle ekmek. Hem ben beğenirim Nancy ile vakit geçirme. Hiç yezmeyin kendinizi bu kararınız için. Polly'lelusu doğrulttu oturuşunu skemlede. Pollyanna, siz çoktan lazım yatakta olarsınız. Bugün zor gününüzdü. Yarın sizinle yazdıracağız sizin işlerinizi, hem ayıracağız giyimlerinizi. Bakacağız ne lazım yenileme. Gidin gene kuhneye alın bir mum kendinize, hem kullanın onu kuşku. Sabah yemeği yarın saat yarım 8'de. Unutmayın inme vakitinde. İlin gece. Pollyanna yaklaştı Lelus'una da bıraktı yanında bir yalpak öpüş. Öyle kolay o yaptı bunu. Sansın uzun yıllar her bir akşam bu tabiatı tekrarlardı. Ne kamil gündü bugün. Mutlu dedi o. Şimdi eminim hani her kere bütünle yürekle seveceğim sizi hem sizin evinizi. Ben bunu daha ileride bilerdim. Buraya ta gelmeden. İlin gece Lelucuğum. Şen bağırdı o, kaçarak çıkarak içeriden. Acı Allah'ım. Yarım sesle bağırdı Miss Polly. Aklım almayır ne türlü uşak bu. Sonra o gene durdu kendini. Çıkayaran o seviniren ben cezaladım onu. Daha da ekledi. Yezmeyin kendinizi. Hem de bütünle yürekle seveceğim sizi. Acı Allah'ım. Gene dedi Miss Polly da ilerletti kağıt okumayı. 15 minut daha sonra boş hem kısa fiçircikte tavanda küçük yalnız uşacık sarıp yastığını ağlardı. Bilirim sevgili babacığım, sen şimdi hangilerinin arasındasın? Bense hiç oynamıyorum senin oyununu. İnan bana, sen de benim yerimde olaydın, bulamayacaktın niye sevinme. Bu karanlık tavanda, yurduya yakın içeride, nerede bir de can yok. Olsaydı Barlem yanımda neyse ya da Polly'lelim. Ya da Barlem bir insan yardım komitetinden. Ben kendimi bin kadar daha iyi duyacaktım. Bu vakitse kuhneden Nancy savaşardı başarma akşam işlerini.
Sert yıkardı sütlü kanayı, hem ayrı laflarla mırıldanardı. Ne yapma, erim yardımcı olma diyene. Sıra gelerse oynama bu fasıl oynuyor. Sevinme makaklara hem daha ne yasa. O zaman ben oynayacağım. Öyle oynayacağım. 6. Baş. Borç. Sefte yeni yerinde Pollyanna uyandı saat 7'de. Onun pencereleri durardı öğlen hem batı tarafına. Bu yüzden güneş onlarda ta görünmezdi. Açık sabah gökünde yoktu bir de bulutçuk. O hemen anladı. Onu bekler hoş gün. Sabahleyinden onun kısta fiçirciğinde serindi. Pencereden de yeserdi taze rüzgarcık. Getirerek kırlardan güzel çiçek hem ot kokularını. Dışında şen cıvıldardı kuşçağızlar. Pollyanna pek istedi onlara bakma. Yaklaştığına pencere, o gördü aşağıda Lelus'unu hangisi bahçede seyrederdi gülleri. Pollyanna dayanamazdı, pek isterdi laf etme onunla. Bu yüzden hiçbir kıpım oyalanmayarak o yıkadı yüzünü, taradı saçlarını, yürüdü peleğini de hızlı kırladı içerinden bahçeye. Merdivenden uçarak kaçardı. Ardına bıraktı ikisini de kapıları açık geri adım. Ön içerisine yetiştiğiyle atlayarak indi basamaklardan, hem hiç zorlamadı kendini çekmeye perdeyi kapılarda. Hemen kaçtı bahçeye. Polly Lelus'u başçıcı Dadu Tom'la taman eğildiler gül gümenin uğrunda. Açan Pollyanna gülerek hem sevinmelikle sarıldı Lelus'unun ensesine. Polly Lelu, bugün o kadar adanşıla gün. Hani olmalı sadece ona yaşarsın bu dünyada, var nice sevinme. Pollyanna. Sert karşı durdu insan, zorla savaşarak doğrulma ağır uşakla asılı ensesinde. Böyle mi sizin tabi ettiniz herkesle selamlaşma? Pollyanna kıvrak atladı ayakların uçlarına, hem başladı oynama nice ilincecik tüyeceğiz. Değil herkesle ama sadece onlarla kimi pek severim da dayanamayırım sarılmadan onlara. Ben sizi pencere aşırı gördüm Polly Lelu da düşündüm ne kadar mutluyum hani siz benim halis Lelumsunuz. Benim sinsilem da dinliyorsa yabancı insan yardım komitetinden. Hem de siz o kadar güzelsiniz. Hani ben hemen istedim inip sizinle sarmaşma. İyilik duran Dadu hemen döndü arkasından onlara. Miss Polly boşuna savaşardı dürmeye kaşlarını ama Sefte o bunu yapamadı. Pollyanna, ben... Büyüne yeter Thomas. Sanırım siz benim sımarlamalarımı bu güller için anladınız. Kendi sıradaki sert sesinle söyledi o da çabuk gitti bahçeden. Siz her kere mi bahçede işlersiniz Mr. Dadu? Meraklandı Pollyanna. Dadu döndü ona karşı. Dudaklarından o sırıdardı, gözleri ise sansın yaşlarla doluydu. Doğru miss. Ben bahçeciyim. Benim adım Tom. Cevap verdi o da kıyılıştıramayarak ama büyük istemekle uzalttı titreyen elini da yalpak sıvazladı uşağın sarı saçlı başını. Siz pek benzersiniz ananıza miss. Ben tanışardım hem bilerdim onu ta o vakitler. Açan o sizin yaşınızdan da küçüktü. Bu laflardan Pollyanna'nın soluğu kesildi. Halis mi? Siz gördünüz benim anacığımı? Daha o küçücük yerdeki bir angelken mı? Daha göklere gitmeden mi? Yalvarırım anladın bana onun için daha biraz. Pollyanna nice durardı bahçenin yol cihazında, hemen orada da oturdu, hazırlanıp seslemeye. Ama henüz evin içinden işitildi çancağız sesi, da kâr o kapımda da evin arttaki kapılarından peydalandı Nancy, o kaçarak yaklaştı onlara. Miss Pollyanna, tutun aklınızda. Bu çancağızın sesini işittiğinden hepsi toplanır sabah yemeğine, ya da öğlenine ya da akşam yemeğine. Ağır ağır soluyarak söyledi o, da sıkı tutup Pollyanna'nın elini kaldırdı onu yerden de çekti ardına evin içine. Her kere açan işiteceğiniz onu nerede de olmasanız, neyle de tutsak olmasanız, hemen bırakın işlerinizi da kaçarak gelin kuhneye. Zira gelmezseniz okuyacaklar o kadar adam, hani bir tane aklımız yermeyecek niye sevinme. Başardı lafını Nancy, kolayarak uşağı evin içine nice tavuca kümese. Sabah yemesi geçerdi sessiz ilk 5 minut. Sonra Miss Polly hangisi çoktan hesap aldı içeride uçuşan ilin kanatlı yarattıkları sert sordu. Nancy, nereden bu sinekler peydalandı?
Bilmiyorum. Şimdiyadan yoktular. Nancy dün pek korktuydu bulamadığına Pollyanna'yı o hiç görmedi hani pencereler geriyadan açıktılar. Bu halde benim sineklerim Polly Lelu. Yalpak sesle dedi uşak. Ben bugün uyandığından hesap aldım ne kadar çok onlar var tavanda hem seyrettim nice onlar uçuşarlar. Nancy hemen içeri girerdi. Ellerinde çanak dolu lalangıyla. İşittiğine uşağın laflarını unuttu çanağı sofraya koyma. Kaçarak çıktı onunla yelinde. Nice öyle sizin sinekleriniz? Sadece bunu söyleyebildi Miss Polly. Ne siz istersiniz bundan söyleme? Nereden onlar peydalandı? Ben sanırım anne sinekler dışarıdan gelir Polly Lelu. Pencere aşırı uçarlar. Ben gördüm nice onlar uçardılar. Siz istersiniz söyleme hani pencerelerde yokken mağarla açtınız onları mı? Açtım ama orada yok hiçbir de mağarlı Polly Lelu. Bu vakit gene Nancy girdi, lalangılarla yelinde. Suradı kıpkırmızıydı. Nancy. Sert sımarladı Sabika. Yalvarırım. Koyun o lalangıları sofraya. Hemen gidin Pollyanna'nın içerine da kapayın hepsi pencereleri. Kapıları da kapayın. İşlerinizi başardığıyla öldürün hepsi sinekleri içeride. Allah korusun görersen bağırın bir diri sinek. Pollyanna'ya da dedi. Sizin pencerelerinize sımarladım marlı. Bu benim borcum. Ben onu yaptım. O kadar ki siz kendi borcunuz için unuttunuz hepten. Benim borcum için mi? Şaşarak yaydı gözlerini Pollyanna. Öyle. Anlarım şimdi günler sıcak. Ama sizin borcunuz tutma pencereleri kapalı da marleleri koymayınca. Sinekler bıktırırlar. Hem onlar pek kirli. O kadar ki onlar pek korkunçlu bizim sağlığımız adına. Yemekten sonra vereceğim okuyarsınız bir keçik onlar için. Keçik mi? Sağ olun Polly Lelu. Ben o kadar adan severim okuma. Miss Polly sıkıp dudaklarını ofladı. Pollyanna gördüğüne Lelu'sunun sert yüzünü derin düşünmeye vardı. Ben pek pişmanlanırım hani unuttum kendi borcum için Polly Lelu. Sakınarak dedi o. Ben bir tane açmayacağım pencereleri. Ama Lelu'su cevap yetmedi. Bir de laf kaçırmadı ta sabah yemeğin bitkisinden. Daha sonra misafir içerinde o çıkardı kağıt dolabından bir küçük kağıtçık da uzalttı kakusunun kızına. Diye Pollyanna, o kağıt hangisi için söylediydim. Kalkın kendi içerinize de okuyun onu açık göz. Ben yarım saatten sonra yaklaşacağım. Ayrıca sizin giyimlerinizi. Pollyanna'nın bakışı düştü o büyük resime. Nerede mikroskop altında büyük sinek kafası resimliydi. O şen hem yüksek sesle dedi. Çok sağ olun Polly Lelu. Gelen kapım vurup kapıyı atlayarak çıktı içeriden. Miss Polly dürdü kendini, sonra düşünüp hodullu yürüyüşünle gitti kapıya doğru, açtı onu ama Pollyanna artık bir yerde yoktu. Sadece yukarı merdivenlerde işidilerdi nice o penerikarı içerine. Yarım saatten sonra sert hem duyguyla ki borcunu lazım yapsın, Miss Polly kalktı tavana, girdi uşağın içerine. Orada onu beklerdi bir sürü duygu Pollyanna'dan. Polly Lelu, yaşamamda bu kadar kamil kağıt görmedim. Hem bu kadar meraklı okumadım. O kadar sevinirim hani verdiniz bana bu kağıtçıyı. Hiç aklıma da gelmezdi hani sinekler o ufacık bacacıklarında bu kadar çok iş gezdirirler. Hem hani... Yeter Pollyanna. Hodullukla kısadan durguttu Lelu'su. Yalvaracağım. Çıkarın dolaptan hepsi fistanlarınızı. Hem gösterin bana onları. Ben ayıracağım, neyi beğenmeyeceğim vereceğim Silvanların ailesinden uşaklara. Pollyanna havessiz bıraktı keçiyi, yaklaştı dolabın yanına. Bana gelir anne siz beğenmeyeceğiniz rubalarımı. İyilik komitetinden insanlar da beğenmezdi. Ama siz daha da. Onlar çok kere söylerdiler anne, utanırlar benim için. Çekti soluğunu Pollyanna. Ama ne yapmam? Bitki vakitler yardımların arasında daha çok çocuk rubası düşerdi ne kadar kız. Ya da büyüklere de ruba daha çok vardı. Size var mı sıra geldiği giyime ruba yardım komitetlerinden Polly Lelu? Lelu'sunun öfkeli yüzünü gördüğüne Pollyanna hemen savaştı kendini doğrultma. Belki sıra gelmedi Polly Lelu. Alatlayarak dedi uşak. Suratı kırmızıdı saçların kökleri neden? Ben unuttum hani zengin insanlara kimde var çok para değil lazım yardım. Ama bilir misiniz bu içeride bulunarken ben hep bir unuturum hani sizde var çok para.
Miss Polly üfkeden uyvaştı. Polyanna'sı hiç bilmeyerek hem anlamayarak ani laf etti ziyade hem azarlı, öte doğru mutlu laf ederdi. Dati, ben tamam niyetlenerdim size söylemeye. Hani hiçbir kere yok nice tanıma, acaba ne düşecek rubalardan, yardımlardan. Ama belli ki çoyu neye verecekler, beğenmeyeceksin ya da uymayacak. Hem de çok kere bize gelirdi öyle yardım. Hangisinin beterine biz hiç oynayamazdık oyunumuzu. Zira babamla... Pollyanna bitki kapımda aklısına getirdi anneleli susmarladı anlatmasın babası için. Değiştirmediğini lafı o hemen açtı dolabı, çıkardı oradan bir tepe fistan. Onlar hepsi o kadar çirkin. Kam ağlama etti uşak. Yeni kara fistan da bana almadılar zira kiliseye lazımdı pahalı. Başka bir şey bende yok. Miss Polly parmakların ucundan birer ayıtlardı uşağın rubalarını. Angları yaraşıcıydı kime olursa ama sade değil Pollyanna'ya. Sonra o yaklaştı sanda da bakışından geçirdi uşağın giysilerini. En yenisi ne vardı bende? Onları ben giydim. Onlar sırtımda. Sakınarak açıkladı Pollyanna. Yardım komitetinden insanlar aldılar bana bir çift yeni alt giyim. Mrs. Jones o komitenin yöndericisi. Dedi hani alacak bana bu yeni alt giyimleri. Bakmayarak ona hani para yetmeyecek almadığını kilim. Ama onlarda bulunacak para. Zira Miss White dayanamıyor açan kilisede olur büyük uğultu. Ayakkabılarla çıplak yerde gezinerken. Hepsi sanır hani o kendi cebünden çabuk çıkaracak para kilim almadığını. Biansa düşünelim hani o lazım sevinsin zira onun başı tutmayır uğultu varken. Ama onun var parası bu soruyu çözmediğini. Doğru mu? Miss Polly uşağa dikkatsiz seslerdi. Giyimleri ayırdığına o ansızdan sordu. Siz okula giderdiniz mi Pollyanna? Elbet ki Polly Lelu. Hem de babam ben istedim söyleme evde de beni çok işe öğrettiler. Miss Polly durdu kaşlarını. Peki belli ki güzün siz okula başlayacaksınız. Burada Mr. Hall pek kıymetli öğretici. O sizi bilgilerinize göre yollayacak daha yakışıklı klasa. Okul başlamadan da size sıra gelecek her gün okuma yarmışar saat bana seslenin. Ben pek severim okuma ama siz doyarsınız hem yorularsınız beni sesleme ben büyük hevetle kendi kendime okuyacağım. Dürüst söylerim Polly Lelu. Kendi kendime okuma daha kolay. Bu beni daha pek sevindirecek. Zira sizle okuma uzun lafları daha zor. Siz anlarsınız. Şüphesiz hani öyle. Gülme alarak kayılı oldu Miss Polly. Ya söyleyin siz müzikayı öğrendiniz mi hiç? Biraz öğrendim. Ben pek sevmiyorum nice oynarım. Daha pek severim sesleme nice başkası oynar. Ben biraz öğrendim piyanoda oynama. Miss Gray öğretti benim. Ama ben hepsini unuttum Polly Lelu. İnanıyorum. Kaldırıp kaşlarını dedi Polly Lelu'su. O kadar ki sayarım ki benim borcum kasavetlenmeye bu uğur için ki siz öğrenirsiniz müzika dolayında. Umutlanırım hani dikmeye becerirsiniz. Beceririm. Çekti soluğunu Pollyanna. Yardım komitetinden insanlar öğreterdiler beni terzilada. Ama bu pek çirkindi bana değil. Miss Jones sayardı hani iğneyi lazım bir türlü tutma. Başkaları onunla kayıl değildi. Mrs. White sayardı hani ilkin lazım becerme güzel dikişleri. Sonra yamaları yamamayı öğrenme. Mrs. Harriman'sa hepten az etmedi yama dikme. Siz bu zorluklarla birden karşı gelmeyeceğiniz Pollyanna. Ben sizi öğreteceğim dikme. Sanırım hani yemeği pişirme siz becermeyersiniz, doğru mu? Pollyanna sesle güldü. Bu yaz yardım komitetinden insanlar henüz başladılar beni öğretme yemelik dolayında ama pek az yetiştirdik. Yemek tarafında onlar daha da çok tartışardılar ne kadar dikerken. İlkin onlar isterdiler öğretme beni ekmek pişirme ama herkes kendi icesine hamuru yapardı. Bir kere onlar sert tartıştılar da ondan sonra kararladılar. Hani ben hafta arası gideceğim hepsine ayrı da onlar beni yalnızlar öğretecek. İlkin ben öğrendim pişirme tort. Sonra şokolat pastasını. Sonrası bana sıra geldi bırakmayı öğrenmeye. Uşağın sesi titremeye başladı. Tort hem şokolat pastası. Sert tekrarladı Miss Polly. Biz bu yanlışlıkları doğrulacağız. Biraz düşünüp o yavaş ilerletti lafını. Pollyanna, büyünden öte eğer sabah saat 9'dan yarım 10'a kadar
okuyacağınız bana seslen. Saat 9'dan da lazım yetiştirerseniz toplama, tertipleme içerinizi. Çarşamba hem cumartesi okumayı başardığında Nancy'yle kuhnada olacağınız o öğretecek sizi ime yapma. Öbür günler olacağınız benimle. Ben öğreteceğim sizi dikme. Bu türlü öğrenden sonra bizde kalacak vakit müzikayı da öğrenme. Belli ki ben çağıracağım öğreticiyi bu uğur için. Kararladı Miss Polly da kalktı isklembeden. Polly Lelo, sanırım anne siz unuttunuz bana bırakma biraz vakit yaşama dini. Korkarak hepsi bu laflardan dedi Pollyanna. Nice öyle Pollyanna? Ne sen istersin söyleme. Siz öyle de yaşayacağınızı öğrenerken. Doğru ki ben soluyacağım hepsi bunları yaparken. O kadar ki soluk almak o değil yaşamak. İnsanlar uyarken da soluyarlar ama var mı nice demeni onlar yaşayarlar. Ben isterim söyleme, hani yaşama, o yapma onu ne seversin? Sokakta oynama, okuma, kendi kendine belli ki tırmanma yılmalara, Mr. Tom'la ya da Nancy'yle laf etmeye başladı. Hem de en önemli gezinme, ne kadar çok yürüme bu şaşılacak kasabanın içinde. Görme onun hepsi güzel evlerini, öğrenmek kim onlarda yaşar, hem bilme nerede ne olur. Ben sadece dün geldim buraya, tabi birisini bilmiyorum. Dene bana deni yaşamak. Sadece solumaksa o değil bütünle yaşamak. Miss Polly sert başını kaldırdı. Ne pek fazla oluşaksınız Pollyanna. Belli ki ben ayıracağım size vakit oyuna deni. Ama bana gelir hani ben bütünle kuvvetimle çalışarken borcumu yapma, ben kasavetlenerken size bilgi verme hem doğru terbiye etme, sizin hiç yok haveziniz kendi borcunuzu yapma. Da çalışma, öğrenme hem şükür olma. Pollyanna şaşırdı bu laflardan. Polly Lelo, siz halizden mi düşünürsünüz hani ben size şükür değilim? Ben sizi pek severim. Zira siz değilsiniz ne sayısa insan yardım komitetinden. Değilsiniz yabancı, siz benim Lelo'msunuz. Pekisle, bakın da götürün kendinizi öyle ki sizin işleriniz göstersin bunu. Yumuşattı lafını Miss Polly. Da kapının tarafına doğru gitti. Yarı yolda o işitti ince sesi ardında. Affedin Polly Lelo, yakışır mı sorayım? Angılarını benim rubalarımdan ben lazım bir tarafa bırakayım, verme adini başkasına. Polly Lelo'su yorgun ufladı. Pollyanna bunu hesap aldı. Unuttum haberleyeyim sizi Pollyanna. Bugün saat yarım 2'ye Timothy sizi götürecek kasabaya. Sizin hiçbir fistanınız yaraşmıyor size. Benim borcum kol vermeyecek ki ben sizi giydireyim bu eski partallara. Şimdi sıra geldi oflama Pollyanna'ya. O anladı hani büyünden öte doğru hem bir işitecek hem azzetmeyecek bu lafı borç. Polly Lelo, söyleyin. Düşünerek dedi o. Var mı nice sevinme varken borçların? Ne? Miss Polly şaşmakla dolu bakış attı ona. Koyu kırmızı oldu suratı. O döndü da kaçarak indi basamaklardan aşağı doğru. Ne soysan kıyışırsın benimle bu türlü laf etme. Döndüğüyle sıcak, soluksuz içerine tavanda zavallı uşak oturdu skemneye da düşünmeye girdi. O kahırlanardı hani bu borç büyünden öteye doğru eğer bir kıpım otalayacak onun yaşamasını. Ama gene de ben anlayamıyorum. Neyle o kadar gücendirdim Polly Lelo'mu? Ofladı o. Ben sadece istedim ona saat etsin bana. Nice sevinme borçlarımıza. Birkaç minut Pollyanna oturdu sessiz. Küsülü seyrederek dağınık fistanlarını. Sonra o yavaş yavaş kalktı, topladı rubalarını geri dolabın içine. Yok, ben kendim fikirlenemeyeceğim nice sevinme borçlarına. Belki sadece o borç veriliyken, yapılmışken. Seslen laf ederdi uşak kendi kendine. De birden güldü seslen. 7. baş. Cezalı Pollyanna. Saat yarım 2'yken Timothy götürdü Miss Polly'yi hem kakusunun kızını kasabaya. Nerede onlar 5-6 dükkana girdiler. Ayırma Pollyanna'ya yeni fistanlar meraklıydı herkese diyelim. Sadece Miss Polly bu işin bitkisinde görünerdi biraz yorgun. O sansı derin çukurun üstünde geri çatıdan geçip artık bastı çetin yere. Ama hep o vakit o duyardı büyük gelinlik. Satıcılar hem satıcı yıkalar yaşla gülerdiler hem çok vakit akıllarında tutardılar bu küçücük şen kızcağızı. Anlatmalarla onun için o satıcılar da bir ay güldürerdi insanları dolayda. Kendi Pollyanna'sı hepten mutluydu.
Siz söyleyin, var mı bir şey daha iyi ondan ki unutma hepsi verme rubaların için hem yardımların için komitetlerden da alma kendine yeni fistan angılarını sıra gelmeyecek kısaltma ya da yamama zira onlar uymayır boyuna göre ya da eski dini. Güneş gibi şalardı Pollyanna anladarken satıcı yıkaların birine. Onlar ta akşamüstü yetiştiler eve. Akşam yemeğini yediler, sonra Pollyanna Kamil laf etti Tom'la başladı. Sonra da Nancy ile sundurmada oturdular. Zira bulaşıklar yıkanmıştı, Polly ile Lucy da gitmişti misafirle. Dadu Tom anlattı Pollyanna'ya ne soy Kamil insandı onun anası. Pollyanna seslerdi da mutluydu bu anlatmalardan. Nancy ise anlattı kendi evi için hem ailesi için. O adadı, hani bir kere Polly ile Lucy bırakarsa alacak onu kendine, tanıştıracak anasının, kız kardeşliklerinin hem kardeşliklerinin. Bilir misin? Onların hepsinin güzel hem seyrek adları. Sen beğeneceksin. Onların adları Algernon, Florabelle hem Estella. Benim adımsa hiç beğenmiyorum. Çekti soluğunu Nancy. Nancy, niçin sen böyle laf edersin? Niçin sevmiyorsun adını? Niçin ki o değil o kadar güzel ne kadar onlarda. Ben doğdum ilk, o vakitler anam daha okumazdı ki atları angılarında var güzel atlar. Bense pek severim senin adını. Zira o senin, açıkladı Pollyanna. Benim adım olaydı Clarissa Mabel. Sen bana tam mı fena davranıydın? Ben sanırım anne bu atla ben olacaktım üst katına daha mutlu. Bu en güzel at benimce. Aykırı durdu Nancy. Pollyanna şen güldü. Düşünürüm anne sen var nice sevinersin ki adın değil Gibziba. Gülerek dedi o. Gibziba mı? Doğru, bu Miss White'ın adı. Kocası ona der Gib ama o hiç beğenmer açan ona bu türlü derler. O söylediği de hani açan kocası çığırır onu Gib ona gelir hani o hemen bağıracak ora. Oysa hiç istemer ona bağırsınlar ora. Nancy'nin dürük suratı açıldı şen gülüşle. Ya bak ona, bilir misin ne diyeceğim? Şimdi açan ben işiteceğim adımı Nancy. Ben getireceğim aklıma Gib da güleceğim. Sanırım hani ben lazım ta sevineyim ona ki... O birden sustu da şaşarak baktı Pollyanna'ya. Sesleyin miss, siz isterseniz söyleme. Siz alelem nice de her kere oynarsınız oyununuzu. Da o yüzden teklif edersiniz bana sevineyim hani adım değil Gibziba. Öyle mi? Pollyanna ilkin dürdü kendini ama sonra gülümsedi. Öyle de var Nancy. Ben kendim de hesap almadım. Hani oyunumu oynarım. Benimle çok kere böyle olur. Kim her kere o kadar adam sınaşırım oyuna hani başlarım her bir işte ağrıma neyse niye yakışır sevinme. Sevinmelik çok yerde var nice bulma. Eğer iyi ararsak. Belki de. İnansız kayboldu Nancy. Yarım 9'a akşamüstü Pollyanna gitti uyuma. Marliler pencerelerde ta yoktu. Da o küçük içercikte sıcaktı nice fırında. Büyük darsımakla bakardı Pollyanna o 2 kapılı pencereye ama açmardı onları. O değişti robalarını, tertipledi onları, okudu duvalarını, mumları sündürdü da yattı yatağına. Kaç vakit o uykusu sivarlandı o dar krivadında Pollyanna bilmezdi. Ama ona gelerdi hani diveçlik geçti. O kalktı, karanlıkta yoklanarak kapıya yetişti. Bütünler tavanda derin karanlıktı. Da sadece gün doğusunda bulunan ufacık pencereden belliydi ay, yerde de durardı şafktan çizi. Pollyanna korkardı onu her taraftan saran karanlıktan ama gene de aldı derin soluk da gergin adımladı o şafktan çiziye doğru. Sonra da pencereye yetişti. O umutlanardı hani Barlin bu pencerede gerli marli ama onda da bulunmadı. O kadar ki o pencerenin dışanında kocaman, büyük, geniş hem kamil dünya yayılardı. Nice masallarda. Bundan kara Pollyanna bilerdi. Hani orada var istediğin kadar taze, serin soluk. Hangisi pek lazımdı şimdi onun haşlak ellerine, avuçlarına, yanaklarına. Yaklaştığına ta yakın hem darsıklıkla attığına bakışını dışanına o gördü ta bir şeyler. Pencerenin altında yaylar da demirden yürüdü. Sıkıldı uşan canı. Olsaydı şimdi çıksın oraya. Pollyanna bakındı korkuyla. Neredeyse uzakta onun ardında bulunardı onun ufacık soluksuz içerisi hem sıcak yatağı. O içerin
hem Polyanna'nın arasında durardı derin karanlık. Hangisi aşırı lazımdı yoklanarak uzalıp yerlerini geçmeye geri korkunarak ki bir şeye urulup kösteklenmeme. Onun önünde ise demir yörtü üstü hem serin, taze, aylan şafklı geceydi. Olsaydı oraya geçireyim yatayım mı? Var insanlar angılara uyarlar dışarıda. Joel Hardy o uyardı dışarıda zeri oftigaylan hastaydı. Polyanna'nın aklına geldi birden hani pencerenin yanında inserlerde asılıydı beyaz çuvallar. Nancy anlattıydı hani onların içinde tutarlar kış rubalarını. Hani yazın yer kaplamasınlar dolaplarda. Biraz korkarak karanlıktan Pollyanna yaklaştı o çuvallara. Ayırdı kendine en büyüğünü hem en yumuşağı yatak yerine. Onun içinde Miss Polly'nin pahalı kürkü bulunardı. Sonra da buldu bir daha küçük çuval. Onu o katlayacak ikiye da kullanacak yastık gibi. Hem tabir buldu yorgan yerine. Bu üç çuvallan elinde Pollyanna sevinmelikle döndü pencereye doğru, açtı onu, sıvıttı aşağı doğru yükünü yürüdü üstüne, sonra da indi kendisi da büyük çalışkanlıkla kapadı pencereyi. O bilerdi artık ne türlü püsürlükler o ufak ayıcıklarında sinekler taşıyırlar. Pollyanna büyük mutluluk kabletti bu serin havadan. Sıkı solukları alardı, bütününe göğsünden çekerdi taze soluğu. Demirden yürüdü yavaşça gıcırdadı ayakların altında. Da bu may bir müzika gibiydi. O birkaç kere geçti yörtünün bir tarafından öbür kenarından, hani daha da çok sevinme bu boşluğa hem seyrinle. O kadar büyük havezi soluma vardı o kısta fiçircikten sonra. Yörtü büyüktü hem yasıydı. Pollyanna hiç korkmazdı anne düşecek onun üstünden. Doyunca gezindiğine uşak yattı, kıvrıldı kolaççık gibi çuvallardan yatağında. Bu çıkartılma yatak hep öyle iyiydi. Nice de haliz yatak içeride. Ben o kadar sevinirim hani pencerelere değini marleler daha değil hazır. Onlar hazır olaydı. Bende olmayacaktı kolaylık yatma bu güzel gök altında. Uykulu sesle dedi o da yapışan gözlerle baktı yıldızlara. Pollyanna tatlı yesinedi da hazırlandı uyumaya. Bu vakitse aşağıda bembeyaz korkudan Miss Polly birinci gece rubasına giyimli oturardı yatağında da sürüderdi ayaklarından ağrayarak içeri ayakkabılarını. Onun içeri bulunardı yakın yurtunun o tarafına. Nerede şimdi yadın gezinerdi Pollyanna. Miss Polly açtı telefonu Timothy'ye. "Timothy, siz bana hemen lazımsınız." Titreyen sesle dedi o. "Babanızla bile alın şafkları da gelin burayı. Evin örtüsünde çalıcılar gezinir. Onlar allelem çiçeklerin tarafından pindiler ya da başka taraftan. Ben kapadım kapıyı ama gene de siz lazım hemen gelersiniz burayı." Uyukladıktan az vakit sonra Pollyanna'yı uyandırdı keskin şafk hem sesler. Gözlerini açtığında o gördü yanında duran Timothy'yi, pencereden çıkan Dadu Tom'u hem onun ardından bakan Lelison'u. "Nice bunu anlama Pollyanna?" bağırdı Miss Polly. Pollyanna vardı uykulu gözlerini yumrucuklarından da oturdu çuvalların kenarına. Mr. Tom, Polly Lelu, korkmayın bu kadar. Ben değilim hasta oftigaylan. Bana pek sıcaktı içeride. Ama pencereyi ben kapadım ardıma Polly Lelu. Ne sinekler ne de onların püsürlükleri size dokunmayacaklar. Timothy hemen indi merdivenden yere da kaybeldi gözünün yönünden. Dadu Tom hep öyle hızlı uzalttı şafkı Miss Polly'ye da o da kaybeldi gözünün önünden. Beklerken ne zaman onlar hepten gidecek, Miss Polly dalardı dudaklarını. Kaldığına yalnız Pollyanna ile o sert sımarladı. "Pollyanna, çabuk getirin hepsi çuvalları yerine da girin evin içine." "Ne fasıl uşak ama." Ekledi o biraz daha sonra açan ona sıra geldi geri girmeye pencere aşırı tavana Pollyanna'nın yönünde. Dışarıdaki serin havadan sonra içerisi daha da soluksuz göründü Pollyanna'ya. O kadar ki o mırıldamazdı. O sadece derin soluk aldı. 3. basamağa yetiştiğine Miss Polly kararla dedi. "Bu gece Pollyanna uyuyacağınız benimle. Benim kırvadımda. Yarın pencerelerin marlelerini getirecekler. Ama onlar gelince benim borcum izlemeye nerede siz bulunarsınız." Pollyanna'nın soluğu kesildi. "Sizinle mi? Sizin döşeğinizden mi? Polly Lelu ne kadar kamil, ne kadar iyi siz düşündünüz. Siz hiç bilmiyorsunuz ne kadar çoktan ben isterdim uyuma yanlışık yakın olanımla, sensilemle, değil ne suysa yabancı insanla yardım kuvvetinden. Bilseniz ne kadar onlar beni darsıdardılar. Ey Allah'ım o kadar sevinirim şimdi hani o mağarleler daha yok. Siz de allelem sevinirsiniz değil mi?" Cevap yoktu. Miss Polly sessiz giderdi ileriden. Onu sardı bir duygu
Hani o hepten yardımsız. Artık üçüncülüğe ben bu uşağı cezalarım. Da üçüncülüğe sırada o sevinir buna. Düşünerdi o. 8. Baş. Pollyanna musafirlikte. Az vakitin içinde Harrington'ların evinde yaşamak yerleşip uslu giderdi. O usluluk değil de öyle ne soyunu ilkin Miss Polly isterdi. Pollyanna dikerdi, okuyardı, yemeği pişirerdi. Ama bu uğurlarla o değil de uzun vakit tutsak. O daha çok vakit serbestti. Da o vakitte yaşardı. Nice taylardan da istediydi. Her gün öğlen yemeğinden sonra saat 2'den 6'ya o kendi başına bulunardı. Bir anlaşmakla hani Polly Lelusu'nun kurallarına karşı gitmeyecek. Zor anlama kim daha çok dinlenerdi bu vakit. Pollyanna öğrenmesinden mi, oysa Polly Lelusu Pollyanna'dan mı dinlenerdi? O Orak ayında Miss Polly çok kere zorluydu tekrarlasın. Ne kadar fasıl uşak. Okumak hem dikmek derslerinden sonrası Miss Polly duyardı kendini pek yorgun. Nancy'nin işleri daha iyi ilerlerdi kuhnede. Ne yorgunluk ne de başka karışık duygular o duymazdı. Çarşamba hem cumartesi günleri ona dini oldular yoğurtu günleri. Dolayı da yoktu uşak kiminle Pollyanna vardı nice oynasın. Onların evi köyün kenarına kalardı. Başka evler değildi o kadar da uzakta ama gene de onlarda yaşamardı Pollyanna ile akran bir de çocuk ya da kızcağız. O kadar ki Pollyanna'yı bu iş hiç kahırlandırmazdı. Ben hiç küsmerim buna. Ben pek severim gezinme sokakça, seyretme hepsi bu evleri, seyretme insanları. Ben pek severim insanları. Sen sever misin? Açıklardı o Nancy'ye. Hepsini sevemiyorum. Kısadan cevap etti Nancy. May her gün öğlenden sonra Pollyanna arardı sımarlamak Polly Lelusu'ndan ki o sımarlamakları yaparken tazide yakışsın gezinme dolaydı. Kendi gezintilerin arasında o çok kere karşı gelerdi bir adamı, hangisine Pollyanna kendi kendine derdi, Dios abi. O adam başka insanlara benzemezdi. O her kere giyimliydi uzun kara abayla hem ipikten paralıyla. Ondan kara kimse böyle giyinmezdi. Onun benisi süzü her kere tıraş edilmişti. Paralyanın altından da görünerdi beyaz saçları. Yürüyüşü onun çabuktu. Arkasını tutardı uz, hem gezinerdi hep bir yalnızca. Pollyanna'nın canı acıyardı ona bu yüzden. Olmalı bu acıgınlık beterine o kararladı laf etme o adamla. Zaman hayır olsun sir. Kamil hava bugün değil mi? Hiç utanmayarak yaklaştı Pollyanna adama da sordu soruyu. Teos abi çemberek bakındı dolayında de şüpheli durgundu. Siz bana mı davrandınız? Keskin sesle sordu o. Size sir. Şılardı Pollyanna'nın yüzü. Kayıl mısınız gün bugün pek iyi. Ne? Homurdandı o adam da gitti öteye doğru. Pollyanna gülümsedi. Ya iyilendirici adam? Düşündü o. Öbür günü Pollyanna gene gördü onu. Bugün hava değil o kadar Kamil ne kadar dün ama gene de fena değil öyle mi? Çekettirdi gene lafı o. Ne? Homurdadı sahibi gene. Hep nice de dün. Da gene Pollyanna'nın güleceği çıktı ona. Pollyanna üçüncülüğe danıştığıyla bu sahibi ansızdan durgundu da sordu. Uşağım benim, kimsin sen? Niçin her gün laf edersin benimle? Benim adım Pollyanna Whitter. Bana geldi hani siz pek yalnızsınız. Ben o kadar sevinirim hani siz durgundunuz. Şimdi biz sizinle tanışacağız. Ama ben daha bilmiyorum ne sizin adınız. Ne fasıl? Da başarmadan lafını sahibi daha da hızlı yürüdü öteye doğru. Pollyanna bakardı onun ardına. Gülüşü kaybeldi onun yüzünden. Dudakların kenarları çöktü aşağı. Belki o anlamadı. Biz onunla daha yetiştirmedik tanışma. Ben daha onun adını da bilmiyorum. Yavaş sesle dedi Pollyanna yürüyerek öteye doğru. O günü Pollyanna'ya sımarladılar getirsin paça hasta insana. Hangisinin adı Miss Snow. Miss Polly Harrington her hafta sımarlar da götürsünler yemek Miss Snow'a. O derdi hani bu onun borcu. Çünkü Miss Snow fukaraydı hem yatalaktı.
Daha sağlıklıyken o gelirdi hep o kiliseye nereye gider Miss Polly. Belli ki şimdi o hastayken kiliseye gelenler hepsi sayardı kendini borçlu da çalışardılar yardımlama. Miss Polly kendi borcunu yapardı Perşembe günlerinde öğlen vaktinden sonra. O kadar ki yemeği kendisi götürmezdi ama yollarda onların Nancy aşırı. Bugünse Pollyanna yalvardı Lelison'u ki bu sımarlamayı versin ona. Nancy hiç buna karşı durmazdı. Pek sevinirim hani kurtuldum. Ama bu işi hiç yakışmıyor sana atayım sırtımdan. Zavallı uşak, bu hiçbir şeye yaramıyor. Dürüst dedi o Pollyanna'ya onlar yalnız kaldığına. Nancy, ben büyük havizle yapacağım bu işi. İyi, hadi git bir kere. Daha sonra bakacağız ne kadar havizle döneceksin sen geri. Dürdü kendini Nancy. Ama niçin Nancy? Nancy kıstı omuzlarını. Kısadan anlattığına ne de olmasa hepsi olur tersine. Değil öyle nice ister Mrs. Snow. Sen söyle ona haftanın hangi günü bugün da o bunu da beğenmeyecek. Diyeceğiz ki bugün pazartesi. O zaman Miss Snow diyecek ki daha iyi olsaydı pazar. Açan sen getireceksin ona paça, o olmalı diyecek hani isterdi söğüş tavuk. Ama getirersen tavuk, o hemen diyecek hani ister koyundan kavurma. De git de göreceksin kendin. Yani iyilendirici Mrs. Bana gelir hani ben beğeneceğim onu dolaşma. Olmalı o hiç benzemiyor başkasına. Bilir misin Nancy? Farklı insanlar hangileri hiç benzemiyorlar başkalarına. Onlar pek meraklı. Böylelerini ben pek severim. Gülümsedi Pollyanna. Aslı. Miss Snow hiç kimseye benzemiyor. Da şükür hani onun gibi yok başka. Dürüp kendini başardı lafı Nancy. Da teşinde durarken yanına hem sarkık avulların yanında anglarından görünerdi ufacık hem fukara evcaz Pollyanna geçirerdi aklından hepsini niye anlattı ona Nancy. Uşağın gözleri şılardı havezlen. Daha çabuk isterdi buluşma bu insanın hangisi hiç benzemiyor başkalarına. Pollyanna ses etti. Ona açtı kapıyı beynissiz, yorgun genç insancık. Zaman hayır olsun Miss. Yalpak danıştı Pollyanna. Beni yolladı size Miss Polly Harrington. Ben isterim buluşma Mrs. Snow'la. Siz ilk kim ister onunla buluşma? Yarı sesle homurdandı insancık da geçirdi Pollyanna'yı içeri. Hastanın içerine girdiğiyle Pollyanna may 2 minut kapıştırardı gözlerini savaşarak sınaşma içerin karanlığına. Sonra o hesap alabildi yatalak insanı. Pollyanna hemen yaklaştı onun yanına. Zaman hayır olsun Mrs. Snow. Polly Lelum umutlanır hani siz bugün daha iyi kendinizi duyarsınız da sımarladı getireyim size paça. Ey Allah'ım paça mı? İşitildi dargın ses. Ben şükürüm Lelum'za o kadar ki pek umutlanardım hani bu sıra bana koyundan kavurma getirecekler. Pollyanna biraz dürdü kaşlarını. Öyle mi? Nancy söylediği de hani açan size getirirler paça, siz isterseniz söğüş tavuk değil kavurma. Ne? Birden döndü hasta olan. Bir şey. Çabuk cevapladı Pollyanna. Bu hiç değil önemli. Sadece aklıma getiririm hani Nancy bana anlattıydı ki size açan getirirler paça, siz isterseniz tavuk. Açansa getirirler tavuk, isterseniz koyundan kavurma. Var nece olsun hani Nancy şaşırlandı da hepsi tamam tersine. Mrs. Snow ardıldı yerlerine da kalkıp oturdu yatağında. Pollyanna hiç bilmezdi hani hasta insan şaşılacak kalktı. Neyi o yapmazdı çok yıllar sıralıkça. Ya söyle bana Miss terbiyesiz, kimsin sen? Sert sesle sordu o. Pollyanna şengüldü. Bu değil benim adım da ben pek sevinirim buna. Böyle ad olacıydı tadı çirkin ne kadar ad gibziba öyle mi? Ben Pollyanna Harrington. Değil çoktan geçtim bu yerlere yaşama. Bu yüzden bu sıra paçayı getirdim ben Nancy'nin yerine. Hasta büyük merakla seslerdi uşağı oturukça ama işittiğine lafı paça o umursuz yattı geri yastıklarına. Peki sağ ol. Belli ki sizin Lelunuz iyi yürekli insan. Ama benim hiç yok keyfim bu sabah. Hem de ben isterdim koyundan. O birden durgundu da sonra ilerletti lafını değiştirip demeyi. Ben bu gece bir de kapımı uyuyamadım. Haliz mi? Ya ben size çok görerim. Çekti soluğunu Pollyanna hem o vakit koydu yemeği sofraya sonra da yerleşti isklemine.
Biz o kadar çok vakit kaybederiz açan uyuyoruz. Siz de mi böyle düşünürsünüz? Kaybederiz uyarken. Üyseltti sesini hasta. Doğru, o vakit vardı nice oynama. Pek pişmanlanırım an yok nice gece de yaşama. Bu lafları işittiğinde hasta gene oturdu yatağında. Aklım ermer ne kadar fasıl uşaksın. Sesle beni. Ya yaklaş pencereye de aç o karanlık eden perdeleri. Ben pek isterim seni görme. Sımarladı o birden. Pollyanna gülerek kalktı ama onun gülüşünde işitildi küsülü notalar. Ben açarsam siz göreceğiniz benim çilcizlerimi. Bense sevindiydim hani sizin içerinizde karanlıkta siz onları görmeyeceğiniz. Ama şimdi siz görebileceğiniz. Birden kesildi onun lafı baktığıyla yatağa. Ben o kadar sevindim hani siz isterseniz beni görme. Ama şimdi daha da pek sevinirim hani sizi gördüm. Kimse bana evde söylemedi hani siz bu kadar güzelsiniz. Ben güzelim mi? Acı gülümsedi hasta insan. Peki hem de siz ne bilmediniz mi bunu? Yok bilmezdim. Kısa cevapladı Mrs. Snow. Mrs. Snow 40 yaşındaydı. Bitki 15 yıl boş boşa geçtiler. Zira o sevinmezdi ona neyi var ama sadece darsıyardı hem küserdi ona neyi yok. Ama sizde o kadar güzel büyük gözler hem kamil kara dalgalı saçlar. Ben pek severim kara dalgalı saçları. Bilir misiniz? Açan ben göklere geleceğim, ben yaklaşacağım Allah'a da isteyeceğim ondan kendime böyle saç. Sizde o kadar güzel bencizler insiniz de. Mrs. Snow, siz halinizden güzelsiniz. İnanmazsınız, kendiniz aynaya bakın. Aynaya mı? Acıyla sesinde tekrarladı hasta insan gene yatarak yastığına. Ben çoktan unuttum ne o ayna. Siz de unutacağınız ayna için eğer yatalak olaydınız. Hiçbir kolaylıksız dürtülme. Belli ki unutacağım. Kayloldu Pollyanna angısının canı doluydu acıgınlıkla. Yakışır mı size göstereyim ne kadar güzelsiniz? Sevinmelikle sesinde dedi o da hemen yaklaşıp sandığın üstünden aldı küçük aynacıyı. O kadar ki yaklaşarken geri yasta o ölçtü bakışıyla Mrs. Snow'un yüzünü de teklif etti. İlkin lazım sizin saçlarınızı tertipleme. Yakışır mı tarayayım hem toplayayım onları güzel. Yap ne istersen. Havessiz kayıldı Mrs. Snow. Ama emin olun hani o güzellik sürtmeyecek çok vakıda. Çok sağ olun. Pek severim insanların saçlarını tertipleme. Ben çalışacağım çabuk toplamaya sizin saçlarınızı. Zira dayanamıyorum daha çabuk göreyim ne kadar siz güzelsiniz. Ama başka günü ben dağıtacağım sizin saçlarınızı hepten da toplayacağım onları daha da güzel. Sevinerek anladardı uşak da yalpak parmacıklarından toplardı hastanın gözlerine düşen dalgalı saçları. Sonra Pollyanna tutundu işten. Pek çemrek hem çabuk o tarardı yayık saçları, doğrudardı onları. Bu vakitse Mrs. Snow'un yüreği sevinmelikle dolardı. O hiç anlamadı ne soy bırakıldı gülme almaktan da doldu sevinmelikle. Hazır. Çekti soluğunu Pollyanna, sonra uzanıp çıkardı sofrada duran çiçeklerin birini, düzdü insanın başına onunla. Şimdi var nasıl bakarsınız kendinize? Da yaklaştırdı aynayı insanın yüzüne. Homurdandı hasta. Manayla seyrederek kendini. Doğrudan diyeceğim. Hiç sevmerim pembe karanfilleri. Kırmızıları daha pek severim. Ama ne fark var? Avşamadan çiçek senecek. Doğru ama siz buna da var nice sevinersiniz. Güldü Pollyanna. Zerita o sendiyle siz kendinize ayırabileceğiniz başka çiçek. Ne kadar siz güzelsiniz bu kabardılmış saçlarla. Büyük kanaatlıkla bakarak işine dedi uşak. Siz beğendiniz mi? Beğendim biraz. Ama bu güzellik çok sürtmeyecek. Ben gece gündüz yuvarlanırım yatakta. Belli ki öyle. Kayloldu Pollyanna. Ama buna da siz lazım sevinersiniz. Zeraçan saçlar gene dağılacaklar. Ben gene geleceğim de toplayacağım onları size. Hem de siz lazım sevinersiniz. Hani saçlarınız kara. Onlar o kadar belli beyaz yastıkta. Değil nice benim onlar. Sarı saman gibi. Belki de. Ben onlara hiçbir kere de pek sevinmedim. Kara saçlarda pek belli olur açan saçlar beyazama başlayırlar. Aykırı durardı Mrs. Snow. O laf ederdi küsülü sesle ama hep bir bakınardı aynada. Bense pek severim.
olsaydı binde böyle. Siz bilseniz ne kadar ben sevineceydim. Ofladı Pollyanna. Mrs. Snow attı aynayı da dargın çevirdi yüzünü bir tarafa. Yok uşağım, sen benim yerimde olaydın. Bağlı hastalıkla bu yata hiçbir şeye sevinemeyeceydin. Ne kara saçlara, ne çuvalla paraya. Pollyanna dürdü kaşlarını da derin düşünmeye başladı. Doğru dersiniz. Zor olacaktı bu halde. Açıklardı düşünmelerini o. Ne zor olacaktı? Sevinme. Sevinme mi? Uzun vakit bağlıyken yastığa sevinme mi? Zormuş. Sıkıp dişlerini homurdardı Mrs. Snow. Ya savaşta bul neye var nice benim halimde sevinme. Mrs. Snow şaşbeş kaldı açan Pollyanna ansızdan atladı da başladı palmalarını düğme. Bu de bana lazımdı. Yüksek sesle dedi o. Ben İslaycısına dağıtacağım kafama, nasıl cevap bulma bu soruya. Şimdi ben artık geri yola lazım çıkayım. Ama adıyorum size, hani hep bir düşüneceğim bu soru için. Daha bulmayınca cevap. Açan cevap bulunacak, size gene geleceğim da anlatacağım. Kalın sağlıcakla Mrs. Snow. Çok sağ olun hepsi için. Yarı yolda kaçarak bağırdı Pollyanna da çıktı sokağa. Akıldan bozulma var nice. Büyük sesle dedi Mrs. Snow. Ama ne o ister bundan hepsinden söyleme. Düşünerek dedi o, bakarak misafirin ardına. Pollyanna gitti. Mrs. Snow ise gene çıkardı aynayı yastığın altından da bakınardı. Boş oparcın elleri halizane altından. Yavaş sesle laf ederdi o kendi kendinden. Ben yaşamamda yoktur düşündüydüm hani ben güzelim. Ama ne fayda. Ofladı Mrs. Snow da kaçırıp ufacık aynayı çarşafların içine üfkeli çevirerdi başını iki tarafa. O kadar ki birkaç minuttan sonra onun kızı Millie girdiğine içeri ayna artık saklıydı. Kimse görmesin diye onu. Ah anam, perdeler açık. Büyük sesle bağırdı Millie bilmeyerek ne ya da pek şaşma. Şafka mı içeride ya da çiçeği mi anasının saçlarında? Da ne? Hatırsız cevapladı ona Mrs. Snow. Ben hastayım diye şimdi güneşi de mi yok nice göreyim. Ne sen söylersin Mahmucuğum? Çalışardı uslandırma onun Millie de uzalttı elini yılaca. Sadece siz kendiniz de bilirsiniz ne kadar çoktan ben sizi yalvarırım barlem biraz şaf kol verme içeri ama siz hiç istemerdiniz. Mrs. Snow cevap vermedi. Kısa vakit o elinden geçirerdi fistanın sarı dantellerini. Sonra da dargın sordu. Belki gelecek kiminse aklına değiştirme benim bu eski fistanımı yeniye. Eğer kuzudan kavurma yoksa belki fistan bulunacak. Ne sen dersin anam? Millie'nin ağzı açık kaldı şaşmaktan. Onun ardında durardı dolap angısında vardı 2 yeni fistan. Anglarını anası aylarla istemerdi giyme. Nyosoy da onu yalvarmasaydı kızı. 9. Baş. Angısında anladılar ki o sahibi için. Gelen sıra açan Pollyanna karşı geldi Teo sahibiyle. Dışarıda hava dürüktü hem yağmurluydu. O kadar ki Pollyanna gene gülerek karşıladı adamı. Bugün hava değil peki. Başladı lafını Pollyanna. Ne iyi ki yağmur yağmıyor her gün öyle ya. Ama bu sıra sahibi bakmadı Pollyanna'ya hem kaçırmadı bir de laf. Pollyanna sandı hani o işitmedi onu. Bu yüzden kararladı ki gelen sıra laf edecek daha yüksek sesle. Ertesi günü buluştuğuna bu adamla gene Pollyanna'ya geldi hani o adama pek lazım kafadar hem lafçı. O sahibi yürüyerdi keyifsiz. Yerlerini tutardı belinin ardında bakardı yere. Pollyanna bu güneşli yağmurdan sonra havada pek iyi duyardı kendini. Çünkü kabletti Leylüs'ünden sabahleyinden sımırlamak da vardı kolay gezinme. Zaman hayır olsun sir. Cıvıldadı o. O kadar sevinirim hani hava doğruldu. Sizi de bu olmalı sevindirir. Sahibi birden durgundu. Yüzü doluydu dargınlıkla. Sesle beni uşağım. Bugün biz sizinle anlaşacağız. Öfkeli başladı o. Sen lazım anlarsın hani benim var daha önemli işlerim. Ne kadar senin bu lafların hava için. Doğrudan söyleyeceğim. Ben havayı hiç hesap da almayarım. Pollyanna'nın yüzü ışıladı. Ben öyle de düşündüm sir.
O yüzden de isterim size söyleyeyim. Peki, ne? Kesti o kendi lafını. Anladığına ne kışas ister söyleme. Ben derim hani o yüzden de düşündüm size anladığım hava için ki siz hesap alasınız hani güneş ışılır. Ben inanırım hani ta siz düşündüğüne hani güneş ısıdır hem ışılır siz ona sevineceğiniz. Size baktığına belliydi hani siz güneş için hem hava için hiç düşünmüyorsunuz. Ama ne fasıl? Bağırdı Sabi kuvvetsiz kol verip yerlerini. O ilerledi öte doğru. Ama 2-3 adımdan sonra durgundu da döndü geri. Söyle bana, niçin sen bulmarsın kendine kafadar akranların arasında? Ben kayılım sır ama Nancy dedi hani bu dolayda uşak yok. Ama ben güce inmeyerim. Büyüklerle ta da meraklı laf etmem. Ben pek sınaştım karılara yardım komitetinden. Angları beni yüre derdi. Yardım komitetinden. Sen belki sandın hani ben de o karıların biri. Sabi'nin dudaklarında kısa vakıda peydalandı gülüş ama o pek savaşardı görünmez sert. Pollyanna şengüldü. Sir, siz hiç benzemiyorsunuz o karılara. Belki sadece onunla benzersiniz hani hep öyle iyi yüreklisiniz. Nice de onlar. Alatlayarak hem saygıyla açıkladı fikrini Pollyanna. Ben düşünürüm hani siz daha isterseniz ne kadar görünürsünüz. Sabi pek fasıl ses çıkardı. Ne fasıl uşak? Gene dedi o yüksek sesle döndü da gitti öte doğru. Gelen sıra açan Pollyanna karşı geldi Sabi ile o artık çevirmerdi bakışını kızcağızdan. Onun gözleri doluydu şenlikle. Bundan yüzü daha da yakışıklı görünerdi. Zaman hayır olsun miss. Selamleşti o sakınarak. Ben bugün hesap aldım hani hava pek kamil. Siz bunu var nice hiç söylemezsiniz. Ta baktığına yüzünüze ben anladım hani siz hesap aldınız havayı. Sevinerek cevapladı Pollyanna. Haliz mi? Halis sir, bu belli sizin bakışınızdan hem gülüşünüzden. Homurdandı Sabi da gitti öte doğru. O günden beri Sabi bulardı vakit ki biraz laf etme Pollyanna'yla. Hem de çok kere beklemezdi ne zaman Pollyanna başlayacak lafı ama kendi laf ederdi onunla. Kimi her kere sadece selam vererdi. Günlerin biri Nancy Pollyanna'yla bile sokakça giderdi. O pek şaştı gördüğüne hani bu adam selam verir. Ey Allah'ım, Miss Pollyanna. İnanamıyorum hani bu adam size selam verdi. Şaşardı o. O her kere bana selam verir. Sırıttı Pollyanna. Her kere. Siz bilir misiniz kim o? Sordu şaşbeş kalan Nancy. Pollyanna durdu kendini sallayarak başını. Sanırım hani bilmiyorum. Biz açan tanıştık o bana adını da söylemedi. Olmalı unuttu. Nancy'nin gözleri anlasına pindi. Sesla uşağım. Allah bir bilir kaç yıllar sıra vardı bu adam hiç kimseyle laf etmer. O açır ağzını sadece o zaman açan var bir kimseyle işi. Adı onun John Pendleton. O yalnızca yaşar kendi büyük evinde Yılma'da. O kendine kuhnaya hiç işçi de almır. Ona daha kolay 3 kere günde kantinaya gidip orada yeme. Ben tanışırım Sally Minor'la. Hangisi ona kantinada yeme verir. O anlatıydı. Hani John Pendleton hiç ağzını da açmıyor ki söylesin ne isterime. Git de tanı. Ne o ister. Sadece bir belli hepten. Hani o yiyecek neyse ucuz. Pollyanna anlayarak salladı kafasını. Bu bana pek yakın. Açan sen fukarasın. Sıra gelir arama neyse ucuz. Ben babamla sıkça yerdim böyle yerlerde. Biz alardık fasulye hem balıktan köfte. Biz pek sevinerdik hani severiz fasulye. Böyle bize daha kolaydı bakmama kavrulmuş pipi yanısına hangisi giderdi 60 cent. Mr. Pendleton da mı sever fasulye? Fasulye. Sansın ona dini fark var. Miss Pollyanna. O hiç değil fukara. Onun rahmetli babası bıraktı ona büyük varlık. Bütün ne kasabada bulunmayacak bir de insan ondan daha zengin. O isterse evinin içinde hepsi duvarlara yapıştıracak para duvar kağıdının yerine. Da bundan onun zenginliği hiç azalmayacak. Pollyanna güldü. Ama Nancy hangi akıllı adam yapıştıracak duvarlara para? Belli ki kimse böyle iş yapmayacak. Sadece örnek söyleyelim hani o kadar adam zengin ki isterse bunu da yapabilecek. O kadar ki paracığını o harcamır. O onları toplar. Kıstı omuzlarını Nancy. Belli ki dinsizlere dini toplar.
Hemen tanıdı Pollyanna. Yani iyi yürekli adam. Deneye derler unutma kendini da taşıma kruçanı. Ben bilirim, bana bunu babam anlattı. Sıradaki fena laf Mr. Pendleton için artık Nancy'nin dilinin ucundaydı. Ama baktığına şen hem inanla dolu uşağın yüzüne kararladı susma. O sadece dedi, da döndü ta ileriki konuya. Ama inanın bana Miss Pollyanna, büyük fasıl ki o sizinle laf eder. Onun yok avizi hiç kimseyle laf etme. Hem yalnız da yaşar. Ah Miss Pollyanna, eğer görseydiniz siz onun evini, siz hiç düşünüzde de görmediniz böyle büyük hem güzel ev. Derler, hani onda var tepeyle altın hem pahalı taşlar. Ya bak sen, şaştı Pollyanna. Niçin o zaman hiç sevilmer da her kere küsülü hem dürü gezer? Allah bir onu bilir Miss Pollyanna. Onun için çok işler anladerler. Kimisi sanır bu tipi onun büyük kahırı var. Öbürler derler hani o bet adam. Daha başkaları der hani o tılsımlarla kafadarlık eder. Birazı da der hani onun örtüsü bozuk. Ama Nancy, niçin o düzmer onu? Sordu Pollyanna. Nancy may güleciydi. O anladı hani Pollyanna düşündü evin örtüsü için. Ama istemedi onu doğurtma. Bilmiyorum ama hepsi anlar ki o adamda çok fasıllıklar var. Kimer kere o çıkar uzun yola çok vakit dünyayı gezer. Yıllarla. Hep gider nereyse Egipet'e ya Asya'ya ya da çöl yerlere. Anladım, dinsizlere gider. Salladı başını Pollyanna. O inansızlara Allah'ı anladır. Nancy sırıttı. Ben bunu demedim Miss Pollyanna. Açan o döner eve o zaman yazar kiyat. Kiyatlar da onun gibi fasıl. Nişte bulendralar için yazar. Anglarının büyük parayla satın alır başka memleketlerde. Bıradasa o koruyor her bir kapeykasını. Niye buna şaşma? O toplar parasını dinsizlere. Açıkladı Pollyanna. O kadaradan iyilendirici hem hiç benzemer başkalarına kamnice Mrs. Snow ama o başka türlü. Hiç şüphelenmerim bunda. Sırıttı Nancy. Bu yüzden ben daha da pek sevinirim hani o benimle laf eder. Mutlu ofladı Pollyanna. 10. baş. Mrs. Snow hem ona dini sürpriz. Gelen sıra dolaşma geldiğinden Pollyanna gördü hani hastanın içerinde pencere gene kapalı perdelerle. Anam size geldi kızcağız Miss Polly'den. Yorgun haberledi Millie de çıktı. Bu sen mi? İşitildi yataktan dargın ses. Ben tutarım seni aklımda. Seni kimse unutamayacak. İlk kereden ta sen niçin dün gelmedin? Ben seni dün bekledim. Haliz mi? O zaman ben pek sevinirim hani bırakmadım bu işi yarına ya da öbür güne. Güldü Pollyanna hiç sakınmayarak. O girdi içeri de koydu sepetini sofraya. Sizin bu içeriniz karanlık nice cindim. Ben sizi hiç görmeyelim. Yüksek sesle dedi o da yaklaşıp pencereye hemen çekti perdeyi bir tarafa. Bilir misiniz Mrs. Snow, bütün yol size gelirken ben düşündüm. Acaba topladınız mı siz kendiniz saçlarınızı? Toplamadınız mı? Yok bir şey. Ben buna pek sevinirim. Bilir misiniz neden? Çünkü ben kendim toplayacağım sizin saçlarınızı. Ama biraz daha sonra. Şimdi bak anne ben size getirdim. Hasta insan yatakta dürtüldü. Sansın o güzelken dışından dadı ta da tatlı. Gülme alarak dedi o hiç çevirmeyerek bakışını sepetten. Da ne var sende orada? Siz tanıyın, de söyleyin, ne siz istersiniz? Pollyanna atlayarak yaklaştı sepetin yanına. Uşağın yüzü şılardı. Hasta dürdü kendini. Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Bitkiye onlar hepsi bir türlü. Her gün hep o. Ofladı o. Pollyanna gülümsedi. Nice size söyleyeyim ama siz çalışın tanıma. De siz bir şey isterdiniz şimdi. O ne olacaktı? Hasta sayıklardı. O kendi anlamazdı hani yıllarca sınaştı isteme onu. Neyi yok. Bu yüzden o hiç bilmezdi neyi ister Haliz'den. O kadar ki o lazımdı cevap versin. Çünkü bu fasıl uşak durardı onun önünde da cevap beklerdi. Elbet ki kuzudan kavurma isterim.
Ben onu size getirdim. Hodulukla sesinde dedi Pollyanna. Ama ben onu istemiyorum. Ufladı hasta bitkiye kararlayıp ne ister dedi. Ben havezle niciydim süyüş tavuk. Tavucak da bende var. Gülerek dedi Pollyanna. Hasta şaşarak bakardı ona. Nice öyle hem onu hem bunu mu getirdin? Hem onu hem bunu hem de paça. Şen hemensi sesinde dedi Pollyanna. Ben pek istedim sizi halizden sevindirme. Da biz Nancy'yle yaptık. Hepsi yemelerden bir aras. Azarıcık ama var hepsi yemekler. Ben pek sevinirim hani siz istediğiniz tavuk yeme. İlerledi o lafını çıkararak sepetten 3 tencere. Ben gelerdim size da sayıklardım. Ne olacak eğer siz isterseniz ragu ya da manca ne soysa nebinde şimdi yok. Bu beni pek gücendiriciydi. Zira ben pek istedim size uydurma. Şen gülerek ekledi o. Cevap bu laflara yoktu. Hasta insan sansı derin kazıyardı fikrini. Arayarak neyse ne çoktan kaybetti. Hepsi bunları bırakırım size. Haberledi Pollyanna. Ne bileyim, belki siz yarın isteyeceğiniz kuzu kavurması. Nice siz duyarsınız kendinizi bugün? Yalpak meraklandı o. Sağ ol, peki bet. Söylendi Miss Snow da gene daldı kendi gücenikli halına. Bu sabaha karşı ben hiç uyuyamadım. Benim komşuykam Nellie Higgins öğrenir müzikayı. Onun o derslerinden beni titreder. Bu sabahsa o oynardı saatlerle. Durmamayca. Hiç bilmiyorum ne yapayım. Pollyanna acıgınlıkla salladı başını. Peki anlarım sizi. Bu çirkin Mrs. White'da da böyle olduydu. Anladınız mı kimin için laf gider? O insan yardım komitetinden. O beni terbiye ederdi. Öğreticimdi. Da bir kere o hastalandıydı. Da sadece yatardı, hiç dürtülemezdi. O sonra anlattıydı. Hani o dürtülebilseydi bağırım ona daha kolay olacaktı. Siz var nasıl sevinersiniz. Hani size uydu da taziydi. Ne kadar ona. Ne sen istersin söyleme. Siz dürtülebilirsiniz. Bir yanınızdan öbür yanınıza dönebilirsiniz. Doğru mu? Mrs. Snow şaşarak bakardı Pollyanna'ya. Dürtülerim istediğinden. Ama sadece burada, yatak üstünde. Biraz dargınlanarak cevap etti insan. Görür misiniz? Ben dedim size. Var niye sevinersiniz? Mrs. White'da daha zordu. O pek isterdi dürtülme ama kuvvetsizdi. Hem de o anladardı. Hani olmasaydı Mr. White'ın sarkakusu o hepten de akıldan bozulacaktı. Sarkakusu mu? Nice bu iki olay birbirinden bağlı? Pollyanna güldü. Ah Mrs. Snow bekleyin şimdi anlatacağım. Ben hepten unuttum hani siz tanışmıyorsunuz White'ların ailesiyle. Mr. White'ın vardı kız kardeşi. O ağır işi derdi. Daha doğru söylediğiyle o sağır hepten. Açan Mrs. White hastalandı. O sağır insan geldi misafirle. Hem yardıma hastaya. Zira kimse lazımdı yapsın demeye Mr. White'a. Onlar pek zeytlenerdiler ses ederken bu sağır insana. Daçan komşular da başlardı kimse oynama piyaninoda. Mrs. White pek mutluydu. O sevinerdi hani işi değil. Zira olaydı sağır nice kocasının kız kardeşi. Ona pek ağır olacaktı. Böyle o oynardı benim oyunumu. Ankısına ben onu öğrettim. Oyun mu? Pollyanna başladı palmalarını düğme. Ben mayonudacıydım. Nice adadıydım. Buldum niye siz var nice sevinersiniz Mrs. Snow. Sevinme mi? Ne sen söylersin uşağım? Ben size adamadım mı? Anne düşüneceğim niye siz var nice sevinersiniz olarak yatalak. Siz unuttunuz mu ne? Bunun için laf. Acı gülümsemekle dedi hasta. Ben tutarım aklımda o kadar ki hiç düşünmediydim hani sen Haliz'den sayıklayacağım bu iş için. Nice başka türlü? Ben buldum cevap. Bu hiç kolay değildi ama ne kadar daha zor o kadar daha meraklı. Dürüst olacağım. İlkin hiçbir şey aklıma gelmezdi ama sonra çıkarttım neyse. Haliz mi? Da ne fikire siz geldiniz? Mrs. Snow'un sesi yalpaktı ama gene de gülme ağlardı. Pollyanna aldı derin soluk. Ben düşündüm.
Ki siz yakışır sevinersiniz ona, ki başka insanlar çekmerler o acıları, angılarını geçirirsiniz siz. Hani onlar değil bağlı yatağa nece siz. Ense işlen sesinde söyledi o. Mrs. Snow attı Pollyanna'ya bir bakış, dolu azzetmemezlikle. Ben de amacık. Hiç aklıma da gelmezdi bu fikir. Acı gülümseyerek dedi o. Verin izin anladığım size oyun için. Hiç hesap almadı onun öfkesini Pollyanna da ilerletti öte doğru. Bu oyun size olacak pek lazımlı. Belli ki size zor olacak onu oynama. Ama ne kadar daha zor, o kadar daha meraklı. Hepsi çekitti bundan. Da tutundu Pollyanna anlatma nice o isterdi kukla ama kabletti makakları. Hem hepsini neye öğretti onu babası. O hemen başardıydı lafını, açan kapılarda peydalandı Milli. Miss Pollyanna sizi Polly Lelnus'a arayır. Tunuk hem küsülü sesle haberledi o. Miss Polly açtı telefon bizim komşulara, sımırladı söyleyeyim alatlasını sive. Zira akşam olacak, siz sata piyanino derslerini yapmadınız. Pollyanna istemeyerek kalktı. İsla. Sıra gelecek ağlatlıyım. Bir de başladı gülmeye. Ben sanırım hani yakışır sevineyim ona ki var ayaklarım angılarından ağlatlayabileceğim. Doğru mu Mrs. Snow? Ama cevap kabul etmedi. Mrs. Snow yatardı kapalı gözlerle. Da sadece Milli gördüğüyle hani anasının zabun yanaklarından akıyor yaşlar, durardı geniş açıp gözlerini. Kalın sağlıcakla. Vardı Pollyanna yetiştiğine kapıların yanına. Ne yazık ki yetiştiremedim sizin saçlarınızı toplama. Pek isterdim onları düzme. Belki gelen sıra yetiştireceğim. Birbirinin ardına geçerdi Orak ayın sıcak günleri. Pollyanna mutluydu. O hep bir anladardı Lelus'una kendi mutluluğu için. Lelus ise yorgun cevaplardı. Bu pek iyi Pollyanna. Sevinirim işitmeye ki mutluysun. Umutlanırım hani mutluluğun arasında da unutmayacağınız hani vakıdı lazım faydalı geçirmeye. Zeri boşa harcasanız vakıdı var nice sayma hani ben yapmayarım borcumu. Cevap yerine Pollyanna sıkı sarardı Lelus'unu hem sık sık öperdi onun yanaklarını. Şaşırdarak bundan Lelus'unu. Bir kere dikerken Pollyanna kararladı karşı durma buna. Siz Lelo istersiniz söyleme hani mutluluktan gayrı tabi şey mi lazım? Derin sayıklayarak sordu Pollyanna. Öyle de var. Da vakıda faydalı mı lazım geçirme? Elbet ki. Ne o faydayı? Fayda mı? O sadece fayda. Neyse lazımlı. Ne fasıl uşaksınız Pollyanna? Çıkar hani bak sevinmelik değil faydalı. Pek belli olmayan kahırlan sesinde sordu uşak. Belli ki değil faydalı. Ne yazık. O zaman sanırım hani siz hiç beğenmeyeceğiniz benim oyunumu Miss Polly. Oyun mu? Ne türlü oyun? O oyun hangisini biz babamla... Pollyanna henüz avucundan kapadı kendi ağzını. Bir şey. Yavaş söyledi o. Miss Polly durdu kendini. Büyüne yeter. Dikmek vakıdı bitti. Hep o günü öğlen yemeğinden sonra Pollyanna buluştu Lelus'undan merdivende inerken içerinden. Polly Lelu, ne kamil sizin tarafınızdan. Siz geldiniz misafirler bana içeri mi? Girin, çabuk gelin içeri. Pek severim misafir kabul etme. Şin kaçınardı uşak. Mrs. Polly'nin yoktu niyetinde misafirle gelme. O kalktı tavana sadece almaydığını çuvallardan kendi beyaz yapağı çemberini. O kadar ki kendi de anlamadan nice girdi Pollyanna'nın içerine, da oturdu çetin skemleye. Bu olay değildi Sefte. Miss Polly hesap aldı hani o zamandan beri nice bu evin içinde peydalandı uşak, o çok kere yapar onu ne niyetinde yoktu. Yapar o işleri angılarını hiç yoktu denediydi. Pek severim misafirleri. Tekrarladı Pollyanna kelebek gibi uçuşarak kendi ufak fukara içerinde. O vakitlerden beri nice peydalandı kendi içerim. Ta da pek severim misafirleri. Elbet ki bende her kere vardı içeri ama onlar değildi bizim. Biz bir parça vakıda onlarda yaşardık. Ödediğine para. Kendi içerim varken hepten başka türlü kendini duyarsın. Bu benim içerim. Doğru mu Lelu? Elbet ki senin. Yavaş sesle dedi Miss Polly. O hiç anlayamazdı niçin kalkmayır alsın çemberi ama hep bir oturuyor burada. Ben pek beğenirim içerimi. Onun içinde yok kilim, piyerde resimler, angılarını ben pek isterdim.
Suratı birden oldu kıpkırmızı. Pollyanna durgundu. O savaşta çevirme lafı da başladı laf etmeye başka bir şey için. Ama Lelisu çabuk kesti onun lafını. Neyi siz pek isterdiniz? Bir şey Polly Lelu, hali söylerim. Ağzımdan çıktı. Öyle olsun. Sert cevapladı Miss Polly. O kadar ki başladığın lafını, başarın onu. Ben sadece umutlanardım. Hani içerimde olacak güzel kelimeler, perdeler, hem resimler. Ama belli ki... Siz çok düş kurdunuz. Gene kesti o uşağın lafını. Pollyanna'nın yanakları daha da pek kızardı. Bilirim Polly Lelu, değilim doğru. İndirip gözlerini yavaş dedi o. Sadece isterdim olsun çok güzel işler bende. Ama hiçbir zaman da yoktu. Vakitlerin biri bize verdiler yardım komitetinden 2 küçük bağla. Onların birinde leke vardı. Öbürü de yırtıktı. Resim de vardı sadece 2. Birini babam, ben istedim söyleme. Onu hangisi daha saydı. Sıra geldi satalım. Öbürü kırıldı. Şişesi kırıldı. Siz anladınız. Bilir misiniz Lelo? Olsaydı bende barlım niyese güzel, ben istemeyeceydim çok kilim ya da resim. O günü açan ben size geldim de biz kalkardık merdivenlerden, ben istemeyeceydim güzel içer, hiç düşünmeyeceydim onun için. Ama yemin ederim ben küsülüydüm sadece birkaç minut. Sonrası ben sevinerdim hani benim dolabımda yok ayna. De ben eğer sabah seyretmeyeceğim kendi çillerimi yüzümde. Sevinerdim hani resim hangisini gördüm pencere aşırı. Daha güzel ne kadar dünyanın hepsi resimleri. Sevinerdim hani siz pek çok iyilik yaparsınız bana hem... Miss Polly birden kalktı. Yüzü kırmızıydı. Yeter Pollyanna. Kısadan dedi o. Benden yeter. Gücenik suratla çıktı içeriden. Sadece açan o yetişti aşağıdaki kata. Onun aklına geldi hani yapağdan çember öyle de kaldı tavanda. Yarım gün de geçmedi. Miss Polly sımarladı Nancy'ye. O sabah yetiştirin geçirmen Miss Pollyanna'nın hepsi giyimlerini aşağıdaki içeri. Hangisi bulunur tavandaki içerin altında. Büyünden öteye doğru benim kakımın uşağı yaşayacak orada. İslam'ım, cevap etti Nancy. Ey Allah'ım gökteki babam, dedi o kendi kendine. Birkaç minuttan sonra o girdi Pollyanna'nın içerine ve şeyin bağırdı. Miss Pollyanna, Miss Pollyanna, bakın ne anlatacağım. Büyünden öteye doğru siz yaşayacağınız aşağıda. İçeride hangisi bulunur bu içerin altında? Öyle. Pollyanna biyazadı. Ne? Neyse, dürüst müsün? Daha dürüst yok. Sallayıp başını sevinerek bağırdı Nancy. O tutardı elinde Pollyanna'nın fistanlarını. Bana ısmarladılar indirmeye hepsi sizin fistanlarınızı o içeri. Da ben onları hemen indireceğim. Daha o değiştirmeden fikrini. Pollyanna beklemedi Nancy başlarsın lafını. O atlardı 2 basamak aşırı. O kadar çabuk kaçardı aşağı doğru. Hani Mike üstekleneceydi. O vurdu 2 kapıyı, bir skemleye aktardı. Da te yetişti oraya nereye pek alatlardı. Lelus'una. Ah Polly Lelu, siz beni aldatmırsınız mı? O içeride var hepsini ben isterdim. Kilimler de, perdeler de, hem de 3 resim. Ondan kare pencereler de çıkarlar hep o bahçeye doğru. Kocaman bir resim. Peki Pollyanna. Elbet beni de sevindirir hani siz beğendiniz içerinizi. Eğer siz bu kadar severseniz güzel işleri, o zaman umutlanırım hani onları koruyacağınızda. Şimdiyse doğrudum bu skemleye. Hem de bitki 2 minut siz 2 kere vurdunuz kapıları. Pollyanna'nın hiç aklına da gelmezdi. Hani Miss Polly'nin sesi sert ondan ki o pek isterdi ağlama. Kendi de anlamazdı neden. O artık uzun vakitler ağlamazdı. Pollyanna yerleştirdi skemleyi. İslam'ım ben bilirim hani vurdum kapıları. Ben henüz öğrendiydim yeni içer için. Bana gelir hani siz de uğracaydınız kapıyı eğer. Pollyanna birden durgundu. Onun gözlerinde pedalandı meraklık. Oley Lelu, siz var mıydı vurduydunuz kapıları? Pek umutlanırım hani yoktur. Sakınarak cevapladı Miss Polly. Ah Polly Lelu, ne yazık. Pollyanna'nın canı acırdı ona. Yazık mı? Polly Lelu'su şaşbeş kaldı. Da başka bir şey söylemedi. Elbet ki yazık. Ben düşünerim böyle. Eğer siz hiçbir kere vurmadıysanız kapıyı, çıkar hani sizin hiçbir kere yoktu haveziniz onu vurma. Eğer böyleyse o zaman siz hiçbir kere sevinmediniz halinizden. Zeri sevineydiniz, dayanamayacaktınız, doğuracaktınız kapıyı.
Ne yazık ki siz hiçbir kere sevinmediniz bir şeye. Pollyanna. Sadece bunu söyleyebildi Miss Polly. Ama Pollyanna artık kaçtı. O alatlar da yardımlama Nancy'ye. Yukarıda işitildi nice daha bir kapı uyurdular. Yalnız kaldığıyla Miss Polly duygulandı. Kim o? Hani söyleme ki benim yaşamımda yoktu sevinmelik. Uşak dürttü onun derin yaralarını. 11. Baş. Buluşmak Jimmy'yle. Artık Harman ayı geldi. Bu ayla beraber geldi birkaç sürpriz hem değil sadece Nancy'ye değil. Kim ama o bilerdi. Hani Pollyanna'nın gelmesinden beri evin içinde hepsi baş aşağı döndü. İlkin pedalandı kedicik. Pollyanna bulmuş onu yolda. O kedi acı mevlarken. Hepsi komşuları soruşturduğuyla da anladığıyla hani o kimsenin değil, Pollyanna hiçbir şüphesiz almış onu eve. Doğrudan söyleyeyim, ben sevinirim hani o evsiz kedicik. Sevinerek derdi öyle Elus'una. En baştan da isterdim eve alayım onu. Pek severim kedicikleri. Hem hiç de şüphelenmedim hani siz de ona sevineceğiniz. De o yaşayacak biz de. Miss Polly baktı bu zavallı ufacık boz topalakça, hangisi bütünle güdesiyle yapışardı Pollyanna'ya da o dikenlendi. O azitmezdi kedilerden. Bakları da sağ olanları da güzel olanları da. Aman Pollyanna, ne titsi hayvan bu. O hasta baksana, o kilayla dolu. Bilmiyorum, o zavallıcık. Yalpak dedi Pollyanna bakarak kediciğin korkuyla dolu gözlerine. Bakın nice o titrer, o korkur. O da bilmiyor hani biz alacağız onu kendimize. Kimse almayacak onu. Çetin karşı durdu Miss Polly. Belli ki kimse almayacak. Salladı başını Pollyanna anlayarak Lelison'un laflarını o türlü Nesoy kendisi isterdi anlama. Ben hepsini anlattım hani bulamarsam sahibisini o zaman o bizim olacak. Ben bilerdim hani o bizim olacak. Küçücük, zavallıcık, yüzsüzcük. Miss Polly açtı ağzını bir şey söylemediğini ama boşa. Gene onu sardı bu fasıl halsızlık. Ondan beri nice evin içinde pedalandı Pollyanna bu duygu sıkça onu sarardı. Elbet ki ben bilerdim. Bilerdim hani siz kol vermeyeceğiniz bu yüzsüzcüğü. Da ona sıra gelmeyecek arama kendine başka ev yabancılarda. Siz beni de evinize kabul ettiniz. Siz bilir misiniz? Miss Ford sordu bana. Bırakacakmışsınız mı siz bu kediyi ben eve getireyim? Ben ona öyle de cevap verdim. Benim için zahmet ederdi balım yardım komitetinden insanlar. Bu kediciktense kimse yok. Ben bilerdim hani siz onu bırakmayacaksınız. Şen salladı başına uşak da çabuk çıktı içeriden. Ama Pollyanna. Boşuna savaşardı karşı durma Miss Polly. O kadar ki Pollyanna artık kufnedaydı da bağırardı. Nancy, ya bak ne güzel kedicik. Miss Polly de kayboldu onu bırakma. Bu vakit misafir odasından Miss Polly ağır çöktü iskemleye. O azzetmerdi kedileri ama artık yoktu kuvveti yapma bir şey. Ertesi günü Pollyanna getirdi eve köpeciği. O ta da kirliydi hem ta da zavallıydı ne kadar kedicik. Da gene Miss Polly şaşardı hani onu sayırlar acıgan, iyilik yapan insan. Pollyanna o kadar becerikli laf ederdi hem sayardı Lelus'unu iyi yürekli. Hani Miss Polly'nin gene bulunmadı kuvveti durgutma Pollyanna'yı. Bir hafta da geçmedi, Pollyanna getirdi eve kopuk rubalara giyimli, yüzsüz çocuğa. Da gene çalışardı ki onu da kabul etsinler yaşama bu evde. O kadar ki bu sıra Miss Polly buldu kendinde kuvvet da karşı durdu Pollyanna'ya. Denice oldu bu iş. Perşembe günü güneşli sabahleyin Pollyanna gelerdi eve Mrs. Snow'u dolaştıktan sonra. Angasına gene paça getirdi. Mrs. Snow hem Pollyanna gerçek kafadar oldular. Onlar dostlaştılar ondan sonra açan Pollyanna üçüncüler dolaştı hastayı hem anlattı ona kendi oyunu için. Şimdi Mrs. Snow da katıldı bu oyuna ama tabi becermer onu iyi oynama. O kadar çok yıl harcamış boş pişmanlıklara hani şimdi zor yeniden öğrenme sevinme ne yasa. Pollyanna onu her keremet eder hem sevinerek doğrudur yanlışlıklarını. Onun yardımından Mrs. Snow artık ne yasa öğrendi. Örnek gibi o olay ki Mrs. Snow dedi hani pek seviner paçaya hangisini getirdi Pollyanna. O pek isterdi bugün paça yeme. Date giderken sokakça hem düşünürken hepsini bunları Pollyanna'ya hesap aldı bir çocuğa. O oturardı yol boyunda küsülü suratla da yonardı bu çocuğundan sopayı. Selam. Güzel güldü ona Pollyanna. Çocuk kaldırdı ona gözlerini ama hemen çevirdi bakışını. Elin yol.
Fena cevapladı o. Pollyanna gülmeye başladı. Seni paçayla da sevindirmeyeceksin. Gülerek dedi o, hem yaklaştı daha yakın. Çocuk sakınardı biraz. Sonra da atıp ona fena bakışını ilerletti, yonmayı kırık hem bilenmedi bıçakla. Biraz sayıklayıp Pollyanna oturdu onun yanına. Ne soyda o inandırmasaydı hepsini, hani sınıştı yardım komitetinden karılara, hem hiç darsımayır ondan ki dolayda yok bir de uşak, o gene de ikide birde saklı umutlanardı bulma kafadar kendi akranların arasında. Bu yüzden o kararladı kaçırmama bu kolaylığı da dostlaşma bu çocukla. Benim adım Pollyanna Whittier. Yalpacık başladı o lafını. Senin ne soyadın? Çocuk gene sakınmaya başladı. O istedi kalkıp gitme ama düşünüp durgundu. Jimmy Bean. Homurdandı o. Pek sevindim hani tanıştık. Ben yaşarım Mrs. Polly Harrington'ın evinde. Sen nerede yaşarsın? Hiçbir yerde. Bir yerde mi? Bu yok nice olsun. Hepsi nerelerdeyse yaşar. Bense bir yerde. Bu aralık. Ben yeni ev ararım. Da nerede o? Çocuk baktı ona öfkeli. Amacık. Ben bilseydim nerede o. Aramayacıydım onu. Pollyanna kaldırdı çenesini. Ona acıttı hani çocuk ona amacık dedi. Ya ne terbiyesiz çocuk. Ama gene de o bir tek akranı dolaydaydı. O yüzden Pollyanna ilerletti. Nerede sen Tyler yaşardın? Ne sen takıldın bana? Dayanmayarak çekindi bir tarafa çocuk. Ne var bunda? Uslu cevapladı kız. Sen kendi hiçbir şey anlatmıyorsun. Biraz daha lafçı olsaydın ben sana hiçbir şey sormayacaktım. Çocuk sakıncalı güldü. Ama gene laf etmeye başladığına yüzü biraz daha yumuşak. İsla o zaman. Benim adım Jimmy Bean. Ben 10 yaşımdayım. Yakınlarda 11 yaşımda olacağım. Geçen yıl beni üysüz uşakların evine verdiler. Orada pek çok küçük uşak var. Bana orada hiç yer yok. Kimseye lazım değilim orada. Bu yüzden de kaçtım. Kararladım ki yeni ev bulacağım kendime. Ama tabi bulmadım. Pek isterim haliz ev bulma, değil yüzsüzlere deni ev. Ki orada anam olsun, değil üretici. Evin varsa, sinsilen de var. Benim babamsa öldü. O zamandan beri ben yüzsüz kaldım. O zamandan beri ararım. 4 evden geçtim. Hepsinden beni kovaladılar. Ben onlara adardım hani işleyeceğim ama onlar gene de beni istemediler. Böyle. Şimdi rahat mısın? Lafını başararken uşağın sesi titredi. Yani yazık. Doldu acıkınlıkla Pollyanna. Hiçbir dama bulunmadı ki seni kabul etsin. Allah'ım ben seni pek iyi anlarım. Açan benim babam öldü. Benim de kimsem yoktu. Sadece yardım komitetinden karılar vardı. Ama sonra beni kendi evine Polly Lelum kabul etti. Pollyanna yarı lafta durgundu. Açık bir fikir şafkındırdı onun yemeğini. Ben bilirim nerede senin evin olacak. Seni de benim Polly Lelum kabul edecek. Ben eminim bunda. O beni kabul ettiyse seni de kabul edecek. O kediciyi Puşık'ı hem köpeciyi Rıжık'ı onları da kabul etti. Onları kimse sevmedi. Onlar yoktu nereye gitsin. O kedicikle köpeciyi kabul ettiyse seni de kabul edecek. Hadi kaçalım daha çabuk. Ben bilirim. Polly Lelum bırakmayacak sizi kahırda. Senin hiç aklına da gelmeyecek ne kadar iyi yürekli benim Lelum. Jimmy Bean'ın zabuncacık suratı doldu sevinmelikle. Yalansız mı? O haliz mi beni kabul edecek? Ben iş yapabileceğim. Bilir misin ne kadar ben kaviyim? Da gösterdi o incecik zabuncacık elci izine. Alacak belli ki alacak. Zira benim Polly Lelum bu dünyada hepsinden iyi. Ben bunu pek iyi anladım o zaman. Açan benim anam oldu Gökhangeli. Bundan kara bizim evde o kadar çok içer var. Ev pek büyük. Var nice olsun. Biraz kahırlanarak ekledi Pollyanna. Var nice olsun hani ilk insana sıra gelecek uyuma tavanda bulunan içercikte. Nice bana. Ama orada artık astılar marlileri pencerelere. Bu yüzden olmayacak ne sıcak ne sinek ne de kirli mikrop. Sen bilsen ne kadar çok mikrop taşıyor sinekler kendi ufacık ayıcıklarında. Kısadan dediğiyle hepsi olacak Kamil. Var nice olsun ki sen iyi kendini götürersen Lelum verecek sana okuyarsın keçik. Oo sende de var çileceğiz. Yüksek sesle dedi kızcağız bakarak onun yüzüne. O zaman sen de sevineceksin hani içerinde yok ayna. Pencereden görünen resimse bin o kadar daha güzel ne kadar duvarda asılan resimler. Ben eminim sen beğeneceksin içericiyi tavanda. Pollyanna durgundu hem sustu soluk almadığını. Bu ben anlarım yaşamak.
dedi Jimmy Bean. O Pollyanna gibi değildi Dilbaz. Hem az anlardı Pollyanna'nın söylediklerinden. Ama pek sevinerdi. Sonra da ekledi. Ya sen çok laf edersin. Bir de laf yetiştiremedim katma. Pollyanna güldü. Sen buna var nice sevinersin. Ben laf ederken sana sıra gelmeyecek düşünmen neyi söyleme. Getirdiğine Jimmy'yi eve. Pollyanna hemen çağırdı onu şaşkın Polly Lelu'sunun yanına. Ah Polly Lelu, sadece bakın kimi ben size buldum. Halis diri çocuk. Siz onu büyüteceğiniz, üreteceğiniz. Ben sanırım hani size ondan olacak daha da meraklı ne kadar puşokla ne da rıcıkla. Hem de bilir misiniz? O kayıl uyuma içercikte tavanda. Bundan kare. O dedi hani işleyeceğiymiş bizde. Ama bunu biz daha göreceğiz. O bana lazım olacak oyun oynamadığını. Polly Lelu'sunun yüzü ilkin beyazladı. Sonra da kıpkırmızı oldu. O ilkin anlayamadı ne anladır Pollyanna. Ama açan anladı artık geçti bir şey yapmadığını. Pollyanna sen ne bayırsın? Kim bu kirli çocuk? Hangi gübürlükte sen onu buldun? Sert sordu o. Kirli çocuk bakınarak kapıya adımladı bir adım geri. Pollyanna ise şengüldü. Ah ben benim o sahibim gibi unuttum size onun adını söylemeye. Elbette o kirli, nice puşok ya da rıcı gibi. İlk günü. Ama ben onları yıkadım da şimdi bakın ne kadar onlar pak. O zaman bu çocuk da yıkanacak. Olacak pak, nice yeni para. Ey yaman, ma gene undacıydım. Polly Lelu tanışın. Bu çocuğun adı Jimmy Bean. Ne arıyor o burada? Nice öyle? Siz anlamadınız mı Polly Lelu? Pollyanna'nın gözleri yayıldı şaşmaktan. Ben onu size getirdim. O bizimle yaşayacak. Ona yev hem sinseler lazım. Ben anlattım ona nice siz kabul ettiniz ilkin beni. Sonra da puşokla rıcıkı. Hem anladım hani siz kabul edeceğiniz onu da. Zira o kediden hem köpekten daha iyi. Miss Polly yavaş çöktü skemleye ve titreyen elinle kapadı yüzünü. O gene may kuvvetsiz kalıcıydı. O kadar ki aldı kendini yele, doğrulttu arkasını. Yeter Pollyanna. Bu sizin en hesapsız yaptığınız. Sansın bize yetmer yevsiz köpek hem kedi. Siz daha lazım da eve getirirsiniz kirli çalıcıyı sokaktan hangisi. İşittiğin bunları Jimmy Bean birden gerginlendi. Gözlerinde yalınlar yayılardı. Hodullu kaldırıp başını o atladı Miss Polly'nin yönüne da korkusuz baktı onun yüzüne. Ben çalıcı değilim ma'am. Bana sizden hiçbir şey değil lazım. Ben geldim burayı. Zerreti bu kızcağız bana adadı. Hani benim işim için bana yedek verecekler. Bir örtü hem bir parça ekmek. O bana asmaydı yalanları kulaklarıma hani siz pek iyi yürekli hem beklersiniz pek beni. Ayağım benim bu yere basmayıcıydı. Kalın iyilikte. Bunları söyleyip o gitti dolu hodullukla. Polly Lelu. Ağlardı Pollyanna. Ben inanardım anne siz sevineceğiniz ona. Ben sanırım ki siz lazım sevinersiniz hani. Miss Polly kaldırdı elini yukarı. Bununla susturarak Pollyanna'yı. O artık dayanamazdı. Çocuğun lafı onun iyi yüreği için çan gibi yüterdi kulaklarında. Biraz daha da o gene kuvvetsiz kalacak. Ama Mrs. Polly tutabildi kendini yelde. Pollyanna, keskin bağırdı o. Ne kadar ben daha işiteceğim sizin bu sevinmelikleriniz için. Sevinme, sevinme, sevinme. Akşamdan sabaha kadar hep o. Hep bir o sevinmelik için. Ben akıldan bozulacağım böyle. Pollyanna açık ağızla durardı. O şaşırdı. Ama Polly Lelu. Yavaş seslendi o. Siz lazım sevinersiniz ona hani ben... Of. Durgunup yarı lafta o kapadı elinin ağzını da ağlayarak çıktı içeriden. Çocuğa yetişti tokatların yanında. Dur! Bekle! Bekle beni! Jimmy Bean! Zor zor çekerdi soluğunu Pollyanna da tuttu onu elinden. Affet beni! Senin kabıtın yok. Dürerek kendini cuvapladı o da haşlak ekledi. O kadar ki ben çalıcı değilim. Belli ki değilsin. Sen öfkelenme Leluma. Başladı yalvarma Pollyanna. Ben olmalı doğru anlatamadım ona kimsin sen Halis'den. Onunsa Halis'den iyi yüreği var ben onu bilirim. Ben doğru anlatamadım ben kabıtlıyım. Ne iyi olacaktı eğer ben bulabilseydim sana yev. Çocuk kıstı omuzlarını da gitti öteye doğru. Yok bir şey. Ev ben kendim bulacağım. Ama bil ben çalıcı değilim. Pollyanna durardı dürük kaşlarla. Derin düşünerek. Bir de onun yüzü açıldı. Ben bilirim ne yapmayı. Sesle benim.
Polly Lelum söylediydi. Hani bugün olacak yardım komitesinin toplantısı. Oradakilerin. Öğlenden sonra. Ben gideceğim oraya. Laf edeceğim senin için. Pay tutacağım. Babam her kere öyle yapar da için bir şey lazımdı liseye diyeni. Kilim liseye ya da okul dinsiz uşaklara diyeni pazarlarda. Çocuk aşağıdan yukarıya baktı Pollyanna'ya fena bakışla. Ben ne kilime mi benzerim? Oysa dinsize mi? Ne soyuk komitet o? Pollyanna uzun uzun baktı çocuğa. O şaştı pek. Cem'i bin. Kim size terbiyelik verdi? Nerede siz büyüdünüz? Nice öyle siz bilmeyesiniz karıların yardım komiteti için. İstemersen anlatma. O zaman anlatma. Umursuz bakışla homurdadı çocuk da dönüp gitti öbür tarafa. Pollyanna hemen durguttu onu. Bu ne istem? Bu komitette var çok karı. Angıları toplanırlar. Bile dikerler, bile yemeği yerler. Toplarlar para orada bulunan insanlara diyeni. Hem ne istem? Laf ederler. Buna denilir yardım komiteti. Onlar da pek iyi. Orada nerede ben yaşardım hepsi iyiydi. Oradakileri ben daha görmedim. Ama onlar da olmalı hep öyle. Bugün öğlen yemeğinden sonra ben gideceğim o toplantıya da anlatacağım senin için. Çocuk gene durdu kendine. Tani, dil bir ama koca komitet insanlardan değilsin hani ben çalıcıyım. Sağ ol. Dil lazım. Ama sen olmayacaksın orada benimle. Ben yalnız gideceğim da anlatacağım hepsini. Öyle mi? Öyle. De bu sıra ben savaşacağım daha iyi açıklama fikrimi. Ben eminim onların arasında bulunacak birisi kim isteyecek senin anan olma. Unutma söylemeni ben işleyeceğim. Getirdi aklına çocuk. Unutmayacağım. Adadı Pollyanna inanarak hani hepsi olacak onun istediği gibi. Yarın ben vereceğim sana cevap. Nice? Hadi buluşalım yolda. Mrs. Snow'un evin yanında. Nerede bugün buluştuk? İsla, ben orada olacağım. Biraz sustuktan sonra uşak ekledi. Bu gece ben uyuyacağım yüzsüzlerin evinde. Döneceğim geri. Başka yok nereye gideyim. Hem de ben bugün sabahleyin oradan kaçtım. Kimseye söylemedim hani niyetlenmerim geri dönme. Zeri söylersem geri kol vermeyecekler. Ama geri dönmesem de onlar hiç kahırlanmayacaklar bu yüzden. Zeri onlar değilsin Sıla, anlar mısın? Onlar umursamıyor. Ben bilirim. O kadar ki ben eminim hani yarın senin evin olacak. Haliziyev değil yüzsüzlere dini. Hem iyi zahmet eden anan. Hadi görüşeceğiz. Kaçarak bardı uşak da kaçtı evin içine. O vakitse Miss Polly oturardı misafir odasında da küsülü bakardı uzaklaşan çocuğun ardına. Açan o saptı da birden görünmezdi. Miss Polly kalktı da oflayıp çıktı yukarı odasına. Bu kararlı hem çemrek insanı yoktu nice tanıma. Onun kulaklarında hep bir yutardı üysüz çocuğun acı lafları. Miss Polly'nin canı doluydu fasıl hem ağır duyguyla. Sansa o neyse kaybetti da geri çeviremeyecek. 12. Baş. Yardım Komitetin topluşu. O günü açan lazımdı toplansın yardım komiteti. Miss Polly'nin evinde öğlen yemeğini yerken sofrada hepsi susardı. Pollyanna çalışardı neyse anlatma. Ama faydasız. 4 kere onun ağzından çıktı lafı sevinme da 4 kere o kızdırıp susardı. Açan o 5.liğe kaçırdı bu lafı. Miss Polly oflayıp dedi. Sakınmayın Pollyanna. Ben bırakırım siz laf edersiniz öyle nice size yakışır. Benim artık yok kuvvetim görmen nice siz kızarırsınız. Pollyanna'nın küçücük suratı ışılama başladı. Çok sağ olun. Ben bu lafı kullanmadan laf edemiyorum. Zira ben artık pek çoktan oyunu oynarım. Ne yaparsın pek çoktan? Meraklandı Polly Lelsu. Oynarım oyunu hangisini bana dene çıkarttı babam. Pollyanna gene yutkundu. Kızararak utanmaktan. 1 minut da geçmedi olsa gene yanlış laf etti. Polly Lelsu dürdü kendini ama bir de laf söylemedi. Bundan sonra öğlen yemeği ilerledi sessizlikte. Yedikten sonra Miss Polly açtı telefonu yardım komitetine. Da dedi hani gidemeyecek bugün çünkü kendini duymuyor iyi. Pollyanna koydu çok kuvvet hani sevinmeme bu habere. O savaşardı duyma acıganlık Polly Lelsu'nun acılarına ama olmardı onda. Lelsu ta çıktığına hem kapadığına kapıyı Pollyanna tutamadı sevinmeli. O şeydi. Zira anladarken komitette Jimmy Bean için
Lelius'u orada olmayacak. O hiç unutamazdı nice Lelius'u söyledi. Hani Jimmy çalıcı da hiç istemezdi hani Lelius'u tekrarlasın bu lafları komitetin yanında. Polyanna bilerdi ki topluş başlayacak saat 2'de kilisede, hangisi bulunur 1,5 kilometrede onların evinden. Sayıklayarak ne kadar vakit lazım yola, o kararlı da hani olacak orada saat 3'te. Lazım bekleme hani hepsi toplansın. Olmasın hani o insan hangisi isteyecek Jimmy'yi alma gelecek daha geç. Yavaş adımlayarak ama büyük gerginlikle yüreğinde Polyanna kalktı basamaklardan. Kilisenin içinde, odaların birinde işitilerdi karıların sesleri, hem gülüşleri. Bir kıpım kadar düşünüp Polyanna adımladı içeri. Şimdi açan sıra geldi laf etme, onu sardı sakınmak. Bu insanlarla o tanışık değildi. Onlar hiç benzemezdi karılara onun komitetinden. Saygılı karılar, zaman hayır olsun. Benim adım Polyanna Whitter. Sanırım ki sizin aranızdan birkaçınız beni tanıyor. Yalpak başladı lafını o. İnsanlar susardı. O sessizlik o kadar derindi. Hani gelerdi ki işitilir nece düğülür herkesin kalbi. Karıların arasından birkaçı bilerdi Miss Polly'nin kakusunun kızı için. Birazı onun için sade işitmişti. O kadar ki o vakit kimsenin aklına gelmezdi ne cevap etmeye bu uşağa. Ben sizin önünüzden bugün marturluk etmeyi isterim. Kekleyerek ilerletti lafını Polyanna, hiç anlamayarak hani kullanır hep o lafları angılarını kullanardı babası böyle olaylarda. Karılar meraklandı. Uşağım benim, sizi Leylonuz mu yolladı? Sordu papazın karısı Mrs. Ford. Polyanna kızardı. Yollamadı, ben kendim geldim. Ben sınaşıkım karılara yardım komitetinden. Onlar yardım ederdiler babama, beni büyütmem. Karıların arasında işitildi gülümsemekler. Papazın karısı sürdürdü kendini. Sesleriz seni uşağım benim. Neyse, bu Jimmy Bean... Çekti soluğunu Polyanna. Onun yok evi. Üysüz evinden karı. Nerede var bir alay ondan da küçük uşak. Orada o kimseye değil lazım. O kendisi bana bunları anlattı. O pek ister hani onun da olsun haliz evi. Anası hangisi onu sevecek, umursuz kalmayacak. O artık 10 yaşında. Yakınlarda 11 olacak. Ben düşündüm, belki sizin aranızdan biriniz isteyecek onu evine kabul etme. Hep olma ona ana. Polyanna lafını başardığından hepsi susardı. Sonra kimse kaldırdı sesini. Ya bak oraya, siz var mıydı işittiniz böyle iş? Polyanna'nın bakışı kahırlı atlardı bir surattan öbürüne. Ben hepten unuttum söyleme. Hani o işlemeye de kayıl. Çabuk ekledi uşak. Ama karılar gene de susardılar. Sonra onların biri buz gibi çetin sesle sorardı daha çok çocuk için. Hepsini öğrendiğiyle onlar laf ederdiler bu uğur için ama havessiz. Polyanna seslergenerdi. Da kahırı gitgide büyerdi. O anlayamazdı hepsini neyi laf eder karılar. O kadar ki pek iyi anlardı hani karıların hiçbiri de istemeyecek kabul etmek kendine Jimmy'yi. Onların arasında vardı uşaksız insanlar da. Hepsi sanardı hani onlar alacak bu uşağı. O kadar ki kimse buna kayıl olmadı. Papazın karısının aklına geldi hani onlar var nice daha az para versinler India'ya yardım etmediğini. Da o paradan yardımlasınlar bu çocuğa büyütmek hem üretme. Bunu işittiğine kalktı bir gürültü. İnsanlar laf ederdiler yüksek seslerle. Onlar hemen belli ettiler hani onların komiteti anılmış olduğu üzere onlar hepsinden çok para yolladılar yardım etmediğini India'ya. Hiç istemezdi onlar kaybetmek kendi yüksek adını. Bu yüzden kayıl olmazdılar pay etme o parayı bu yüzsüz uşağa. Polyanna kendi kendine açıkladı. Hani çoğu lafları anlamır, o kadar ki iyi anlar. Hani bu insanlara değil önemli kime yardımlama, onlara önemli olma ilk sayıda ne soysa bir kiyatta. Polyanna inanma istemezdi buna. O kahırdaydı. Dışarı çıktığına pek sevindi hani taze soluk alır hem sessizlikte bulunur. Ama hep bu vakit onun canı doluydu küsüyle de. Yarın sıra gelecek anlatsın Jimmy Bean'a ki yardım komitetinden insanlar kayıl oldular yardımlama uşaklara uzak India'dan. Ama bir kuruş da istemediler verme uşağı kendi kasabalarından. Bu hiç sevindirmezdi Polyanna'yı.
Belli bir şey. Bu pek yani onlar yardımlarlar dinsizlere. Ufladı o kendi kendine. Ama ne? Bizim uşaklar tam mı Bet India'nın uşaklarından? Sayıklardı Pollyanna, eğildi başını. Bana görese dahi yansın o kağıtlar ilk yerlerin. Sadece Jimmy ben mutlu olsun. 13. Baş. Pendleton'ın dağında. Komiteti bıraktığından Pollyanna eve gitmeyi istemedi. O doğruldu Yılma'ya doğru. Bugün Pollyanna boştaydı. Dinlenme günüydü onda. Seyrekte vardı günleri açan yoktu dikme ya da yemeğe öğrenme yapma urokları. Ama gene de gün kolay değildi. O yüzden uşak kararladı hani rahatlanacak dağda yeşillikler içinde hem sessizlik içinde. Güneş yakardı ama o durgun vardı. İlerledi Yılma'nın tepesine. Hep o kadar. Saat yarım altıyadan yok ne yapayım evde. Dağın içinden geçeceğim. Bu dağ Kamil ne kadar tozlu yoldan yürüme. Pollyanna değildi Sifte Pendleton dağında. O bilerdi ne kadar onun içi güzel. Ama bugün orada daha da iyiydi ne kadar ileri. Onun kahırı da bozmadı bu güzelliği. Olsaydı hepsi o karıları tibre geçirme. Ofladı yavaş Pollyanna. O seyrederdi yapraklar arasından görünen gökü. Ben eminim onlar burada olsaydılar hemen değiştiriciydiler fikirlerini. O zaman Jimmy Binda olacıydı ev hem anası. Pollyanna hiç şüphelenmezdi bu fikrinde. O yemindi hani öyle de olacıydı. O kadar ki bilmezdi ne türlü açıklasın bu fikrini. Ne kendine ne de başkasına. Birden uşak kaldırdı başını da sesirgendi. Uzakta işitilerdi köpek sesi. Bir kıpımdan sonra o köpek pedalandı fidanlar arasında. Selam, selam. Ses etti Pollyanna köpece. O tanıyardı köpeği. Onun sahibisi Theo sahibiydi. Mr. John Pendleton. Bu yüzden Pollyanna umutlanardı hani köpeğin ardına pedalanacak adamda. Ama o yoktu. O zaman Pollyanna meraklandı köpekle. Köpek kendini fasıl götürerdi. O durmamayca salardı hem kaçınardı yolcuzda öte bu yana. O saptı bir tarafa kaçtı uzağa sonra döndü geri salarak. Dur ev değil o tarafta. Gülümsedi Pollyanna hiç alatlanmayarak sapma. Ama köpecik hep bir kaçınardı iki tarafa. Pollyanna'ya sonra yan yolcuza amacı gibi. Güydeci titrerdi. O kendisi de hep salardı hem uluyardı. O kara gözleri o kadar adam doluydu yalvarmakla hani Pollyanna artık anladı. Köpecik çağırıyor onu ardına. Daha saptığıyla yan yolcuza köpek uçarak kaçtı ileri. Birazdan sonra anlaşıldı ne olur. Yolun yanında bayırın bir kenarında hiç dürtülmeyerek yatardı adam. Pollyanna'nın ayakların altında çıtırdadı dallar. Da adam çevirdi başını. Kızcağız bağırarak kaçtı adamın yanına. Mr. Pendleton, sizinle bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. İstedim güneşte ısınayım, yatayım. Fena cevapladı o. Sen ne aklın mı yermer bana yardımlama? Sana var mı nice güvenme? Pollyanna çekti soluğunu. Ne yapsın? O sorulara vererdi uz hem sıra vardı cevap. Mr. Pendleton, ben bilmiyorum yerer mi benim aklım? Yardımlayabileceğim mi? Onu da bilmiyorum. Ama hepsi karılar yardım komitetinden derdiler hani bana var nice güvenme. Sadece Mrs. Rose'un başka türlü sayardı. Ben işittiydim nice onlar bunu laf ederler. O kadar ki onlar bilmezdiler hani ben işiterim. Mr. Pendleton küsülü gülümsedi. Afiyet uşağım ben anladım seni. De bu ayağım belam benim. Sesle beni. Mr. Pendleton sustu. Uzalttı elini cübüsüne. Çıkardı oradan bir avuç anahtar. Ayırıp onların arasından birini gösterdi Pollyanna'ya. Bu yolcuzdan gideceksin, yetişeceksin benim evime. Sonra de bu anahtarlarla açacaksın çalmar altında bulunan kapıyı. Bilir misin ne o çalmar? Oh, bilirim sır. Benim elimde de var çalmar. Ben onun örtüsünde uyuduydum. O kadar ki ben çok uyuyamadım. Beni çabuk buldular. Ne? Ama hadi. Bu değil önemli. Da de, açan gireceksin evin içine. Git ilk içeriden hayada. Orada da aç en bitki kapıyı. Orada büyük sofranın üstünde göreceksin telefon. Becerir misin onu kullanma? Yenice sır. Bir kere polilelim. Unut bir parça vakıda Polly Lelun'u. Öfkeli kesti onun lafını Mr. Pendleton.
Sofranın üstünde bulacaksın kağıt telefon numaralarından. Sanırım sen tanıyacaksın kağıdı. Tanıyacağım sir. Polilerimde de var. Onun içinde nişte laplar var. Pek gülerim onlardan hem... O kağıtta Doktor Thomas Chilton'un numarasını bulacaksın. Sonra da açacaksın ona telefon da söyleyeceksin. Hani John Pendleton bulunur küçük Kartal Bayırı'nın kenarında. Yatır orada kırık ayakla. Kovulsun birkaç kişi ta yanına hem bir şey niye beni taşıyacak. Ötedir o bilir ne yapma. Kol gelsin bu yana evin yolcu izinden. Kırık mı? Ah Mr. Pendleton bu pek çirkin. Ama ben pek sevinirim hani buradayım. Belki ben yardım edebileceğim. Elbet ki yardım edebileceksin. Ama bezbelli istemersin. Şimdi ama bırak bu laflarını da git yap ne sımırladım. Ofladı Mr. Pendleton. Pollyanna May işitilmeyen sesle inledi de gitti. Bu sıra Pendleton dayın güzelliği onu meraklandırmardı. O gider de ağlatla hem açık göz bakardı ayakların altına kösteklenmemediğini bir dalda da düşmemediğini. Yakınlarda o gördü evi. O vardır ta ileri de gördüydü onu. Ama yakın yaklaşmay sefte sıra gelerdi. Bu büyük, gözle kaplanmayan, boz taştan ev, balaban sundurmayla hem kolonnalarla korkudardı uşağın yüreğini. O kadar ki Pollyanna durgundu sadece bir kapıma, sonra aykırladı bahçeyi, dolayladı evi, buldu çalmarı hem onun altında bulunan kapıyı. Zavallı uşak, bütün yol sıkı tutardı anahtarı elinde. Bu yüzden bayılmış parmakları hiç onu seslemezdi. Zor zor o açabildi kilidi. Da ağır demirden yapılı kapı gıcırdayarak açıldı. Pollyanna çekti derin soluk. O lazım da ağlatlasın ama korku sarardı onu. Uşak durgundu. Attı bakışını ilk içeri karanlık hayada. Onun fikri karışardı. Bu John Pendleton'ın evi saklı bilinmeyen ev. Onun içi dolu tılsımlarla hem herhangi kapımda varnizde düşsün tavan üstüne. Şimdi ise o, Pollyanna, lazım girsin bu bilinmeyen neyle dolu içerilere, sonra açsın telefonu doktora, hem anlatsın ani evin sahibisi şimdi yatır. Bağırıp korkudan hem savaşarak bakınmamadoz dolayı Pollyanna uçarak kaçtı hayattan kapıyadan. Da açtı onu. İçerisi de büyüktü hem karanlıktı nicide hayat. Kara perdeler, mor dolaplar, sadece batı tarafında kalan pencereden yere düşerdi güneş şafkı. Sofra üstünde duran telefon da yalabardı bu şafktan nice gümüş. Pollyanna ayakların ucuna kalktı da yavaş yaklaştı ona. Telefon numaralarının kağıt yoktu dolapta. O yerde yuvarlanardı. Pollyanna açtı sayfayı bukva çeyle, buldu labı Chilton. Bir minutun içinde o bağlandı doktorla da titreyen sesle anlattı ona ne oldu hem kısadan cevapladı doktorun sorularını. Sonra bitirip lafını koydu telefonu yerine hem kolaylıkla ofladı. Pollyanna'da yoktu vakit bakınma iki tarafa. Onun aklında kaldı kara perdeler, dolaplar dolu kağıtlarla, bokluklar yerde, sırasızlık sofranın üstünde, kalın parmak toz hererde hem çok kilitli kapılar. Onun derisi tikenlenerdi sade fikirden hani bu kapıların ardında var nice olsun tılsım. Çabuk bakınıp o kaçtı geri o ağır kapıya, hangisi öyle de durardı yarıyadan açık. Bakmayarak hani deri acı varken vakit daha oya geçer, Mr. Pendleton pek şaştı ne kadar çabuk döndü geri Pollyanna. Ne oldu? Kilit mi kırıldı? Sert sordu o. Pollyanna geniş açtı gözlerini. Kırılmadı. Ben buradayım. Mr. Pendleton, sizin sımarlamalarınızı yapmadan gelecektim mi ben geri? Doktor artık yolda. Yardımcılarla bile. Nice siz istediniz. O dedi hani anlamış nerede siz bulunursunuz. O yüzden ben kalmadım onu bekleme evin yanında. Ben sizin yanınızda isterim olayım. Benim yanımda mı? Küsülü gülümsedi Mr. Pendleton. Daha iyi olacaktı eğer bulsaydınız kendinize daha yakışıklı insanları. Siz böyle düşünürsünüz o yüzden hani siz yalpak değilsiniz değil mi? Sağ olun hani pek dürüstsünüz. Öyle. O yüzden. Pollyanna yavaşça güldü. Ama siz dışından sadece böyleysiniz. Yüreğinizse iyi. Siz nereden bunu bilirsiniz? Sordu o savaşarak çevirmeye başını ama dürtmemeye güydeyi. Bu hemen belli. En ilk ben hesap aldım. Ne kadar siz seversiniz köpeciğinizi. Siz de mi hesap alırsınız ne kadar iyi köpecikler hem kedicikler duyarlar iyi hem fena yüreklileri. Onlar bunu insanlardan daha iyi bilirler.
Ya sizleyin, ben yakışır tutayım sizin başınızı. Teklif etti o birden. Pollyanna yardımlarken geçirmeye başını kendi dizlerine Mr. Pendleton birkaç kere yavaştan ofladı. Ama bitki o buldu. Hani Pollyanna'nın dizleri daha iyi yastık yerine kullanma ne kadar çetin taşları. Angıların üstünde o yatardı tayilerden. O böyle bana daha iyi. Sonra o sustu. Pollyanna bakardı onun yüzüne da anlayamardı uyukladı mı oysa uyuklamadı mı. Alle uyumardı. Öyle gelerdi hani o sıkıp dudaklarını savaşardı oflamama acıdan. Pollyanna bakardı onun büyük kavi hem de yardımsız güydesine de onun ağlayacağı çıkardı. Mr. Pendleton'ın bir yeli sarkardı yerde. Öbür kuvvetsiz yelinle o sardı köpeğini, angısı sessiz yatardı hem hiç çevirmerdi sabisinden bakışını. Geçerdi minutlar. Güneş çöktüydü batıya, fidanlar atardı uzun gölgelerini. Pollyanna oturardı tutup soluğunu. Hiç korkmayarak onun yanında 2 adım uzaklığında kondu bir kuş. Ona yakın kan burnusunun ucunda dalcağızda oturur sıncap. Hem sallar yumuşak kuyruğunu seyrederek ufacık gözlerinden köpeğe. Ama köpek kıstı kulaklarını da yavaşçık uludu. Sonra birden salmaya başladı. Gelen kapımda Pollyanna işitti sesleri hem hemen de gördü o seslerin sahibilerini. Onlara yaklaşardı 3 adam. En balaban onların arasında Dr. Chilton'dı. Onu Pollyanna hemen tanıdı. O kel başlı hem iyi bakışlı bir adamdı. Doktor danıştı uşağa nice çoktan bilinen bir kafadarına. Ya söyle genç kızcağız, meraklı mı olma doktorun yardımcısı? Ne dersiniz sir? Ben ilaçlama becermeyerim. Ben sadece savaştım hani ona olsun daha kolay yatma. Ama ben o kadar sevinirim hani siz buradaysınız. Ben de. Salladı başını doktor da hemen tutundu bakma hastayı. 14. baş. Her günkü paça. O günü açan Mr. Pendleton belaya düştü. Pollyanna akşam yemesine biraz geç kaldı. O kadar ki bu sıra o cezadan kurtuldu. Nancy beklerdi onu kapının yanında. Şükür Allah'a, sen diri hem zararsız eve döndün. Sen sahada baktın mı? Saat 6:30'ye. Ama benim kabahatim bunda yok. Emin ederim sana, kendi Polly Lelum'da kaybolacak öğrendiğiyle. Polly Lelum hiçbir şey demeyecek. O yok evde. Nice öyle yok? Benim bitirme öyle. Kahıra girdi Pollyanna. Pollyanna'nın fikrinden çabuk geçti bu günlerin olayları. İlkin kedicik hem köpecik, sonra yüzsüz çocukcak, sonra bu yapışkan laf sevinme hem laf baba. Hangisi hep bir alatlar atlama Pollyanna'nın dilinden. O öldü mü? Nice diyeyim, o diri, başkası. Biraz giyirip vakıdı cuvakladı Nancy. Neredeyse Boston'da geçinmiş onun silsilesi, ona sıra geldi hemen çıkmaya yola. Öğlen yemeğinden sonra ta sen gittiğiyle o kabiliyetli çabuk mektup. Da şimdi olmayacak 3 gün sıra vardı. Sen sadece hesapla. De buna halis var nice sevinme. Biz seninle ikimiz kaldık sahibi yerine. Öyle. Pollyanna'nın yüzü doluydu korkuyla. Sevinme ölüye mi? Nancy. Ben sevinmerim hani ölüm var Miss Pollyanna. Sadece ona sevinim hani. Nancy birden sustu. Onun gözlerinde şiretlik vardı. Sesleyin Miss Pollyanna. Değil mi siz beni öğrettiniz bu oyunu oynama? Pollyanna dürdü kendini da derin düşünmeye daldı. Yok yapma Nancy. Karşı durdu hem salladı başını o. Bezbelli var bu dünyada o işler hem o olaylar angılarınla benim oyunumu yakışmar oynama. Ölüm girer o işlerin sayısına. Açan insan ölür yok neye sevinme. Nancy gülümsedi. Niçin? Var nice sevinme hani seni gömmerler. Hani dirisin. Hesap aldı Nancy. Ama Pollyanna artık işitmezdi onu. O başladı anlatmak kahır için angısı geldi Mr. Pendleton'ın başına. Nancy hemen unuttu ölüm için da açık göz seslerdi. Ertesi günü kızcağız gitti o yere nerede anlaştıydı buluşma Jimmy Bean'la. Nice o sayıklardı, öyle de oldu. Çocukcak pek gücende hani yardım komitetinden karılar ayırdılar India'nın uşaklarını onun yerine. Yok neye şaşma.
Belli ki yeni hem bilinmeyen işler daha meraklı. Ne kadar onlar angılarına sınaşıldı. Alemin balı daha tatlı. Belki beni kimse India'dan isteyecek kabul etme. Ne iyi olacaktı oraya gitme. Pollyanna başladı şen palmalarını düğme. Halis, Jimmy, nice öyle ben buna fikirlenemedim. Ben yazacağım senin için benim kasabamdan yardım komitetin karlarına. Onlar India'dan değil ama ta batıda yaşarlar. Gene de dil yakın bize. Sanırım sen de böyle düşüneceydin. Geleydin oradan bu yana koca yol treninde. Jimmy'nin yüzü şıladı. Sen sanırsın onlar beni Halis'den kabul edecekler mi? Kabul edecekler Ziye. India'dan uşakları kabul ederler. Seni de kabul edecekler. Onlara sadece lazım olacak düşünme. Mana sen India'dansın. İsteyip de kendilerini aldatma. Sen de geleceksin uzaktan nice de India'dan uşaklar. Bekle, ben yazacağım onlara. Yazacağım Mrs. White'a. Değil, Mrs. Jones'a yazacağım. Mrs. White'ta var daha çok para ama Mrs. Jones her kere daha çok para verir yardım edeyini. Bu fasıl biraz, öyle. O kadar ki ben eminim onların biri kayıl olacak seni alma kendine. İyi, sadece unutma yazma anne, ben çalışacağım. Kendi ekmeğimi hem örtüyü başımın üstünde ödeyeceğim işimle. Zeri çalıcı değilim. Yaşamaktaysa eğer bir iş için ödeyelim lazım. Kâr yardım komitetinden karlar adam. Jimmy biraz sustu da sonra ilerletti lafını. Onlardan cevabı ben yüzsüzlerin evinde bekleyeceğim. Ya böyle. Bu türlü ben bileceğim nerede seni bulma. Seni alacaklar. Zira sen onlara dini yerin öbür kenarından da geleceksin. Benim Polly'lilum kayıl oldu. Ya sesle. Geldi yeni fikir Pollyanna'ya. Belki o beni o yüzden kabul etti. Zira ben tünelin başka kenarından da geldim. Sen fasıl kışasın. Gülümseyerek dedi çocukcak da gitti yolundan. Pendleton'un dayında olaydan sonra bir hafta geçtiydi. Açan Pollyanna dedi Lelus'una. Polly Lelu, ben sanırım siz karşı durmayacaksınız. Eğer ben götürersem paçayı başkasına Mrs. Snow'un yerine. Ben eminim Mrs. Snow istemiyor paçayı yemeye büyün. Allah'ım, Pollyanna, ne geldi aklınıza gene? Ofladı Lelus'u. Peki yoruldu beni sizin bu uşaklığınız hem yüzelliğiniz. Pollyanna duygulandı hem durdu kendini. Polly Lelu, nasıl yüzillik için siz söylersiniz? Onun tersine anlamı yüzilliksiz mi, talantsız mı? Kam öylece. O zaman hepsi ıslah. Ben sevinirim hani yüzelim. Bilir misiniz, Mrs. White pek sık tekrarlardı. Hani Mrs. Rosen o yüzilliksiz, talantsız, kim hiç az etmedi ondan. Polly Lelu, ben size hiç anlatamayacağım. Nice onlar bağırışardılar, hem ne kadar iş açardılar babama. İstedim söyleme, ne kadar bize iş açardı onlar. Onları ikisini daha zor da uslandırma ne kadar hepsi öbür insanları birden. Savaşta kolay çıkma bu olaydan uşak. O artık pek yorulduydu korunma. Nice Sicilla'dan hem Haribda'dan. Babasının kuralından anlatmama onu ne olur evde, hem de Lelus'unun sımarlamasından anlatmama babası için. Hadi artık yeter. Biraz çıkıp kendinden durguttu onu Lelus'u. Sizi yok nice doğrultma Pollyanna. Neyi de laf etmesek siz hep bularsınız ne anlatma karılar için yardım komitetinden. Öyle mıyım? Siz doğruysunuz ama bilir misiniz beni öyle terbiye ettiler de. Yeter Pollyanna. Buz gibi soğuk sesle durguttu onu Lelus'u. Ya söyleyin bana şimdi, kime siz istersiniz bu paçayı getirme? Emin ederim size Polly Lelu, bunda hiçbir şey yok neye siz karşı duracaksınız hem kayıl olmayacaksınız. Siz sımarladıydınız getireyim yemeği hasta insana. Ne olacak eğer ben bir kere bağırlım getirirsem yemeği hasta adama? Kırık ayakla o çok vakit yatalak olmayacak. Mrs. Snow'sa daha çok vakit yatalak olacak. Yetiştireceğim da ona getirme paça. Ya durgun Pollyanna. Hangi hastaya siz niyetliyseniz paça taşıma. Kim kırdı ayağını? Ne boş işler anlatırsınız. Ben unuttum da siz daha bilmeyesiniz olmalı. Bu oldu açın siz yoktunuz evde. O gün açın siz gittiniz yoluya, ben mahsus buldum onu dağda. Sonra bana sıra geldi açma anahtarla onun evini, telefon açma doktora. Sonra da ben tutardım onun başını doktor gelince. Ondan sonra ben eve döndüm da birden görüşmedim.
Nancy Mrs. Snow'a dini paça hazırladı da ben düşündüm ne iyi olacaktı eğer bir kere barlım getirebilsem hasta adama o paçayı. Yakışır mı Polly Lelu? İyi, yakışır. Havessiz kayıl oldu Polly Lelu'su. O artık darsıdıydı bu laf etmekten. Kime lazım bu paça? O ne ister? O sahibi. Mr. John Pendleton. Mrs. Polly doktor geldi. John Pendleton mı? Doğru. Ben Nancy'den öğrendim onun adını. Siz onunla tanışır mısınız? Mrs. Polly'den cevap gelmedi. O sordu. Siz tanışır mısınız onunla Pollyanna? Pollyanna salladı başını. Öyle. Şimdi o hep bir laf eder benimle hem sırıdır. O sadece dışından öyle küsülü hem selimsiz gibi anlar mısınız? Hadi ben gideceğim. Alacağım paçayı. O hazır artık. Kapılara yetişip dedi Pollyanna. Pollyanna! Pollyanna durgun! Miss Polly'nin sesi birden sertleşti. Ben değiştirdim fikrimi Pollyanna. İsterim ki siz bugün, nice de öbür günler getirirsiniz paçayı Mrs. Snow'a. Bu kadar. Serbestsiniz. Gidin. Pollyanna'nın yüzü karardı. Polly Lelu ama onda daha çok vakit önünde var. O daha çok yıllar hasta yatacak. Da yiyecek ne ister hem ne kadar ister. Bu adamın sağ ayağı kırık. Kırık ayakla çok vakit yatılak kalmıyorlar. Öyle de bir hafta artık geçti nice o ayağını kırdı. Ben getirdim aklıma. İşittiydim hani Mr. Pendleton belaya düşmüş. Biraz gererek lafları cevapladı Mrs. Polly. O kadar ki ben istemiyorum ona paça yollama Pollyanna. Ben anlarım. O değil pek güler yüzlü. Siz onu bu yüzden sevmiyorsunuz olmalı. Ama ben ona söylemeyeceğim hani paçayı sizden. Diyeceğim hani kendimden getirdim. Pek severim onu. Sizin yerinizde olsaydım sevineceydim getireyim ona paçayı. Miss Polly may sallayıcıydı başını. Ama birden bir fikir durguttu onu da o sordu yavaş sesle. O bilir mi kimsiniz siz Pollyanna? Uşak ofladı. Bilmiyor annem Polly Lelu. Ben bir kere söylediydim adımı ona. Ama o hiçbir kere de danışmadı bana adımca. Hiçbir kere. Nerede yaşarsınız bilir mi? Yok bilmiyor. Ben ona anlatmadım. Çıkar hani o bilmiyor hani siz benim kakumun kızı. Sanırım hani ki bilmiyor. Miss Polly derin düşünmeye girdi. Gözlerinle Pollyanna'ya bakardı ama fikri uzaklarda neredeyse bulunardı. Uşak dayanmaksız bir ayından öbür ayına ardılardı. Darsıyıp ofladı. Lelu'su doktor geldi kendine. Peki Pollyanna. Siz var nice gidersiniz Mr. Pendleton'a paçayla. Ama söylersiniz hani o sizden. Tutun aklınızda. Paça kendinizden. Allah korusun yer o anlarsa başka türlü. Anladım mım? Değil mım? Sağ olun Polly Lelu. Şim fırladı içeriden Pollyanna. 15. Baş. Doktor Chilton. Geldiğin an ikinciler Mr. Pendleton'a, onun büyük taştan evi artık korkulu gelmezdi Pollyanna'ya. Saklılıklarla dolu gibi görünmezdi. Pencereler açıktı. Artta ihtiyar hizmetçi kasiyerardı giysileri. Çalmarın altında da durgunmuştu Doktor Chilton'un iki tekerlekli taligası. Yaklaştığına kapıya Pollyanna ses etti Çanciza. Ne iyi ki bugün sıra gelmer kilitle zeytlenme kapıyı açma değil. Mr. Pendleton'un köpeği hesap aldığıyla uşağı sevinerek kalktı basamaklardan, hemşen sallardı kuyruğunu, bu türlü selamlaşarak Pollyanna'yla. Kızcağıza sıra geldi bekleme, ne zaman hizmetçi başaracak giysileri serme da açacak kapıyı. Zaman hayır olsun. Ben Mr. Pendleton'a paça getirdim. Gülümsedi Pollyanna. Sağ olun. Ben söyleyeceğim ona. Dedi hizmetçi. Uşağın elinden paçayı kabul ederek. Kim sizi yolladı miss? Bu sır yanısından mı paça? O vakit hayada çıkan doktor gördü Pollyanna'nın gücenik yüzünü, hem işitti onların laflarını da hemen yaklaştı. Sır yanısından paça mı? Pek lazımlı hem faydalı yemek. Belki siz isterseniz görüşmek hastayla miss. Öyle sır. Belki isterim. Şenlendi Pollyanna. Doktor salladı başını, şaş beş kalan hizmetçiye. Da o geçirdi uşağı hastanın içerine. Orada bulunan yeni öğrenen doktor kahırlı bağırdı. Doktor sımarlamadı mı kimseyi kol vermeme hastaya? Sımarladım. Yavaş seslen dedi doktor. Hiç korkmayın.
Ben alıyorum üstüme bu işi. Sonra da yarı sesle ekledi. Sizin daha haberiniz yok ama lazım size doğrudan söyleyeyim. Hani bu kızcağız en iyi ilaç. Da varsa Pendleton'a dini en iyi ilaç, o ilaç bu uşak. Bu yüzden ben kol verdim onu hastanın yanına. Kim o? Bir parça vakit doktor şüphelendi de dedi. Kasabanın en anılmış hem en zengin insanların kakusunun kızı. Adı Pollyanna Witter. Doğrudan söyleyeyim yakından tanışık değilim bu uşakla ama hastalarımın çoğu onu bilir. Pek şükürüm bu kızcağıza. Doktorun yardımcısı gülümsedi. Ne söylersiniz? Neyle de o kadar büyüler bu uşak? Doktor salladı başını. Bu bana belli değil. Bilmiyorum. O kadar ki var fikrim hani iş durar sevinmelikte. Ne de olmasa o sevinmelik sürünmer hem bitmer. Çok kere bana anlattılar onun şaşılacak sözleri için. Da nice ben anlarım, o lafların çoğundan kırmızı ip gibi geçer laflar hep bir sevin. Olsaydı ben hastalarıma yazayım onu ilaç yerine. Ama biz onu ilaç yerine yazarsak işsiz kalacağız. O zaman sıra gelecek ağır işe gidelim. Güldü doktor oturarak dalgasına hem tutarak elinde terbileri. Bu vakit Pollyanna'yı doktorun lafına göre geçirdiler içeri. Onun yolu düşerdi büyük bibliotekanın içinden. Onun yoktu çok vakti bakınmadoz dolayı. Ama gene de o yetiştirdiği hesap alma hani çok işler değişirmiş burada. Eskisi gibi kalmış sadece uzun kağıtlar sıraları hem kırmızı perdeler. Ne bokluk ne toz. Sofranın üstü topluydu. Hepsi yerli yerinde durardı. Fırının telleri yalabardı nice yeni. Kapıların biri açıktı. Kar orayı da geçirdi onu hizmetçiydi. Bir kapım içinde Pollyanna bulundu güzel zengin yatak içerisinde. Da işitti onu geçirenin korkuyla dolu sesini. Affedin sir. Burada ne saysa kızcağız size paça getirdi. Doktor bıraktı onu gelsin size. Ta bir kapım da Pollyanna kaldı yalnıza yatalak hem fena nice kendi şeytan hastayla. Size ne anlaşılmadı mı ne ben dedim? Bu sen mi? Sert sesle sıvıttı o bu lafı, açan Pollyanna yaklaştı onun yatağına. Ben sir, bilseniz ne kadar ben sevinirim hani beni kol verdiler dolaşayım sizi. Bilir misiniz? İlkin sizin hizmetçiykanız istedi ki ben vereyim onun aşırı paçayı da gideyim. Ben sandım hani hepten sizi görmeyeceğim. Ama sonra doktor geldi da dedi hani bana yakışarmış sizi dolaşma. Bu pek kamil değil mi? Hastanın dudakları hemen gülüşte yayıldı. O kadar ki o sadece dedi. Ben size paça getirdim. Sığır yanlısından. Umutlanırım hani siz seversiniz paça. Kahırlan sesinde sordu uşak. Ben yemeyerim böyle yemek. Onun çabuk gülüşü kaybeldi yüzünden. Gülüşün yerine pedalandı fena bakış. Birkaç kıpıma Pollyanna'nın yüzü gücenikti. O koydu çöğeni sofraya. Da onun gözlerinde gene pedalandı şenlik ateşlikleri. Öyle mi? O zaman lazım öğrenelim. Beğenir misiniz olsa beğenmersiniz mi siz bu yemeği? Pek sevinirim hani siz onu daha dağıtmadınız. Ama siz bilir misiniz ne soy? Hadi yetecek. Ben bilirim sadece bir iş. Hani ben bağlıyım yatağa. Dallelem yatacağım burada. Hristos'un ikinci gelmesine adın. Pollyanna'nın gözleri doldu korkuyla. Olmaz. Mr. Pendleton, ben sanmıyorum hani bu hastalık uzanacak bu kadar çok vakıda. Kendi Arhangel Gavril peki gelecek daha erken ne kadar lazım. Belli ki ayız kağıtta yazılı hani var nice gelsin herhangi gün. Ama ben sanmıyorum hani bu yakınlarda olacak. Ben inanırım ayız kağıda. Ama inanmıyorum hani bu olacak bu kadardan yakınlarda ve biz şimdi... John Pendleton başladı bütününe yürekten gülmeye. Hemen giren doktorun yardımcısı işittiğine gülüşü durmamayıcı kaybeldi içeriden. O benzer de aşçıya hangisi korkar hani soğuk hava bozacak pesmetleri da hemen kapır fırının ağzını. Sana gelmiyor mu hani sen karıştırdın biraz? Sordu Pollyanna'ya John Pendleton. Uşak güldü. Belki de ben sadece istedim söyleme hani kırık ayak ya da yel değil uzun vakıda. İnsanlar çabuk alışırlar. Bu değil hastalık bütün yaşamaya nece Mrs. Snow'da. Bu yüzden inanın bana Mr. Pendleton siz kalmayacaksınız yatalak Hristos'un ikinci gelmesine adın. Hem önemli de o hani siz buna lazım sevinersiniz. Ben sevinirim de. Dürük nice hava cevap etti hasta.
Bundan kare siz kırdınız sadece bir ayınızı, değil ikisini de. Buna da lazım sevinersiniz. Hepten girdi oyuna Pollyanna. De, Halizda, yani şaşılacak uydu bana. Fena gülümseyerek homurdadı Mr. Pendleton. Belki ben daha lazım sevineyim hani değilim çok ayaklı da kırmadım kendime yüzlen ayak. Pollyanna gene güldü. O da bir şey değil. Ben vardır işittiydim. Çok ayaklı hayvanlar için onların ayaklarını hiç yok nice sayma. Siz var nice sevinersiniz hani. Aha öyle. Birden kesti onun lafını hasta olan da onun sesinde gene duyulardı eski hacı notalar. Var da bir alay işler neye ben var nice sevineyim. Örnek getireceğim. Ben var nice sevineyim doktora, onun yardımcısına hem de te o fikirsiz hizmetçi Kayakufna'da. Ne değil mi öyle? Siz sadece düşünün. Ne yapacaktınız siz onlarsız? Yapacıydım ne? Birden sordu o. Derim ne siz yapabileceydiniz onlarsız? De bu halda kırık ayakla yatarak yatakta. De onda da duruyor iş. Hani ben yatayırım da kalkamayırım. Sense istersin hani ben sevineyim. Hani bu kısa fikirli hizmetçiyka bütününe evi baş aşağı aktarır. Da der hani o paklar içerileri. De o doktorun yardımcısı da onunla her bir işte kayıl da der buna hastayı bakmak. Ben artık susarım doktor için. Hangisi bunları hepsini elde tutar. Onlara da bu iş için masaldan gibi büyük paralar ödeyeceğim. Pollyanna anlayışlı bakardı ona. Doğru bilirim. Paralar. Bu hepsinden fena. Siz olmalı o kadar çok yıl toplardınız. Ne? Derim toplardınız. Kendinize bir şey almadınız. Öğlen yemeğinde fasulye hem balıktan köfte yediniz. Söyleyin yakışarsa. Siz sever misiniz fasulye? Oysa kavrulmuş pipi yanısı tam iyi. Ama siz kıyamıyorsunuz 60 cent mi? Sesla uşağım. Senin aklın yerer mi ne sen anladırsın? Pollyanna şen gülümsedi. Kahırlanmayın Mr. Pendleton. Benim pek iyi başım çalışır. Siz beni aldatmayacaksınız. Siz sanırsınız hani ben bilmiyorum nice siz her bir centi toplarsınız. Hani dinsizlere dini daha çok para toplansın dini mi? Ben açan bunu öğrendim. O zaman daha da pek anladım. Hani siz sadece dışından dürük görünürsünüz. Ama canınız sizin pek iyi. Hem cömert. Bana Nancy hepsini anlattı sizin için. Hasta olan şaşarak kaldı açık ağızla. Nancy size söyledi hani ben para toplarım. Sabi Allah'ım. İsterdim ben bileyim kim o insan. O bizim Nancy. O işler benim Polly Lelum'da. Polly Lelum'da mı? Kim o senin Polly Lelum? O mu? O Miss Polly Harrington. Ben onunla yaşarım. Hasta adam may fırlayıcıydı yataktan. Miss Polly Harrington. Yavaş sesle söyledi o. Da sen onunla mı yaşarsın? Doğru. O benim anamla kız kardeş. Büyük saygıdan benim anama, o kabilette beni kendine da beni öğretir hem terbiye eder. Açan babam geçti yaşamaya göke, oraya nerede benim anam hem kız kardeşçiklerim. Ben bu yerde yalnızca kaldım. Eğer saymazsak yardım komitetinden karları. O zaman Lelum aldı beni kendi evine. Hasta susardı. Onun yüzü o kadar adam birden beyazladı. Hani Pollyanna korkudan kalktı ayağa. Ben sizi yoruldurum. Gideceğim artık. Umutlanırım hani siz beğeneceğiniz paçayı. Hasta adam birden çevirdi başını hem açtı gözlerini. O gözlerin derinliğinde görünerdi büyük anlaşılmayan darsıklık hem üzlemek. Çıkar hani sen Miss Polly Harrington'ın kakosunun kızıysın. Daha yalpak sordu o. Öyle sır. Onun kara gözlerinin bakışı hep bir durardı uşağın yüzünde. Neden Pollyanna biraz sakınmaya başladı. Siz onunla olmalı tanışırsınız. Yavaş sordu uşak. John Pendleton'un dudakları fasıl gerildi gülüşte. Elbet ki tanışırız. Bağırıp da dedi o, sonra da biraz susup hep öyle fasıl gülüşle dudaklarında yavaşçık sordu. Umutlanırım hani bu paçayı o yollamadı bana. Pollyanna gücendi. Yollamadı sır. O dedi ki Allah korusun eğer ben nasılsa belli edersem hani bu tipi o yolladı. Ama Ben öyle de bilerdim. Sadece bu kadar cevap etti hasta olan da döndü öbür yanına. Pollyanna daha da pek gücenip çıktı içeriden ayakların ucunda. Doktor beklerdi onu kendi taligasında. Doktorun yardımcısıysa durardı sundurmada. Ya bakalım Miss Pollyanna, izin vereceğiniz mi getireyim sizi evden?
Gülümseyerek sordu doktor. Birkaç minut geri ben düşünerdim gideyim eve ama sonra kararladım bekleyeyim sizi. Çok şükürüm size Sır. Pek sevindim. Bilseniz ne kadar severim gezinme Taliga'da. Doktor uzalttı ona elini de yardım etti binmeye 2 tekerlekli Taliga'ya. Haliz mi? Gülümsedi o Polyanna'ya sallayarak başını yardımcısına. Ne kadar bana belli, bu dünyada var 2000 iş neyi siz pek seversiniz. Doğru mu? Ekledi o ta Taliga dürtüldüğüne yerinden. Polyanna güldü. Hiç bilmiyorum da çıkar hani Aslı. Ben pek severim yapma onu, ne halizden var yaşamak. Öbürleri ise hiç sevmiyorum. Dikme, seslerini okuma, hem bunlara benzeyen işleri yapma. Zira bu işler hiç değil haliz yaşamak. Haliz mi? Ne anlama bunlar hepsi gelir o zaman. Oli leylum der hani bu işler üredermiş bizi yaşama. Üsülü gülümseyerek ofladı Polyanna. Ya bak sen, tanıyorum bu laflardan Miss Polly'yi. Öyle. Ama ben onunla hiç kayıl değilim. Bencesine hiç yok zorumuz öğrenme nice yaşama. Ben öğrenmedim buna ama gene de yaşarım. Doktor derin soluğunu çekti. Ne yazık uşağım. Hani herkesi senin gibi düşünmeyer. Bu laflardan sonra onlar bir parça yol susarak geçtiler. Polyanna baktı doktorun yüzüne da nedense onun canı acıdı bu adama. O kadar adam küsülüydü. Polyanna'ya gelir de hani o lazım kendini ele alıp yardımlasın bu adama. Olmalı bu yüzden obraz utanarak dedi. Doktor Chilton bana gelir. Hani siz lazım pek sevinersiniz ki doktorsunuz. Doktor şaşarak döndü uşağa. Sevinme mi? Niye ben sevineyim? Nereye de gitmesem her yerde insanlar acı hemziyetler çeker. Uşak başını salladı. Biliyorum. O kadar ki siz gelirsiniz o insanları acıdan hem kahırdan kurtarmaydı. Bundan çıkar hani siz lazım sevinersiniz. Bana göre bu en büyük sevinmelik dünyada. Doktorun gözleri birden haşlak yaşlarla doldu. O hepten yalnızdı. Ne uşakları, ne karısı, ne evi. Bir şeyciği onun yoktu. Sadece 2 içeri vardı. Hankları için o öderdi her ay para. İçerilerin birinde yaşardı, öbüründe de kablederdi hastaları. En çok o koruyardı bu yaşamakta kendi zanaatını. Da teşindi, o bakardı Polyanna'nın şırıldak gözlerine, da onun içinde peydalandı bir duygu, sansı kimse yakın olan, onu seven, yalpak yelinle sevdi onun başını hem iyi sözledi ileride bekleyen yolunu hem işini. O bilerdi, büyünden öteye doğru bir de gün işin ucunda hem bir de uykusuz gece hastanın yanında geçmeyecekler ona bu sevinmeliksiz. Hangisini o gördü bu uşağın gözlerinde. O iyi sözlesin sizi sabi Allah'ımız. Uşağım benim. Duygulandı doktor. Sonra da şen hem yüreklendiren bir gülümsemekle hangisini pek severdi onun hastaları ekledi. Doğru. Bir yudum bu pahalı ilaçtan lazımlı değil sadece hastalara ama kendi doktora da. Bu laflardan sonra Polyanna bir parça vakit susarak oturardı da düşünerdi. Acaba ne istedi deme bu saklı laflarla doktor. Ama gördüğünen yoldan geçen sıncapı o hemen unuttu hepsini. Doktor getirdi onu ta eve, kapıların yanınadan. Gülümsedi Nancy'ye, hangisi süpürerdi sundurmayı, da ta indirdiğine uşağı hemen gitti yolundan öteye doğru. Yani Kamil ben gezindim doktorla, dedi uşak kaçarak kalkarak basamaklardan. Bilir misin Nancy, o kadar adam Kamil. Haliz mi? Öyle da ben ona dedim ki o bu yaşamakta hepsinden çok lazım sevinsin ona hani o doktor. Niye? Saklamayarak kendi inanmamazlığını sordu Nancy. Bütün yaşamak işleme hastalarla ya da daha fenası işleme onlarla kim yapılır hani hasta mı? Polyanna şen gülümsedi. Öyle doktor da kam hep bu lafları bana söyledi ama bu işte de var niye sevinme? Ya savaş da dene tanıma niye? Nancy durdu kendini ve diğerini düşündü. O sayar da hani oynaya oynaya Polyanna'yla bu oyunu o artık ilerledi bu uğurda. O kan binerdi de Polyanna'nın bilmecelerine cevap bulma. Oo ben bilirim. Şen dedi o. O hep o ne siz dediydiniz Mrs. Snowa ama hemen tersinesi. Tersine mi? Sordu düşünceli Polyanna. Öyle. Senin laflarına göre o var nice sevinsin hani başkaları çekmer o acıları ne çeker o. Doğru mu? Doğru. Salladı başını Polyanna. O zaman
Doktor da var nice sevinsin, hani o zeytlenmer nice zeytlenir onun hastaları. Onlar angılarını o ilaçlar. Taratmakla sesinde başardı lafını Nancy. Şimdi sıra geldi Pollyanna'ya dürme kendini. Doğru. Bu bir cevap benim soruma. Ama hiç değil o cevap hangisini ben düşünerdim. Hem de ben pek beğenmerim bu çözümü. Ne soruyor sevinebilecek açan başkası hasta. O kadar ki sen iyi oynarsın bu oyunu Nancy. Çok kere değil doğru ama gene de ıslah oynayasın. Oflayıp başardı lafını o da girdi evin içine. Lelius oturardı misafir odasında. Kim o adam hani bizim avla taligıyla girdi Pollyanna? Biraz sert sordu o. Oley Lelu, bu Doktor Chilton'dı. Siz onunla tanışmırsınız mı ne? Doktor Chilton mı? Ne ona lazım burada? O beni eve getirdi. Hem ben getirdim paçayı Mr. Pendleton'a da. Miss Polly hemen başını kaldırdı. Pollyanna, o düşünmedi mi hani paçayı ben yolladım? Kahırlanmayın Polly Lelu. Ben ona anlattım. Hani sizin yok işiniz bu paçayla. Miss Polly'nin yüzü birden kıpkırmızı oldu. Siz ona açıkladınız mı? Duyup Lelius'un sesinde öfkeyi Pollyanna şaşarak gözlerini açtı. Ama Polly Lelu, ben yaptım öyle nice siz sımarladınız. Polly Lelius'u derin ofladı. Pollyanna, ben dedim hani paça değil benden, da siz değil lazım adımı söylersiniz ki hasta sanmasın hani o paça benden, hani onun aklına da hiç gelmesin bu fikir. Siz anlar mısınız ne fark var burada? Başarıp lafını gücenik Lelius'u döndü arkasından. Of Allah'ım, görmerim bir de fark. Oflayarak dedi Pollyanna da yollandı arama o biricik gegayı hangisine Lelius'un istediğine göre o lazım da assın paraleyasını. 16. Baş. Tanteliler hem güller. Kan bir haftadan sonra nice Pollyanna getirdi paçayı Mr. Pendleton'a, Miss Polly gitti yardım komitetin toplantısına. Dışarıda yağardı yağmur. Bu yüzden Timothy hızlandırdı onu taligıyla. Döndüğüne geri saat 3'te onun yanakları kamil al rengindeydi. Paraliyecin altından da dağlardı yağmurdan yaş saçları. Pollyanna seyfte gördüydü Polly Lelius'unu bu halda. Ura! Çıkar anne sizde ada! Sevinerek bağırardı uşak atlayarak hem dönerek hemen içeri giren Lelius'unun dolayında. Ne bende ada? Ne var? Pollyanna hep bir dönerdi öteye doğru. Ben hiç bilmezdim da hani sizde de onlar var. Söyleyin bana, olur mu öyle hani onlar sende var, ay sen hiç bilmiyorsun da. Çıkar hani bende de var nice olsun. Burada bu yerde. Dedi o hem diyardı kendi uz sarı saçlarına. Ama kar onlar olsa da onlar hiçbir kere kararmayacaklar. Ama lazım olsunlar kara hem dalga dalga. Pollyanna, niye siz laf edersiniz? Sert sordu Polly Lelius'u. Sonra alatla çıkardı paraliyasını hem savaşardı toplamaya kendi dağınık saçlarını. Ama yalvarıyorum Polly Lelu, yapmayın. Bırakın böyle dursunlar. Onlar sizde var. Ne iyi. Baksanıza Polly Lelu, ne kadar onlar kamil. Sizin bu ufacık kıvrışıcıklarınız saçlarınızda. Ya ne güzel onlar. Boş laflar. Ya söyleyin bana Tayyip Pollyanna. Kim sizi dürttü gidersiniz da utandırarsınız kendinizi. Yardım komitetin önünde bir parça vakit dahileri bu küçük çalıcı çocuğun beterine. Benim laflarım hiç değil boş. Gergin cevap etti Pollyanna. Pek iyi yapılarak hani hiç işitmedi Polly Lelius'un sorusunu. Siz hiç hesap almıyorsunuz ne kadar size yaraşır kıvrışıcıklar. Polly Lelu, bırakın ben tarayayım sizin saçlarınızı. Nece taradıydım onları Mrs. Snow'a. Hem düzeyim onları çiçekle. Ben dayanamıyorum göreyim sizi yeni taranmış saçlarla. Eminim hani o size ta pek yaraşacak ne kadar ona. Pollyanna. Miss Polly'nin sesi pek sert oldu. Lazım hesap alalım. Hani bu oldu da çok o yüzden ki Pollyanna'nın lafları fasıl sevinmeli getirdi onun canına. Zira iyi sayıklarsa oldu kaç yıllar kimsenin hiç aklına da gelmiyor. Bakma onun üstüne ne kadar o güzel ya da çirkin. Bakma onun saçlarına ya da yoktu öyle biri kim dayanamardı görsün onu iyice taranmış saçlarla. Pollyanna, siz benim soruşuma cevap yetmediniz. Neden siz utandırdınız kendinizi yardım komitetinde? Ben bilmezdim hani orada karılar o kadar adam fikirsiz. Açarsa gittim. Anladım hani onların yazıları, kağıtları pahalı kendi uşakları kadar. Da hiç onların işleri yok Cemil'in.
O zaman ben sayıkladım ki yazayım benim kasabamdan yardım komitetin karlarına. Zerinici anlarsınız. Jimmy onlardan uzak yaşar. Ve ben sayıkladım anne bir ki onlar India'dan uşakların birinin yerine onu kabul edecekler. Beni siz kabul ettiniz India'dan uşağın yerine, değil mi öyle? Doğru mu Polly Lelu? Siz kayıl mısınız ben sizi yeğenice tarayayım? Polly Lelu'su kapadı yelinden yüzünü. O anlardı. Gene ona gelir o duygu, ümitsizlik duygusu. O kadar ki ben yer içine kayıldım gireyim. Açan işittim neler siz orada anlatmışsınız Pollyanna. Pollyanna parmakların ucunda atlayarak oynardı. İlincecik nice karcağız. Ben taradım. Ura! Polly Lelu unuttu deme hani taramayayım onun saçlarını. Eğer unuttuysa çıkar hani o bırakır. Bu kamnice Mr. Pendleton'un paçasının. Paçayı siz yollamadıydınız ama bunu dildi lazım söylemem. Şimdi durunuz yerinizde. Ben alacağım tara. Pollyanna ama Pollyanna. Savaşardı karşı durma Polly Lelu'su da çıktı içerinden Pollyanna'nın ardına. Soluksuz kaldı ama yetişti ona yukarı katta. Siz geldiniz burayı mı? Karşıladı onu Pollyanna kendi pahalı düzülü içerinin kapısında. Böyle daha da iyi. Tara ben buldum. Hiç kahırlanmayın. Oturun te burada. Buyurun. Bilseniz ne kadar sevinirim hani bıraktınız sizi tarayayım. Ama Pollyanna ben... Miss Polly başaramadı lafını. O kendi de şaşardı hani karşı duramıyor. Hiç kendisi de anlamadı nice aynanın karşısına geçti. Oturdu skemleye de on çemrekem yalpak ufacık parmacık yetiştirdi çıkarma hepsi şpilkaların saçlarından. Allah'ım ne kadar güzel saçlarınız var. Doğrudan size söyleyeceğim. Sizin saçlarınız daha sık ne kadar Mrs. Snow'un saçları. Ama öyle de lazım olsun. Zira siz yatmırsınız yatakta günlerle. Ama çıkarsınız insan arasına. Siz bilirsiniz ne kadar insanlar sevinecek gördüğüne sizi yeni türlü taranmış saçlarla. Onlar pek şaşacak. Zira siz uzun vakit sakladınız bu güzelliği. Ah Polly Lelu. Ben sizi öyle güzel yapacağım. Hani kimse yaşayan bu dünyada ayıramayacak gözünü sizden. Pollyanna. İşitildi saçların altından sıkılı ama sert ses. Ben hiç anlamıyorum niçin bırakıyorum size yapma bu ahmaklığı benimle. Ama Polly Lelu ben düşünüyorum hani siz lazım sevinersiniz ki insanlar sizi görecekler güzelken. Siz beğenir misiniz bakma güzel işlere? Ben kendimden hesap aldım hani açan görelim güzel insanları şenlenerim. Çirkinleri gördüğü nasıl? Sadece canım acıyor onlara. Hem de bundan kara ben pek severim yeni türlü insanların saçlarını tarama. Yalpak kedi gibi yumuşak sesle laf ederdi Pollyanna. Yardım komitetinden karıların saçlarını da ben çok kere tarardım. O kadar ki onların hiçbirinde de yoktu bu kadardan kamil saç nice sizde. Belki Mrs. White'ın saçları da nasıl nicedi. Bir kerese benim aklıma geldi ona dini yeni giyim çıkartma. Siz bilseydiniz ne kadar o güzeldi o giyimlerin içinde. Ya bekleyin Polly Lelu. Bakın ben ne şimdi düşündüm. Ama bu saklı iş. Ben size onu anlatmayacağım. Şimdi ise açan sizin saçlarınız artık toplu. Ben sizi birkaç kupama yalnız bırakacağım. O kadar ki siz lazım bana adasınız. Öyle lazım adasınız değil sadece bakmama aynaya kendinize ama hiç dürtülmemeye de. Daha ben geri dönmeyince. Bakın yapın nice dedim. Sımırladı o da kaçarak çıktı içeriden. Miss Polly cevap vermedi. O anlardı hani en iyi olacak yer o kalkarsa, tarakla kıvırışık saçlarını uz tararsa da yaparsa her günkü kokunu. Ya bak sen ona, ınkılım bakmadı. Büyük fark sansın var. Ne boş işler. Bu kıpımda Miss Polly istemeyip de kendini aynada gördü. O kırmızıdı. Gördüğüne onu neyi gösterir ayna. Hesap aldığınasa hani kırmızıdı. Kan hepten çıktı başına. O gördü kendi yüzünü hangisi artık değildi gençecik kızcağızın suratı gibi. Ama gene de o şılardı şaşmaktan hem sevinmelikten. Onun yanakları güzel pembe renkteydi. Gözleri şılardı. Kara hem yağmurdan yaş saçları dalga dalga yatardı arkasında hem kıvrışardı anlasında. İnce, ufacık kıvrışıcıklar görünerdi arada sırada. O kadar Miss Polly beğendi kendini aynada, hani Pollyanna'nın gelmesinden hiç aklısına da gelmedi. Hani isterdi saçlarını uz tarayıp toplama. O kadar ki o yetiştirmedi dürtülmeye de nice duydu hani onun gözlerini bağlarlar. Pollyanna ne yaparsın sen?
Yüksek sesle sordu o. Pollyanna şen gülmeye başladı. Bu saklı iş Polly Lelu. Ben pek sakınırım ki siz isteyeceğiniz kendinizi görmeye da saklı bakacağınız aynaya. Bu yüzden getirdim bu parçayı da bağlarım gözlerinizi. Ya şimdi oturun uslu. 1 minuttan sonra göreceğiniz hepsini. Pollyanna ama başladı gene Lelus'u görmeyerek savaştı kalkmaz kimneden. Pollyanna hemen çıkarın bunu benim gözlerimden. Ne zulüm uşaksınız, ne ta benimle yapacağınız. Korkuyla dolu sesle bağırdı o, duyarak annesi yumuşacık düştü onun arkalarına. Pollyanna ise daha pek gülerdi. Sonra birden susup başladı Lelus'un omuzlarında doğrultmaz su gibi akan tantelili güzel çemberi. Çok vakit bu çember dolapta durmuş. Bu yüzden sararmış. Hem çekmiş kendine lavanda çiçeğin kokusunu. Pollyanna onu bir hafta geri tavanda bulmuş. Nancy'ye yardım ederken paklama orasını. Da bugün o fikirlendi. Ki yer o kendi köyünde düzebilirdi Mrs. White'ı, neden düzmesin hem güzel giydirmesin burada Lelus'unu. Yaptığı niyetini Pollyanna havezle hem mayıllıkla seyrederdi kendi işini. O hesap aldı, yetişmeyerdi annesi. Bu yüzden o hemen Lelus'unu yelinden tutup çekti ardına. Çardan altına nerede ta açardı güller. Pollyanna, siz ne yaparsınız? Nereye beni götürürsünüz? Kaybedip kendine inanını karşı durardı Lelus'u. Ama bu hepsi boşunaydı. Polly Lelu, biz sizinle sadece 1 minuta çardan altına çıkacağız da siz hazır olacaksınız. Zor zor soluğunu çevirerek Pollyanna uzanabildi en büyük en güzel güle, kopardı onu da sapladı Mrs. Polly'nin kaba saçlarına. Hemen sol kulağın üstünde. Hazır. Büyük şenlikle sesinde dedi Pollyanna da çözdü parçayı Lelus'un gözlerinden. Polly Lelu, siz de olmalı sevineceğiniz ona ne türlü ben sizi düzdüm. Birkaç kıpım Polly Lelus'u şaş beş kalıp atmayarak bakışını kendi değişik durumunu seyrederdi. Sonra birden baktığına pencere şişesine yavaş sesle pıyladı da kaçtı kendi içerine. Baktığına hep o tarafa nere baktı Lelus'u, Pollyanna gördü 2 tekerlekli taligaya hangisi avlun içine girdi. O hemen tanıdı terbiyeleri tutan adamı. Pollyanna sevinmelikten pencere aşırı ses etti ona. Doktor Chilton, siz bana mı geldiniz? Ben buradayım. Doğru. Biraz küsülü gülümsedi doktor. Yakışır mı size avlunun içinde bekleyeyim? Yatak odasına girdiğine Pollyanna karşı geldi öfkeli, kırmızı suratla hem fena ateşle gözlerinde Lelus'unu. Hangisi dartıp çıkarardı hepsi boldurcukları, hangisınlarla tutunardı çember onun arkasında. Pollyanna, ne suratla siz yaptınız bunu? Kahırlı sesle bağırdı o. Düzdünüz beni nice bir amacık cümbüşçüyü bu partallar içine. Hatta çağırdak altına da çıkardınız. Hepten beni utandırdınız. Ne soy böyle fena fikirler sadece aklınıza gelir. Pollyanna kaybedip umudunu durgundu. Polly Lelu, ama siz o kadar adam güzeldiniz. Açıklama da zor ne kadar güzeldiniz. Hem... Güzeldim. Acı gülüşle tekrarladı Lelus'u, sıvıdarak çemberi yatak üstüne hem titreyen parmaklarla tutunup toplama saçlarını. Polly Lelu, yalvarıyorum, makar saçlarınızı bırakın, o türlü nösoyu topladım. Bırakayım mı? Bunu mu? Ya olmasın öyle nice siz istersiniz. Da Miss Polly hepsi saçlarını öfkeyle çekip bir düğümük sardı onları. O kadar sert çekti kendi saçlarını yerlerinde bir avuç kopuk saç kaldı. Ey Allah'ım, ne kadar siz güzeldiniz. May ağlayarak bağırdı Pollyanna da küsülü sürüklendi avla. Doktor onu taligasında beklerdi. Ben sizi ilaç gibi bir hastaya yazdırdım. O sımırladı hemen geleyim alayım sizi. Sanırım anne var nice size umutlanayım. Lazım aptekaya mı gideyim? Biraz şüphelenerek sordu Pollyanna. Ben ta ileri sıkça giderdim orayı. Yardım komitetinden karılar beni yollardı. Doktor gülümseyerek başını salladı. Değil öyle. Beni size Mr. Pendleton yolladı. O pek isterdi sizi bugün görmeye. Elbet ki eğer siz kayılsanız. Ta yağmur durgunluğuyla ben geldim sizi alayım. Sanırım anne siz kayılsınız onu dolaşmaya. Saat 6'ya doğru ben getireceğim sizi geri. Büyük havizlikle gideceğim. Ben sadece Lelum'a ilkin soracağım. Bırakacak mı beni? 1 minuttan sonra o döndü paralelsinden yerinde ama biraz küsülü suratla.
Leylunuz istemerdi mi sizi bırakma? Biraz sakınarak sordu doktor, açan onlar yola çıktılar. Dersine. Sanırım hani o büyük sevinmelikle kayıldı benden kurtulma. Kayıldı kurtulma mı sizden? Pollyanna gene ofladı. Öyle çıkar hani ben onu bıktırdım. Bilir misiniz o dedi gidin nereye istersiniz de var nece geri dönmezsiniz. Doktorun yüzünde gülüş gibi bir şey peydalandı. Bir parça vakit o susardı da birazdan sonra sakınarak sordu. Ya söyleyin Pollyanna, o Leylunuz mu çağrıdan altında bulunardı? Pollyanna soluğunu derin çekti. Öyle sanırım hani bunda da hepsi iş durar. Bilir misiniz ben bugün istedim biraz düzeyim Leylum'u. Birkaç gün daha ileri bulduydum tavanda öyle bir kamil tantelili çember ona diyini. Hem de güzel taradım onun saçlarını. Bir gülle düzdüm onları. O kadar güzelleşti birden. Doktor siz beğendiniz mi nice düzdüm onu? Birkaç kıpım doktor susardı. Açan laf etmeye başladı. Sesi o kadardan yavaş da hani Pollyanna pek zor işitti ne o dedi. Öyle Pollyanna. Ben düşünerim hani o pek güzeldi hem kamildi. Haliz mi? Yani ben sevindim. Ben ona anlatacağım bunu. Sevindi uşak ama pek şaştı, açan doktor birden bağırdı. Yapma bunu. Pollyanna, ben yalvaracağım sizi. Bu laflar saklı kalsın aramızda. Niçin ya doktor Chilton? Ben sanırım hani siz lazım sevinersiniz hani. O böyle düşünmer. Kesti lafı doktor. Pollyanna düşünmeye girdi. Doğru. Siz Halil'im doğruysunuz. Benim şimdi aklıma geldi. O kaçtı içeri zeri sizi gördü. Sonra da dedi hani ben onu partalara düzdüm hem utandırdım onu. Ben öyle de düşündüm. Cevapladı doktor. Ama yine de ben anlamıyorum neden o böyle gücendi. O kadar adam güzeldi. Uslanamardı Pollyanna. Doktor susardı. O birden bir de laf kaçırmadı ta onlar yetişmeyince taştan evin yanına. Hangısında onları yatakta hasta beklerdi. 17. Baş. Bu sevgi. Bugün Mr. Pendleton Pollyanna'yı gülüşle karşıladı. Çıkar hani siz genç kızcağız becerirsiniz insanlara onların yanlışlıklarını affetme. Başka türlü olaydı siz hiç kaylı olmayacaktınız beni dolaşma. Ne dersiniz Mr. Pendleton? Ben pek sevinirim hani siz beni çağırdınız kendinize. Bende yok hiçbir sebep size karşı durup gelmeme. Sanırım ben sizinle pek fena laf ettim şimdi adım Miss Pollyanna. O günü de açan beni dağda buldunuz, öbür günü de açan paça getirdiniz. Gene fena laf ettim. Ben size sağ ol da demedim o paça için. Sanırım hani şimdi siz kendiniz de anlarsınız. Hani sizin gelmeniz bu eve gösterir ne kadar iyi yürekliysiniz. Hem ne kadar affedensiniz. Bu laflar sakındırdı Pollyanna'yı. Ama ben pek sevindim hani sizi buldum. Ben sevinmedim hani siz kırdınız sayenizde. Alıtladı açıklama o. John Pendleton gülümsedi. Bilirim. Sizin dilciniz ikide bir de sizi gülme alır. Değil mi öyle Miss Pollyanna? O kadar ki ben size bütününe yürekten şükürüm yardımınız için. Siz bilseniz ne kadar yardımladınız bana o günü. O günü anladım hani siz hem iyi yürekli hem de pek gerginsiniz. Paça getirdiğiniz dini de sağ olun. Yekledi o artık daha az sevinmelikle sesinde. Siz beğendiniz mi onu? Meraklandı Pollyanna. Peki. Söyleyin Pollyanna, bugün Leylunuz bir şey mi bana yollamadı? Sordu hasta olan gülüşle. Uşak kahırlandı. Yollamadı sir. Affedin Mr. Pendleton. Ben geçen sıra hiç istemedim sizi gücendirme. Açan dedim hani Polly Leylum size paçayı yollamadı. John Pendleton susardı. Gülüşü yüzünden kaybeldi. O bakardı uz yönüne. Öyle gelerdi sansa o görer hem seyreder onu niye görmer başkaları. Birazdan sonra o ufladı ve çevirdi bakışını Pollyanna'ya. Onun sesinde gene işidilerdi sertlik hem fenalık notaları. Böyle işler gitmeyecek. Ben sizi çığırmadım, siz benim hastalığımı seyredersiniz. Ya sesleyin, benim kağıtlarımda, o içeride nerede telefon, köşede var bir büyük dolap kapılarla şişeden. Orada en aşağıdaki serginde bulacağınız tahtadan yapılı oymaklı bir sandıcak. Eğer bu akılsız hizmetçi onun yerini değiştirmediyse siz bulacağınız onu yerinde. Yalvaracağım, getir onu buraya. O ağırca biraz.
Ama siz sanırım hani kaldırabileceğiniz. O kuvvet bende var. Sevinerek dedi uşak hemen kalkıp ayağa. 1 minutun içinde o döndü geri sandıkla elinde. Bu sandıcağın içinde bir alay pahalı zenginlikler vardı. Onları yıllarca John Pendleton toplamış gezerek memleketten memlekete. Kitay'dan getirimle şahmatı oyunu, ufacık allahçık pahalı taştan hem de çok başka şaşılacak işler. Ama en önemli o, hani hepsi bu işlerin kendi tarihi var. İşittiğiyle India'dan getirilme bir allahçığın historiasını Pollyanna düşünerek mırıldadı. Şimdi anladım. Niçin onlar da pek severler India'dan çocukları, ne kadar Jimmy Bean'ı. India'dan çocuklar sanır hani Allah bir oyuncak gibi. Jimmy Bean'sa bilir hani Allah göklerde yaşar. Ama gene de anlayamıyorum niye o ta kötü India'nın çocuklarından. John Pendleton sansın hiç işitmezdi ne anladı Pollyanna. O gene boş havaya bakıp susardı. Birazdan sonra o uyandı düşüncelerinden ve çıkarıp daha bir şaşılacak bilinmeyen işçiyizi sandıcıktan ilerletti anlatmalarını. Pollyanna kamil vakit geçirdi. Onlar Mr. Pendleton'dan laf ederdiler hem bu şaşılacak işçiler için hem kendisi Pollyanna için. Nice o yaşayır, ne türlü günlerini geçirir. Nancy için, Lilu'su için laf ederdiler. Hem de bundan kara Pollyanna anlattı Mr. Pendleton'a nice o tayları yaşardı batıda bulunan kasabasında. Azaldığına vakit Pollyanna ta eve dönmeden Mr. Pendleton açtı lafı o temaya. Hangisi pek meraklıydı ona. Hem hangisi diğerini acıdardı canını. Uşağım benim. Pek isterim beni daha sıkça dolaşarsınız. Siz geleceğiniz mi? Ben pek yalnızım. Sizde zorum var. Doğrudan söyleyeceğim size. Benim bu istememin başka sebebi de var. İlerle derdi lafını o. Geçen sıra sizi gördüğüyle hem öğrendiğiyle kimin senselesiyseniz ben kararladıydım bir tane sizinle hiç buluşmama. Siz getirdiniz benim aklıma onu, neyi ben yıllarca unutmaya savaşırım. O zaman kendime adadım, hani sizinle bir tane buluşmayacağım. Açan doktor sorardı, isterim mi ben o sizi getirsin bana? Her kere cevap ederdim hani istemiyorum. Ama pek yakında anladım, hani sizi görmeyi isterim. Ne kadar daha çok görmeyelim sizi, o kadar daha da çok düşünerim onu neyi unutamıyorum. Bu yüzden yalvarırım, gelin, dolaşın beni. Uşağım benim siz kayıl mısınız? Elbette kayılım Mr. Pendleton. Yavaş sesle dedi Pollyanna. Onun gözleri acıganlıkla doluydu. Bu zavallı yatalak adama. Büyük sevinmelikle dolaşacağım sizi. Çok şükürüm size. Bütün nevrekten cevapladı Mr. Pendleton. Hep o günü akşam yemeğinden sonra Pollyanna Nancy ile beraber sundurmada oturardılar. Da Pollyanna anadarda şaşılacak sandıcak için dolu kamil pahalı işlerle. Bak sen, ofladı Nancy. Bana göre bu pek şaşılacak hani o gösterdi hem anlattı size bu işler için. O fena nice kendi şeytan. Hiç kimseyle de laf etmiyor. Nancy, o sadece dışından öyle fena görünür. Alıtladı paylanma Pollyanna. Ürası onun pek iyi. Hiç anlamıyorum niçin kimse sevmiyor onu. İnsanlar öğreneydi onu daha yakından ne iyi olacaktı. Ama Lelum hiç dayanamıyor ona. İşitmeye de istemiyor. Bilir misin? O hiç istemerdi ben ona paça getireyim. Pek zor yalvardım. O kayıl oldu ama yine de pek sakınardı ki Mr. Pendleton öğrenmesin hani bu paçayı yolladı. Belki o sayır hani bu onun borcu böyle lazım yapsın. Kısıp omuzlarını gülmeye aldı Nancy. Ben daha çok şaşırım ne soy bu adam yamandı size Miss Pollyanna. Bilirim siz halizden bir angelsiniz ama o değil o insanlardan angları uşaklarla sever dostlaşma. Hiç değil o adamlardan. Pollyanna sevinerek gülümsedi. Ama ben dostlaşabildim onunla Nancy. Bana gelir hani en baştan o hiç istemezdi dostlaşma. Kendisi de bana bugün doğrudan söyledi. Hani hiç istemezmişti beni görme. Zira ben onun aklısına getirermişim onu. Neyi o çoktan unutma ister. Ama sonra... Ya dur. Tibardan daha iyi açıkla bana. Derildi Nancy.
Ne burada değil bak. O dedi hani sen getirirsin onun aklına neyse neyi unutmamı ister. Öyle ama sonra... Durgun, niye gelir bu? Neyi o ister unutma? O söylemedi bana bunu. Neyse ama neyi bilmiyorum. Diye o saklı iş. Sevinerek yavaş sesle dedi Nancy. De şimdi anladım niçin o sizinle laf eder hem dostlaşır. Ha, Miss Pollyanna, bu halis bir sevgi kağıdı gibi. Ben onları çok okudum. Kayıp mirasçı, saklı yaşamak, Lady Maud'un saklıları, hepsi bu kağıtlarda vardı bu türlü istoryalar. Ya sadece düşün, burnumuzun altında roman var, biz hiçbir şey onun için bilmeyiz. Ya de şimdi Miss Pollyanna, anladım bana hepsini en baştan sıra vardı. De şimdi hiç şaşmıyorum hani o size bu kadar adan yamandı. Hiç kimse bana yamanmadı. Bağırıp da dedi Pollyanna. Ben kendim ilkin laf kattım ona. O hiç bilmezdi de kimim ben. Sonra da açan oldu bu bela, o kırdı ayağını. Ben getirdim ona paça. Da savaştım anlatma hani bu paça benden değil Polly Lelum'dan. Da o zaman... Nancy fırladı. Birden sevinerek ellerini sıktı. Miss Pollyanna, ben anladım. Ben bilirim. Sevinerek tekrarladı o. Bir minuttan sonra Nancy gene oturdu Pollyanna'nın yanına. Ya söyleyin bana. Değil, ilkin iyi düşünün, sonra da söyleyin. Dürüst hem doğru. Hiç saklamayarak meraklığını sordu o. O öğrendi hani siz Miss Polly'nin kakusunun kızı, da bundan sonra mı o kararladı sizi birden görmeme? Doğru mu söylerim? Doğru. Ben ona geçen sıra anlattım kimim ben. O da bugün anlattı bana. Öyle de bilerdim. Sevinerek dedi Nancy. Miss Polly ise istemerdi siz ona paça getirirsiniz. Öyle mi? Öyle yine. De siz söylediniz ona hani paça değil ondan, doğru mu? İyi, öylece ben... Oysa da işittiğin hani siz onun kakusunun kızı... O hemen başladı neyse bağırıp da söylemeye, şaşma. Doğru mu? Hadi söyleyin Pollyanna, böyle mi olduydu? Öyle. O gün açan ben paçayı götürdüm. O halizden biraz farklıydı. Fasıldı. Dilince her kere. Düşünerek durdu anlayacağını Pollyanna. Dıkayıl oldu Nancy ile. Nancy derin ofladı. O zaman burada hiç yok ne başka düşünmeye de. Ya sesle şimdi. Mr. Pendleton, o Miss Polly'nin sevgisi ilerden. Büyük sevinmekle sesinde açıkladı Nancy. Bakınarak dozdolay kimse işitmesin diyeni laflarını. Nancy, nice bu var nice olsun. Karşı durardı Pollyanna. O onun için hiç işitmez de istemiyor. Nancy gülümseyerek attı bakışını uşağa. Sen ne sanırsın? Onlar çoktan çekişik. Pollyanna'nın yüzünden belliydi hani o şüphelenir bu çıkışlarda. O zaman Nancy yerleşti onun yanına, aldı derin soluk da büyük havezle sıra vardı anlatmaya başladı. İş bu türlü oldu. Senin gelmenden birkaç gün ileri Mr. Tom bana anlattı. Hani bizim sabikamızın sevgisi ne zamansa varmış. Ben hiç inanmadıydım o zaman ona. Sen düşünsene, Miss Polly hem sevda. Ama Mr. Tom çetindi lafında. O dediydi hani Lelo'nun eski sevgisi büyün hep bir daha yaşar kasabamızda. De şimdi ben onun laflarına inanırım. Ben bu bilmeceyi çözebildim. O adam Mr. Pendleton. Sen baksana ona. Onun yaşamasında saklı işler varmış. Biz de bilmezdik hiç. Yaşır yalnızca evinde. Kimseyle laf etmer. Daha da öğrendiğin annesiz Miss Polly'nin kakusunun kızı kendini fasıl götürmeye başladı. Hem de kendisi söylemiş. Annesiz onun aklısına getirirsiniz neyse neyi o unutmaya savaşır. Bunu amacık da anlayacak. Hani o Miss Polly'yi unutmaya savaşır. Miss Polly ise oysa korkar anne düşünmesin mana paçayı yolladı o. Miss Pollyanna hepsi belli. Nice güneş sabaha karşı. Sadece bunu da söyleyebildi uşak geniş gözlerini yayıp. Nancy, banasa gelir hani onlar seveydi birbirini. Hep anlaşacıydılar, uygunluğa gelciydiler. Bu kadar yıl ikisi de yalnızca yaşarlar. Yani onlar sevineciydi eğer uygunluğu bulsaydılar aralarında. Nancy keskin bakış attı. Siz Miss Pollyanna da hiçbir şey anlamırsınız sevgilikte.
Biraz daha büyürsiniz lazım. Ama bilin, sizin bu oyununuz onlara lazım nice yürüye ilaç. Faydasız. Siz kendiniz de düşünün. O hep bir öfkeli Miss Polly'sa. Nancy birden sustu. O aklına getirdi ki Min'nin hem kimi laf eder. Hemen de gülmeye başladı. Ya sesleyin Miss Pollyanna. Hadi dinleyeceğiz onları uygunluğa getirme. Öğretin onları sizin oyununuza. Daha öğrendiğine sevinme, onlar başlayacak birbirinden laf etme. Ne fasıl iş Miss Polly hem Mr. Pendleton. İnanacağım gelmiyor. Olmaz bu iş. Bir şey yapamayacaksınız siz. Pollyanna sustu. Cevap vermedi. Eve dönerkense onun yüzünden belliydi ne kadar derin düşünmeye girdi o. 18. Baş. Gülürden asmalar. Harman ayın sıcak günlerin biriydi. Pollyanna hep alatlarda Pendleton yılmasında bulunan büyük eve. O kadar ki o duyardı, hani onun dolaşmalarından az fayda var. Değil hani hasta istemesin onu görme, tamam tersine. O hep çağırardı onu misafirle ama kendisi daha mutlu olmardı bundan. Öyle Pollyanna düşünerdi. O laf ederdi uşakla, göstererdi çok türlü oyuncaklar, kağıtlar, resimler, denizin öbür tarafından getirilme işleri. Ama hep bir ağlaşardı kendi hastalığına, hem hep bir öfkelenerdi, açan evin içinde peydalanardı doktor, yardımcısı ya da hizmetçiyka. Bakmayarak buna, Pollyanna'nın anlatmalarını o seslemeyi severdi. Uşağın yüreği hep bir doluydu kahırla hem korkuyla, hani kaldırıp gözlerini, görecek yine Mr. Pendleton'ın gücenik yüzünü. Hangisine o bakamardı acıgınlıksız. Hep bir korkardı kendi laflarıyla gücendirmeye bu adamı. Ne de kalır oyun için, Pollyanna öyle de bulamadı uygun vakit, ne zaman Mr. onu sesleyiciydi. O 2 kere denedi çekittirmeye lafı ama 2 kere de çekittiğini anlatma babasının oyununu John Pendleton hemen değiştirerdi lafı. Bundan sonra Pollyanna hiç şüphelenmerdi. O yemindi. Hani ne zamansa John Pendleton onun Lelison'u severdi. Pek acıyardı onun yumuşak yüreği bu iki yalnız can için. Hem pek isterdi onları gene toplayıp mutlu etmeye. Ama nice yapma bunu? O da bilmerdi. O anlatardı Mr. Pendleton'a Lelis'u için. Adam seslerdi. Kimer kere havezle, kimer kere öfkeyle, çok kere onun sıkılı dudakları gülümserdi. Uşak Lelis'una da anlatardı Mr. Pendleton için. Daha doğrudan savaşardı anlatma. Lelis'u onu 1 minuttan ziyade seslemezdi. O hemen çevirerdi lafı. Ama o böyle yapardı o zaman da açan Pollyanna anlatardı başkaları için. Örnek gibi Dr. Chilton için. Uşak sanardı hani Lelis'u bu adama ait etmer, o yüzden hani o gördü onu düzülüyken, güller saçlarındayken. Dr. Chilton'ı Miss Polly halizden ait etmermiş. Bu belli oldu o zaman açan Pollyanna üşüyüp salgını kaptı da akşamüstü hepten yatağa düştü. Eğer akşamadan siz doğrulmazsanız sıra gelecek doktoru çağırma, demişti o zaman Lelis'u. Haliz mi? O zaman ben savaşacağım, yapma öyle, hani iyileşmeyeyim. Gülerek dedi Pollyanna. Siz sadece düşünün, kendi Dr. Chilton bizim evimize gelecek. Yani İsla. O kadar ki Lelis'un bakışı hemen düşünmeye koymuş uşağı. Nice de olsa Pollyanna, ben size Dr. Chilton'ı çağırmayacağım. Ser dedi Lelis'u. Dr. Chilton bizim aile doktorumuz değil. Eğer siz iyileşmezseniz ben Dr. Warren'ı çağıracağım. O kadar ki Pollyanna iyileşti akşamadan da doktora ses etmediler. Ben pek mutluyum. Belli ki Dr. Warren iyi ama Dr. Chilton'ı ben daha pek severim. Biz var nice çağıralım başka doktorları. O kadar ki var nice olsun hani Dr. Chilton bize küsecek. Bilir misiniz Lelo? O hiç kabıtlı değil, hani gördü sizi düzülü o günü. Yeter Pollyanna. Hiç yok havezim laf etmeye Dr. Chilton için. Hem onu ne siz onun için düşünürsünüz. Sert bağırdı uşağı Lelis'u. Pollyanna attı Lelis'una hem küsülü hem de mayıllıkla dolu bakış. Polly Lelo, bilseniz ne kadar severim açan sizin yüzünüz gülgüllü. Ama da isterim sizin saçınızı gene güzel tarayayım. Olsaydı... Ya sesleyin Polly Lelo. O kadar ki Polly Lelis'u artık öbür içerideydi. Harman ayın günlerin birinde
Pollyanna yerken sabahleyinden geldi Mr. Pendleton'u dolaşma. O hemen hesap aldı onun yastığında mavi, sarı, yeşil renkleri. Bir taraftan ta kırmızı renk görünerdi, öbüründen ta menevşa. Mr. Pendleton, bakın, gökkuşağı, halis gökkuşağı size misafirler gelmiş. Şem bağırdı uşak palmalarını döyerek. Ura, ura, ya o ne güzel, nasıl o buraya girebildi? John Pendleton küsülü gülümsedi. Bugünü o kendini daha da fena duyardı, ne kadar başka günler. Sanırım hani şişeden yapılan gradusnin kabuğu var bunda, o dışarıda asılı durar. İstemeyerek dedi o. Daha doğru olacak eğer onu gölgeye asarsak. Ona burada güneş uğrar sabahleyin. Mr. Pendleton, ama bu pek güzel. Siz sadece düşünün ne kadar güneşin büyük anlamı var. Bende böyle gradusnik olsaydı ben onu sadece güneşte tutacaktım. Ne fayda olacaktı ondan o zaman? Güldü hasta. Ne suyu anlayabileceydin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk dışarıda. Eğer senin gradusnin günlerle güneş altında kalaydı. Ne farkı var onun? Yavaş seslen dedi Pollyanna hiç çevirmeyerek bakışını o güzel renklerden yastığın üstünde. Ne fark var? Sıcak mı dışarıda? Oysa soğuk mu? Eğer senin evin içinde varsa gökkuşağı. Hasta olan gene güldü. O büyük merakla seyrederdi Pollyanna'nın mayıllıkla dolu yüzünü. Birden onun aklına sindi fikir. O hemen çancağızla ses etti. Nora! Danıştı Mr. Pendleton kapılarda peydalanan hizmetçiykaya. Gidin büyük misafir odasına getirin oradan bakırdan yapılan bacakları mumlara değinin. Onlar fırın üstünde durarlar. Şimdi sir. Şaşarak homurdadı hizmetçiyka. Bir minuttan sonra o döndü geri, yerinde cıngırdardı nesa. O anladı, hani bu ses gelir bülürlerden. Angılarla düzülüydü bu bakırdan bacaklar. Şükür ederim, koyun onu masaya te burayı. Sımırladı Mr. Pendleton. Şimdi getirin bana ip da bağlayın onu te o yensirciklere pencerede. Bir başını bir anna, öbür başını da öte anna asın. Perdeleri çekin bir tarafa. Hazır oldu. Sağ olun. Dedi o açan hizmetçiyka başardı hepsini yapma. Daha o çıktığına içeriden Mr. gülerek döndü Pollyanna'ya. Şimdi Miss uzaldın bana o bacakları. İki elinle Pollyanna kaldırdı onu da uzalttı Mr. Pendleton'a. Hangisi birer birer çıkardı hepsi bülürleri. Yatağın üstü doluydu tepeyle bülürle. Şimdi yalvaracağım. Asın hepsi bu bülürleri ipe. Ben düşündüm ki eğer siz isterseniz evin içinde gökkuşağı olsun, o zaman neden biz bunu yapmayalım? Yetiştiremedi Pollyanna asma hepsi bülürleri. Nice başladı şaşılacak işler. Pollyanna o kadardan sevinmelikle doldu. Hani parmacıkları titrerdi. Zor başarabildi asma hepsi bülürleri. Ama hepsi artık asılıydı yerlerine. Da Pollyanna çekinip pencereden şaşarak bağırdı. Pahalı ama karanlık içer, döndü masaldan beri içeri. Her yerde oynardı türlü renklerde lekecikler. Kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, yerler, duvarlar, dolaplar, yatak hangısında yatardı Mr. Pendleton. Hepsi şılardı, hepsi doluydu kamaştıran renklerden. Mr. Pendleton, yaşamamda böyle güzellik görmedim. Dedi Pollyanna da birden gülmeye başladı. Görür misiniz? Güneş de benim oyunumu oynar. Sevinerek dedi o, unutup hani Mr. Pendleton bilmeyer ne soy oyun için lav gider. Ne iyi olacaktı bende bu kadar çok işçi olsaydı. Ben Lilum'la paylaşacaktım, Mrs. Snow'a verecektim, başkalarına da dağıtacaktım. Onlar olmalı hemen öğrenecektiler sevinme. Öyle, ben düşünürüm hani Polly Lilum'da pedalansa evin içinde böyle gökkuşağı, o kadardan sevinecekti, hani dayanamayacaktı. Da sevinmelikten kapıları uğracaktı. Sanırım siz anladınız. Sevinmelikten uğracaktı kapıları. Siz nice düşünürsünüz? Mr. Pendleton gülmeye başladı. Ne kadar ben bilirim sizin Leyla'nuzu, Miss Pollyanna. Hiç inanacağım gelmer hani birkaç bülürcük yeter onu bu kadardan sevindirmediğini. Hani o başlasın diyeni kapıları vurmaya sevinmelikten. Hem de güneş için. Ne türlü oyununuz var sizin güneşle? Pollyanna birdenbire anlamadı. Anladığın anda derin çekti soluğunu. Ben unuttum da ben daha anlatmadım oyunum için size. Ama şimdi benim aklıma geldi. Anladığınız mı bana? Bu sıra Pollyanna anlattı. Anlattı en baştan ta.
Onun nice oyuncakların yerine ona makak başladılar. Anladarken Pollyanna görmerdi Mr. Pendleton'ın yüzünü. Onun gözleri doluydu mayıllıkla. O anladarken hep bir seyrederdi oynayan renkleri içeride. De böyle. Başarıp lafını dedi o. Şimdi siz de bilirsiniz niçin ben dedim. Hani güneş de oynar benimle bile. Birkaç kıpım ikisi de susardı. Yataktan işitildi yavaş titreyen ses. Belki de öyle. Bana gelir hani en doğru, en iyi bilir. O siz. Ama ben becermerim güneşten gökkuşağı yapma. Haliz mi? Gülümsedi o. Pollyanna bu kıpım attı bakışını onun yüzüne de şaştı. Nice öyle bu sert yürekli adamın yüzünde peydalandı yaşlar. Öyle. Pek korkarım Mr. Pendleton. Hani güneş bana değinip pek faydalı değil. Onun beterine benim yüzüm çillerle dolar. Polly Lelum dedi hani bunda güneş kabahatlı. Mr. Pendleton yavaşçık güldü. Pollyanna gene şaştı. Onun gülüşü ağlamaya benzerdi. 19. Baş. Biraz şaşılacak. Ceviz ayında Pollyanna okula gitmeye başladı. İlk egzamenlerde belli oldu hani o kendi yaşlarına değini iyi öğrenik hem akıllı uşak. O pek sevindi hani hemen kabul edildi o klasa nerede öğrenerdi onun akranları. Okul Pollyanna'ya değini bir sürpriz gibiydi. Pollyanna da bir sürprizdi okula değini. Yakınlarda az vakitten sonra onun ilişkileri okulla doğruldu da Pollyanna Lelus'una anladardı hani okula gitme, o da sayılır yaşama. O buna ta ileriden inanmazdı. Sanardı hani okul alacak onun iyi günlerini. Pollyanna sevdi öğrenmeyi hem vakitini verirdi buna. Ama eski kafadarlarını unutmazdı. Şimdi onun çok boş vakiti kalmardı da o dolaşamardı dostlarına o kadar sık. Bu değişikliği John Pendleton hiç sevmezdi. Cümertelerin birinde o kararladı laf etmeye Pollyanna'yla bu uğur için. Pollyanna, sesleyin, nice siz bakarsınız benim teklifime, geçersiniz benim evimde yaşama. Ben may buluşamayırım, may görmeyerim sizi. Pollyanna gülümsedi. Yani meraklı adam bu Mr. Pendleton. Ben sandım hani siz seviyorsunuz yalnızlığı hem yalnız yaşamayı. Mr. Pendleton gülümsedi yeşimsi gülüşle yüzünde. Severdim, daha siz öğretmeyince beni sizin oyununuza. Şimdi ben öğrendim de sevinirim hani beni bakarlar hem hizmet ederler nice bir küçük uşağa. Ama bunlar hiçbir şey değil. Kalkayım ben ayağa da görecek onlar. Dedi o da şaka salladı sopasını. O günü onlar oturardılar, o içeride neredeki atlar durardı. Siz Haliz'den sevinmiyorsunuz bunlara hepsine. Sadece yapılırsınız. Siz kendiniz de bilirsiniz Mr. Pendleton. Hani doğru oynamırsınız bu oyunu. Şişirip dudaklarını hem seyrederek fırının yanında yatan köpeğe dedi Pollyanna. John Pendleton'ın yüzü hemen değişti, çetinleşti bakışı. Bu yüzden ben çağırıyorum sizi bende yaşama, uşağım benim. Bana sizin yardımınız lazım. Siz kayılsınız mı? Pollyanna şaşarak baktı ona. Mr. Pendleton, umutlanırım hani siz şakalaşırsınız. Hiç şakalaşmıyorum. Var zorum sizde. Siz kayılsınız mı? Pollyanna kahıra girdi. Mr. Pendleton, siz bilirsiniz hani ben yapamayacağım bunu. Ben bırakmayacağım Polly Lelum'u. Mr. Pendleton'ın yüzü buruldu. Pollyanna anlayamadı niye gelir bu türlü sert bakış. Kim size dedi hani siz lazım? Belki Lelunuz bırakacak sizi. Eğer okul verirse siz kayıl olacaksınız mı? Pollyanna dürdü kendini de derin düşünmeye girdi. Ama Polly Lelum, o bana çok iyilik yaptı. Açan benim kimseyim yoktu. O beni kabul etti kendi evine. Hem sonra da... Mr. Pendleton'ın yüzü gene fasıl buruştu. O kadar ki bu sıra laf ederken onun sesi pek yavaştı hem doluydu güceniklikle. Pollyanna, çok yıllar geri ben bir kızı severdim. Pek umutlanardım hani bu ev onun da evi olacak. Hep düşünerdim, sayıklardım hani uzun yıllar bile yaşayacağız. Anlarım, dedi Pollyanna, gözlerinde de acıgınlık yanardı nice şafk. Ama bu olmadı. Anlatmayacağım neden. Bu değil önemli. Olmadı da o kadar. O zamandan beri
Bu ev sadece bir tepe boz taş bana değil ev. Ev halizden ev sayılır. Açan onun içinde var karı. Karı hangısına yelini de kalbini de verdin. Ya da o zaman ev olur. Açan içinde uşak var. Bendasa ne o ne de öbürü var. Pollyanna, uşağım benim, siz şimdi kayılsınız mı? Pollyanna birden ayağa kalktı. Yüzü şılardı. Çıkar anne, siz hepsi bu vakit isterdiniz o kıza teklif etmeyi, evlilik mi? Doğru. Yani ben sevinirim. O zaman hepsi iyi. O zaman siz varınca bizi ikimizi de evinize alarsınız. Da hepsi yerli yerine gelecek. İkinizi mi alma? Şaşbeş kaldı Mr. Pendleton. Pollyanna'nın yüzü bir kıpıma doldu şüpheyle. Öyle ama ilkin lazım olacak Polly Lelum kayıl olsun. Ben eminim siz yapabileceğiniz bunu. Siz anlatacağınız ona hepsini nice anlatınız bana. Da o zaman biz ikimiz de geçeceğiz sizde yaşama. Mr. Pendleton'ın yüzü doldu halis korkuyla. Ne? Polly Lelunuz benim evimde mi? Pollyanna şaşarak yaydı gözlerini. Siz isterseniz söyleme, hani daha iyi onun evinde mi yaşama? Elbet ki bizim evimiz sizin eviniz kadar güzel değil ama gene de o daha yakın. Pollyanna, ne siz laf edersiniz? Bağırıp da dedi Mr. Pendleton. Nice öyle ne? Ben sayıklarım. Nerede bize hepsimize olacak daha iyi yaşama? Bana ilkin göründü anne, siz burada isterseniz yaşama. Doğru anladıysam siz isterdiniz bu ev Polly Lelum'un evi olsun hem... Mr. Pendleton'ın boğazından anlaşılmayan bir ses fırladı. O kaldırıp elini, istedi bir şey söylemeye. Ama bir kıpımda onun eli kuvvetsiz sarktı. Pollyanna, yalvarıyorum sizi. Kimseye bir de laf söylemeyin. Pollyanna şen gülümsedi. Yanaklarında güzel oymacıklar peydalandı. Hiç kahırlanmayın Mr. Pendleton. Ben anlarım hani siz kendiniz isterseniz hepsini ona söyleme. Kolay sıvıttı lafları Pollyanna çıkarak içeriden. John Pendleton kuvvetsiz oturardı skemlede. Ne oldu? Sordu doktor biraz daha sonra seslediğine nice hastanın düğüler kalbi. John Pendleton saklı gülümsedi. Bezbelli sizin ilacınızdan çok geldi bana. Güldü o. Hesap olarak hani doktor bakır pencere aşırı uzaklaşan Pollyanna'nın ardına. 20. baş. Daha da şaşılacak. Pazar günlerinde sabahleyin Pollyanna giderdi kiliseye hem kilisenin okuluna. Öğlenden sonra da onlar Nancy ile gezinerdiler, laf ederdiler. Pollyanna düşünerdi bu gelen pazarın gezinmesi için dönerken eve. Bu vakit sokaktan giderek o hesap aldı doktorun taligasını. Doktor yetişti onun yanına da durgundu. Yakışır mı sizi evden götüreyim Pollyanna? Size bir lafım var. Ben size eve giderdim laf etmeydiğini. İlerletti lafını o zaman açan Pollyanna oturdu onun yanına. Mr. Pendleton pek yalvardı siz, düğün öğlenden sonra onu dolaşarsınız. Dedi hani pek önemli lafı varmış. Pollyanna şeyin başını salladı. Ben bilirim, gideceğim. Doktor anlayamadı pek Pollyanna'yı. Ama bilmiyorum var mı nice sizi bırakayım onun yanına. Şakalaştı o kıparak gözünü Pollyanna'ya. Dün ta uşağım benim, siz bir alay düşünmek getirdiniz ona. Sevinmenin yerine. Pollyanna gülmeye başladı. O değil ben. Hali size söylerim. Bunlar hepsi Polly Lelum'un beterine. Bu laflardan doktor daptur geldi. Sizin Lelunuz mu? Öyle. Doktor siz hiç düşünemiyorsunuz da ne kadar kamil onların bu historiası. Nice bir roman. Ben size hemen anlatacağım. Mr. Pendleton yalvardı kimseye anlatmayayım ama bu değil pek önemli. O öğrenirse de anne siz hepsini bilirsiniz. Öfkelenmeyecek. O yalvardı sadece Lelum bir şey öğrenmesin. Lelun mu? Öyle. Zira o ister anne Lelum hepsini ondan kendinden öğrensin. Hepsini. Dil benden. Ne yapacaksın? Sevda? Sevda. Daha tekrarladığına bu lafı onun beygiri birden hızlandı da kaçardı nice tamam değil. Sansın yel, angısı tutardı terbileri, birden çekti onları kuvvetle. Öyle. Her bir romanda var sevgi. Ben bunu Nancy'den öğrendim değil çoktan. Hem de o bana anlattıydı. Hani çok yıllar geri
Polly Lelum'un güvesi varmış ama onlar barışmışlar. Biz ilkin bilmerdik kim onlar ama sonra Nancy hesaplayabildi. Hani onun güvesi Mr. Pendleton. Doktor birden uslandı. Onun iyili angısından tutardı terbileri, boğulandı da düştü dizine. "Ne var? Bense hiç bilmezdim." Polyanna'sa görerek hani artık eve yaklaşırlar, alıkladı başarsın anlatmasını. Öyle ne kadar ben sevinirim bilseniz. Hepsi öyle güzel yerleşti. İlkin Mr. Pendleton istediğini ben geçeyim onda yaşama. Ama var mı nice ben bırakayım Leylum'u. O bana o kadar çok iyilik yaptı. Anlar mısınız? Sonra da o anlattı hani ne zamansa istemiş onunla evlenme. Ben nice anladım o bunu şimdi de ister. Şimdi onlar uygunluğa gelirseler hepsi iyi olacak. Biz Polly Leylum'uzla geçeceğiz onda yaşama. Ya da o bize yaşama gelecek. Leylum daha bir şey bilmiyor. Biz Mr. Pendleton'dan daha lazım laf edelim. Bu yüzden de o olmalı beni kendine misafirle çağırdı bugün. Doktor birden doğrulttu arkasını. Dudaklarında da bir saklılıkla dolu gülüş peydalandı. "Öyle o zaman belli niçin Mr. Pendleton sizi bu kadar dayanmaksız bekler." Salladı başını o, durgularak Taliga'yı avluların yanında. Ya bakın pencerenin uğrunda Polly Leylum. Birden bağırdı Pollyanna ama bir kıpımdan sonra yekledi. Yanıldım, bana göründü. "Görünmedi. O sadece gitti pencerenin uğrundan bir tarafa," dedi doktor da gülüşü kaybeldi onun yüzünden. Öğlen vakitinden sonra Pollyanna yolunda Mr. Pendleton'a misafirle. Geldikçe de hesap aldı hani o duygulu halde bulunur. "Pollyanna, ben gözlerimi yumamadım bu gece. Hep savaştım anlama niye bunlar hepsi gelir. Neden siz kararladınız hani ben sizin Leyla'nızla evlenmeye niyetlenirim?" İnice siz ne zamansa sevgiliymişsiniz. Ben o kadar sevindim açayı öğrendim. Hani siz hep bir seversiniz onu. "Ben mi? Sizin Polly Leyla'nızı mu?" İşittiğine ne kadar şaşır Mr. Pendleton. Pollyanna'nın gözleri geniş açıldı. Ama Nancy dedi hani siz ne zamansa buluşarmıştınız. Severmişsiniz birbirinizi. "Çok da bilir sizin Nancy," gülümsedi Mr. Pendleton. Çıkar hani siz onu hiç mi sevmerdiniz? Derin güceniklikle sesinde dedi Pollyanna. "Allah korusun." Bizde o zaman olmayacak mı nice o anlatmalarda, romanlarda? Cevap yoktu. Mr. Pendleton küsülü bakardı pencereye. Ne yazık, ben sanardım ne güzel anlatmamız olacak. Ben öyle umutlandım hani geçeceğim sizin evinize yaşama Polly Leylum'la bile. "Şimdi siz vazgeçersiniz mi bu fikirden?" Çevirip başını sordu Mr. Pendleton. Belli ki hatırlarım bu fikirden. Yok nice Leylum'u yalnız bırakayım. Mr. Pendleton döndü Pollyanna'ya doğru. Suratı fenaydı nice öbür günlerde. "Getirin aklınıza Pollyanna. Hani Leyla'nız sizi kendi evine alınca sizin ananız vardı. O bendim. Kim yıllar geri isterdi onu kendine karı alma." Benim anacığım. "Öyle. Niyetimde yoktu bunları size anlatma ama daha iyi olacak eğer siz bilerseniz bunları." John Pendleton'un yüzü beyazdı çarşaf gibi. O zoruna söyleyebildi lafları. Pollyanna'nın ağzı açık kaldı korkudan hem şaşmaktan. O yayı gözlerle bakardı bu adama. "Ben sizin ananızı severdim. O kadar ki o beni hiç sevmedi de gitti başka kasabada yaşamaya sizin babanızla. Bu olayadan benim aklıma da gelmerdi ne kadar bu büyük acı. Bütün dünya gece karanlığına girdi. Bu karanlıkta ben giderdim. Anlayamayarak nereye giderim. O vakitlerden beri yaşardım nice bir dadu. İnsanlarla laf etmeyi istemerdim. Beni de kimse sevmerdi zira benim gibi adamı zor sevme. Ben sata 60 yaşıma da yetişmedim ama artık dadu gibiyim." "Pollyanna, değil çoktan yaşamamızda siz peydalandınız. Uşağım benim. Siz nice beğendiğiniz o bülürlerin biri. Doldurdunuz ihtiyar yaşamamı renkli şenlikle. Ama yakınlarda ben öğrendim kimsiniz siz. Da düşündüm vazgeçeyim buluşmalardan sizinle. Hiç istemezdim hani siz benim aklıma getirersiniz ananızı. Sonra ne oldu bilirsiniz. Ben anladım hani bana lazımsınız. Da hep bir ararım, beklerim sizi.
Pollyanna, şimdi siz kayıl mısınız? Mr. Pendleton, nice ben bırakacağım Leyla'mı? Pollyanna'nın gözleri doldu yaşla. Mr. Pendleton'ın dayanması biterdi. Beni siz düşündünüz mü? Siz sanırsınız ben sevineceğim mi bir şeye sizsiz? Anlayın Pollyanna, sadece siz peydalandığıyla yaşamamda ben biraz barlım yaşamama sevinmeye başladım. Eğer kayıl olarsanız da benim kızım olarsanız ben o zaman her bir işe sevineceğim. Yapabileceğim hepsiciğini. Hani siz de hep bir sevinersiniz. Hepsi istediklerinizi yapacağım. Hem paralarımı bitki centadan sizin uğrunuza harcayacağım. Pollyanna şaşıp durardı. Ne siz dersiniz Mr. Pendleton? Ben izin vermeyeceğim siz paralarınızı bana saçarsınız. Siz onları bu kadar yıl dinsizlere dini toplamışsınız. Mr. Pendleton'ın yüzü kırmızı renge döndü. O istedi neyse söylemeye ama Pollyanna ilerlederdi lafını. Hem de bundan kare bu kadar para varken siz beyinsiz de var nice sevinersiniz. Sizin cömertliğiniz insanlara sevinmelik getirir. Bakarak o insanlara siz hiç küsülü duramayacaksınız ama sevineceğiniz onlarla bile. Ama ne soy güzel bilirler siz başladınız bana. Ama ne soy altın siz Nancy'nin doğuma gününe başladınız. Hem... Bırakın, bunlar hepsi ufak işler. Kesti onun lafını Mr. Pendleton. Yüzü alkan gibi oldu. Yok da niye şaşma, o getirdi aklına kendi büyük cömertliğini. Hangisi onu anılmış yaptığı detayları. Bunlar hepsi ufak işler. Onları da ben yaparım sizin yardımınızla. Bu değil benim ama sizin cömertliğiniz halizden. Doğru, sizin. Bu sadece tabir kere gösterir hani benim zorum var sizde. Eğer lazımsa ben oynayayım bu oyunu, ben oynayacağım onu sizinle. Zavallı uşak derin düşünmeye girip buruşturdu anlasını. Polly Leyla'm bana o kadar çok iyilik yaptı. Çekittirdi o lafını ama Mr. Pendleton gene birden kesti onu. Pollyanna artık sınaşıktı görmeye bu fenalıyı hangisi peydalanardı da bozardı adamın yüzünü. Dayanmamazlık artık çok vakit vardı Mr. Pendleton'un karakterinde. Hangisi kırıp dökerdi hepsini ne var yolunda. Bu yüzden o kolay atılmardı kendi istediklerinden hem düşündüklerinden. Kimse hiç şüphelenmerdi hani Polly Leyla'nın iyi. İnanın bana Pollyanna. Onun yok o kadar zoru sizde ne kadar benim var zorum. Ne söylersiniz? Ben eminim o sevinir ona neyi var? Sevinir. Gene kesti uşağın lafını hepten öfkeli Mr. Pendleton. O becerir sevinmez mi? Bağız konerim hani becermer. O sadece kendi borcunu yapar. Vakıdın biri ben onun bu borcundan doyunca kabul ettim. Belli ki bitki 20 yıl biz onunla kafadarlaşmayırız. Ama ben onu bilirim nice 5 parmağımı. Ama kim de onu bilmeyir. Değil o insanlardan hani sevinme becerir Pollyanna. Ona bu dil verili. Siz de sorunuz ona kendiniz. Yakışacak mı geçersiniz bende yaşama? Oysa yakışmayacak mı? Kendiniz göreceğiniz ne kadar kolay o sizi kol verecek. Da o zaman uşağım benim. Bilseniz ne kadar ben size sevineceğim. Başardı o lafını. Derin çekip soluğunu Pollyanna kalktı ayağa. İslam Mr. Pendleton. Ben soracağım ona bu soruyu. Demeyeceğim hani hiç istemiyorum sizin evinizde yaşama ama... Uşak başarmadı lafını. Biraz susup sonra dedi. Yani ben sevinirim hani bir şey ona anlatmadım dün. Ben sanardım hani siz istersiniz hani o da... John Pendleton küsülü gülümsedi. Öyle Pollyanna, bu doğru. Sen hesaplı yaptın hani anlatmadın. Ben sadece doktora anlattım ama o sayılmıyor. Doktora mı? Hemen çevirip başını bağırdı Mr. Pendleton. Pek umutlanırım hani değil Doktor Chilton'a. Ona. Sabim ne fasıl uşak. Mırıldadı Mr. Pendleton ardılıp Slemgen'in dayığına. Birden de doğurdu arkasını merakla sordu. Da ne cevap verdi size doktor? Pollyanna dürdü suratını. Doğrudan söyleyeyim aklıma gelmiyor. Hiçbir şey önemli söylemediydi sansın. O dediydi hani anlamış niçin siz beni bu kadar beklersiniz. Ya bak oraya. Söyledi Mr. Pendleton
Da Pollyanna sayıklardı acaba niye gelir bu saklılıkla dolu gülüş. 21. Baş. Soruya cevap. Yılmadan aşağı doğru giderken eve Mr. Pendleton'u dolaşmaktan sonra Pollyanna hesap aldı, aynı gökyüzü kara bulutlarla kapalı. Büyük yağmur gelirdi. Yarı yolda onu karşıladı Nancy yağmurluklarla. O kadar ki o vakıdadan rüzgar sansı kaydırdı bir tarafa bulutları da yağmur yoktu. Onlar alelem Poyraz'a kayacak. Bilerek açıkladı Nancy göklere kaldırıp bakışını. Ben öyle de bilerdim ama Miss Polly sımarladı, karşılayayım sizi yağmurluklarla. O sizin için kahırlanır. Haliz mi? Pollyanna sersem görünerdi. O da savaşardı anlama nereye bulutlar uçar. Nancy mırıldadı. Siz anlamadınız. Ben değilim hani sizin Leyla'nız sizin için kahırlanır Pollyanna. Ne yazık. Hiç istemeyelim onu gücendirme. Ofladı uşak. Onun aklına hemen geldi ne türlü zor hem ağır soruyu sıra gelecek sormalı Elsuna. Bense sadece sevinirim. Öyle, sevinirim, dedi Nancy. Pollyanna attı ona bakış dolu anlamamazlıkla. Sevinirsiniz hani Polly Lelum benim için gücenecek mi? Neyse, bu oyun değil kurallara göre. Var olaylar angılarına olmaz sevinme. Kim dedi hani ben oynarım? Ben oynamıyorum şimdi. Hiç fikrime de gelmedi. Siz sadece uşaksınız da. Anlamıyorsunuz niye bu gelir hani Leyla'nız sizin için kahırlanır. Niçin anlamıyorum? Anlarım. O kahırlanır, o üzülür, ona ağır bu duygudan. Niye bunda da var nice anlama? Karşı durardı Pollyanna. Nancy kaldırdı çenesini. Eğer sizin Leyla'nız sizin için kahırlanarsa bundan bir çıkış var. Bu gelir o anlama, hani o artık başladı insanlar gibi yaşama, değil sadece borcunu yapma. Ne siz dersiniz Nancy? Leylum her kere yapar kendi borcunu. O pek bağlı bu duyguya. Kayıl olmadı Pollyanna. O kendi de anlamadı, nice tekrarladı John Pendleton'un laflarını. Nancy güldü. Doğru, bundan onda her kere hepsi iyi. Ama o vakitlerden beri nice siz peydalandınız bu evde, o pek değişildi. Pollyanna'nın benizi değişti. Kahırlan sesinde o sordu. Nancy, mahsus bunu ben isterdim sizden öğrenme. Siz nice düşünürsünüz? Polly Lelum pek mi sevinir hani ben onun evinde yaşarım? Ben isteseydim bırakıp gitme başka yere. O beni kul vericiydi mi? Nancy çabuk baktı onun yüzüne. O çoktan beklerdi bu soruyu, hem korkardı o sorudan. O bilmezdi ne soy cevaplama, ne soy söyleme doğruyu hem acıtmama uşağı. O kadar ki şimdi açan Miss Polly yolladı onu karşılasın Pollyanna'yı yağmurluklarla. O bilerdi hem emindi ne soy cevap verecek. O yemindi hani uslandıracak hem sevindirecek uşağı pak yürekli, yalansız. Ne? Sevinir mi Miss Polly hani onda yaşarsınız? İster mi siz gidersiniz? Ben hemen size bu işçin anladardım. Değil mi o kim sımarladı kaçıra karşı çıkayım size yağmurluklarla? Sadece ondan hani gökte peydalandı bir ufacık bulutçuk. Değil mi o hani sımarladı hepsi sizin rubalarınızı indireyim aşağıdaki içeri? Hani siz de güzel içeride yaşarsınız. Bilir misiniz Miss Pollyanna? Siz sadece aklınıza getirin nice o çekitmeden az etme. Nancy vakadında durgundu da yapıldı hani üsürer. Ama ne kadar o sizin için yaptı sayısız iyilik. Bir alay ufak iyilikler angılarından belli ne kadar yumuşadı onun canı, ne kadar daha iyi yürekli oldu. Köpeğe, kediyi kabletti, benimle de daha yumuşak laf eder. Hepsini sayabileceğim mi? Miss Pollyanna, laf bulamayacağım anladığım ne kadar kahıra girecek o, eğer siz giderseniz. Başardı lafını Nancy, inanarak hani pek kamil çevirebildi lafı. O hiç beklemezdi hani Pollyanna bu kadar adam sevinecek. Ah Nancy, yani ben sevinirim. Siz bilseniz ne kadar ben sevinirim hani Polly Lelum sever beni. Ben onu hiç bırakmayacağım. Düşünerdi Pollyanna biraz daha sonra kalkarak
basamaklardan kendi içerine. Her kere bilerdim hani Polilelum'la isterim yaşama ama hiç anlamazdım ne kadar isterim hani Polilelum hani o da istesin benimle yaşama. Pollyanna bilerdi hani onun yönünde durar büyük, değil kolay iş. Şimdi o lazımdı haberlesin kendi kararını Mr. Pendleton'a. Bu fikri o korkuyla düşünerdi. Uşak o kadar adam bağlandıydı, dostlaştıydı bu adamla, hani canı acıyardı ona. Daha da çok ondan hani kendi Mr. Pendleton kendine acıyardı. Uşağın canı acıyardı onun bu uzun yalnız yaşamasına. Pek ziyitlerdi onu o fikir, hani adamın yalnızlığında kabıyıtlıydı kızcağızın anası. O sayıklardı hani Mr. Pendleton'ın ayağı yakınlarda iyileşecek, o gezmeye başlayacak. Da evinde gene kimse olmayacak. Dolapların üstü tozla dolacak, şaf kazalacak içerilerde, kağıtlar gene bir tepe duracaklar sofranın üstünde. Canı sızlardı düşünerek bu adamın yalnızlığı için. Yani o yanardı bulsun birini, kim yardımlayıcıydı. Pollyanna birden fırladı da bağırdı sevinmelikten. Onun aklına sende iyi fikir. Ta olduğuna kolayı Pollyanna kaçarak gitti John Pendleton'a. Az vakitten sonra o oturardı onun yanında, odada kağıtlarla. Onun uzun zabın yerleri sarkardı skemlenin dayaklarından, ayak ucunda da köpek yatardı. Ne diyeceğim bana Pollyanna? Oynayabileceğim mi ben yaşamamın sonuna sizin oyununuzu? Öyle sır. Ben buldum ne getirebilecek size en büyük sevinmelik bu dünyada hem... Sizinle mi? Hemen savaşta yürünmez John Pendleton, onun suratında gene peydalanardı öfke hem çetinlik. Değil ama... Pollyanna, siz gelmediniz beni gücendirmediğini değil mi? Kesti o uşağın lafını. Ben yok nice başka türlü yapayım. Emin ederim size. Polilelum. O bırakmadı mı sizi? Ben ona hiç sormadım. Pollyanna indirdi bakışını. O bakamazdı kafadarının küsülü gözlerine. Çıkayır hani siz savaşmadınız da sorma. Ben soramadım sır. Yok nice yapayım bunu. Ben öyle de öğrendim hani Polilelum ister onunla yaşayayım hem ben de isterim onunla yaşamam. Sizin hiç aklınıza da gelmiyor ne kadar iyilik bana o yaptı. Hem ben düşünürüm, sanırım hani o da kim her kere başlar sevinme, çok işe sevinir. Siz de bilirsiniz hani onunla böyle olmardı ta ileriden. Siz kendiniz bana anlatınız. Mr. Pendleton var mı nice ben bırakayım Lelum'u bundan sonra? İkisi de uzun vakit susardı. Sadece fırında ateş bozardı bu sessizliği. Sonra Mr. Pendleton dedi. Yok nice bunu yaparsınız miss. Belli ki yok nice. Bundan sonra bırakmayacağınız onu. Ben bir tan istemeyeceğim sizden bunu. Bitki lafları o kadar yavaş söyledi hani Pollyanna zor işitti onları. Mr. Pendleton siz daha bilmiyorsunuz hepsini. Ne ben istedim söylemem. Anlatacağım size onun ne büyük sevinmelik size getirecek. Bana bu dünyada yok başka sevinmelik Pollyanna. Demeyin öyle sır. Siz kendiniz bana dediniz. Yev o zaman yev olur. Açan içinde sevdiğin karı yaşar ya da uşak. Ben var nice anlaşayım. Hani sizin evinizde bir çocukcak yaşasın. Bilir misiniz? Deyip çoktan tanıştım bir... Sansın bana lazım kimse sizden karı. Öfkeli sesle dedi Mr. Pendleton. Siz şimdi böyle laf edersiniz. Ama açan göreceğiniz onu. Ben eminim. Siz onu bırakmayacaksınız kahırda. Çünkü o iyi yürekli. Siz bize Miss Nolan bülürlerle başladınız. Nancy'ye dağıtın ama ne kadar paralar siz topladınız dinsizlere dini hem... Pollyanna, hadi başa çıkalım bu boş lafın. Artık 10 kere çalıştım söylemeye size hani bir kere de toplamadım para dinsizlere dini. Bütün ne yaşamamda bir de cent onlara vermedim. O kaldırdı çenesini. Bütün ne sıkıldı sanarak hani görecek nice Pollyanna'nın değişecek fikri onun için. Ama şaştı. Görerek hani Pollyanna gücenmedi. Ama sadece şaştı hem sevindi. Ura! Ben o kadar sevinirim. Değil, ben isterim deme. Hemen kırmızıdı Pollyanna dağıtladı açıklasın ne isterdi söyleme. Ben sevinmiyorum anne dinsizler parasız kaldı. Benim acıyor canım onlar için. Ama yok nice sevinmeyeyim. Anne size değil lazım India'dan çocuk. Pek sevinirim anne siz Jimmy binada kayıl olacaksınız. Nice anlarım siz kayılsınız onu kabul etme.
Kabul etmek kimi? Jimmy beni. Hani sizin yerinizde olsun uşak. Siz sadece düşünün ne kadar o sevinecek buna. Geçen hafta sıra geldi söyleyeyim ona hani benim kasabanın yardım komiteti de değil kaylalma onu. Ne kadar ziyet sıra gelir ona çekme. Ama şimdi anlattığın ona bu haberi o pek mutlu olacak. Öyle mi? Bense hiç olmayacağım. Kararlı bağırdı Mr. Pendleton. Siz isterseniz söyleme. Hani siz de mi değilsiniz kayıl onu alma. Ne ben var Nicetay söyleyeyim size. Ama onun yardımından sizin eviniz iyi ev olacak. Fısıldayarak dedi Pollyanna. Gözleri may doluydu yaşlarla. Eğer Jimmy sizinle yaşarsa siz birden hiç duymayacaksınız kendinizi yalnız. Bunda hiç şüphem yok. O kadar ki ben ayırırım yalnızlığı. Bu kıpım Pollyanna'nın aklına geldi Nancy'nin bir razgela lafı. O küsülü kaldırıp başını dedi. Eğer siz sanarsanız hani tılsımlarla daha iyi dostlaşma ne kadar sevindirme bir uşa, o zaman bilin hani ben sizinle değilim kayıl. Girgin söyledi Pollyanna. Tılsımlarla mı? Öyle Nancy bana anlattıydı hani sizin evinizde onlar sayısız var. Niye soy? Mr. Pendleton birden ardıldı Kemne'nin dayığına da güldü. O kadar çok gülerdi. Hani bitkiye Pollyanna bir şey anlamadı. Hem korkudan ağlamaya başladı. Gördüğüne bunu. O hemen geldi kendine. Yüzünden gülüş kaybeldi. Sanırım ki siz doğruysunuz Pollyanna. Kendiniz de bilmersiniz ne kadar doğruysunuz. Ben kendim de bilirim hani kafadarlık bu uşakla daha iyi ne kadar benim tılsımlarım. O kadar ki insanlara zor kararlama bu adımı. Dil kolay atılma tılsımlarından. Ama gene de belki anladacağınız kim o Jimmy bin? Pollyanna havezle anlattı. Değil belli. Gülüş mü bu kadar işledi? Oysa Pollyanna'nın acıkınlıkla dolu anlatması mı? Ama Mr. Pendleton'ın yüreği yumuşadı. O akşam dönerken eve, Pollyanna giderdi teklifle, hangisinde söylenerdi hani gelen cumartesi, Büyük Pendleton Hill evinde, öğlen yemesinden sonra Jimmy Bin'i beklerler. Ah yani mutluyum ben. Eminim siz sevineceğiniz. İlinikle söyledi Pollyanna çıkarak Mr. Pendleton'ın evinden. O kadar isterim hani Jimmy Bin'in evi hem senselisi olsun. Senselisi hangisi onun için zahmet edecek, kahırlanacak. Anlar mısınız? 22. Baş. Odunlar hem nasihat. Henüz o günü açan Pollyanna anlattı Jimmy Bin için Mr. Pendleton'a, kilisenin papazı Paul Ford, dağ içinde Ilma tepesinde gezinerdi. Boşuna umutlanardı hani dağ usluluğu hem güzelliği biraz uslandıracaklar onun canında peydalanan duyguları. Angları kiliseye gelen insanların beterine peydalanardılar. Paul Ford hepten kolverdi ellerini. Bütün yıl aydan aya kilisenin işleri bozulardı. Nereye de çevirmese bakışını her bir tarafta gözüne ilişerdi kavgalar, yalanlar, azzetmemezlik, çok görmekler. Kim her kere o tartışardı, kim kere yalvarardı, kim kere takazalardı, kim her sırası yapılardı sansa hiçbir şey olmadı. Her yeni gün o umutla hem inanla dua ederdi. O kadar ki bugün büyük gücenliklikle yüreğinde o kayıl oldu. Hani onun işleri değil ileri gitsin ama tersine gün günden daha da bozulur. Burada evvelki fidanların altında o doğruluğu anlamaya başladı. Doğruluk ondaydı hani kilise battı günahlarda. Lazımdı çabuk neyse yapma. İnsanlar pazarlarda kiliseye gelmeyerler. Hafta arası hiç de. Akşam yemeklerine toplanmıyorlar. Buluşmalara gelmeye kayıl değil. Birkaç yardımcı var kimde daha var havezlik. O kadar ki aralarında hiç anlaşamıyorlar. İşleri sıralıkça yapsınlar. Paul Ford pek iyi anlardı hani bu olay bozar değil sadece kiliseyi, kasabayı, hem onu ama bütünle Hristiyanlığı da etkiler. Öte doğru lazımdı neyse yapma. Ama ne? Dürüp kendini, papaz çıkardı cöbünden kağıdı yazılarından. O hazırlardı nasihatını pazar için. Yüzü sertti.
Kalın, çetin sesle o okuduğu yerleri Biblia'dan angılarını ayırdıydı. Vay size kanuncular hem fariseyler, iki yüzlüler, zira siz kapayırsınız insanlara gök padişahlığını. Kendiniz girmersiniz, kim de girmeyi ister bırakmırsınız. Vay size kanuncular hem fariseyler, iki yüzlüler, siz kemirirsiniz dulların evlerini, ama göstermek için uzun duvalar tutarsınız. Onuştan cezanız çok ağır olacak. Geldi vakit da kazalama onları günahları için. Bu dağlık içinde papazın sesi canını dürterdi. Kuşlar da sincaplar da seslenmeye başladılar. Sansı onları da sardı Allah'ın korkusu. Paul Ford hesaplarda nice insanlar pazara sesleyecekler korkuyla buna sattı. Kendi kız kardeşlerin hem kardeşlerin yönünde yapabilecek mi o? Girginlenecek mi bu lafları söyleme? Susabilecek mi? Susma daha doğru mu olacak? Bu Biblia'nın takazalarından korku sarır. Ta o kendinden bir de laf eklemeden. İyi eklerse ne olacak? O hep dua ederdi. Büyük inanla yüreğinde o yalvarardı sahabeye ki versin cevap. Hepsinden pek o isterdi doğru karar alma. Ama onun düşündükleri doğru mu olacak? Papaz yavaşçık topladı yapraklarını da koydu onları cebine. Sonra derin oflamakla çöktü yere da öyle de oturardı kapayıp yüzünü avuçlarından. Bu halde gördü onu Pollyanna. Yavaş bağırıp kaçarak yaklaştı ona. Mr. Ford, siz sakatlandınız mı? Papaz açtı suratını kaldırıp bakışını uşağa. O savaşta gülümseme. Yok uşağım benim, bir şey kırmadım. Ben sadece dinleniyorum. İyi, hepsi yolunda o zaman. Bilir misiniz, o günü açan ben hep rastgele gördüm Mr. Pendleton'ı. O zaman o ayağını kırmıştı. O sizin gibi oturamardı, yatardı yerde. Kahırlanmayın miss, ben sağım. Saymayarak o yaraları angılarını yerdeki doktorlar ilaçlayamıyor. Bitki lafları o söyledi yavaş sesle. Ama gene de Pollyanna onları işitti. Onun gözlerinde hemen peydalandı acıganlık şafkı. Ben anlarım ne siz dediniz. Sizin yasa içinizden kazıyır. Benim babamla da çok kere böyle olardı. Böyle hepsi papazlarla olmalı olur. Zira onların arkalarında büyük yük. Onlar daha sorumlu. Paul Ford şaşarak döndü. Sizin babanız papazdı mı, Pollyanna? Öyleyse siz bilmerdiniz mi? Ben sanardım hani bunu hepsi bilir. O evlenmişti Polly Lelum'un kakusundan benim anamla. Anladım. Ben değil çoktan papaz oldum bu kasabada da bilmiyorum hepsini ne olardı burada ta ileriden. Uzun vakit onlar oturdular sessiz. Fidan altında oturan papaz hepten unuttan yanında uşak oturur. O gene çıkardı cebinden yapraklarını ama okumardı onları. Bunun yerine o bakardı uzakta yerde yuvarlanan fidan yaprağına. O yaprak tonuktu, kuruydu, hiç güzel de değildi. Pollyanna bakarak papaza doldu acıganlıkla. Güzel güncez büyün değil mi? Umutla sesinde başladı lafını Pollyanna gene. Papaz ilkin cevap vermedi. Bir kıpımdan sonra da daptur gelip kaldırdı bakışını. Ne? Doğru, pek iyi hava. Hem hiç soğuk da değil, bakmayarak hani artık güz geldi. Mr. Pendleton'ın fırınında yanıyor ateş ama değil ısıtmadığını, sadece seyretmediğini onu. Siz beğenir misiniz ateşi seyretme? Bu sıra cevap hepten de gelmedi. Bekleyip Pollyanna gene denedi. Bu sıra başlayıp lafı başka taraftan. Söyleyin sir, siz beğenir misiniz işinizi? Papaz olarak mutluysunuz mu? Bu sıra papaz kaldırdı bakışını. Beğenirim mi ben? Ne fasıl soru. Neden siz soruyorsunuz böyle soru uşağım benim? Sizin yüzünüz küsülü, ondan da sordum. Getirdim aklıma babamı. O da çok kere böyle gücenikti. Haliz mi? Mr. Ford laf ederdi yalpak ama fikrinden başka işleri düşünerdi. Onun gözleri gene durgunda o kuru yaprakta. Öyle, kimer kere ona da sorardım bu soruyu. Sever mi papaz olma? Fidan altında oturan adam küsülü gülümsedi. Ne cevap o size verirdi? Belli ki o her kere derdi hani sever işini
Ama çok kere yekler de hani bir minut da kayıl olmayacağı popaz olma eğer bu sevinmelik yerlerini bilmeseydi. Eğer ne bilmeseydi? Sordu adam atarak meraklı bakışını Polyanna'nın yüzüne. Babam öyle onlara derdi. Biblia'da onlar öyle değil yazılı. Ama onlar ki o yerler nerede yazılı? Sevinin hemşinlenin, sevinin doğrular. Koy sevinsinler hemşinlensinler. Hem buna benzeyen yerler. Siz kendiniz de bilirsiniz onlar çok var. Bir kere açan benim babam hepten kuvvetsizdi. Hem kahırlıydı. O kararladı onları sayma. Onlar hepsi 800 tane. 800 tane. Öyle 800 yer Biblia'da angıları sımarlar biz sevinelim hem şenlenelim. Bu yüzden babam onlara derdi sevinmelik yerleri. Ya bak oraya. Papazın yüzü fasıl değişti. Onun bakışı düştü Biblia'nın o yerine hangisini o ayırdıydı Nasata dini. Vay size. Sizin babanız pek beğenerdi bu sevinmelik yerlerini. Doğru mu? Öyle. O bana derdi hani o günü açan o istedi onları sayma. O canına rahatlık buldu. Hem de o da dediydi hani eğer Allah 800 kere tekrarladıysa bize hani sevinelim hem şenlenelim. O zaman belli ki ona pek yakışıklı eğer biz böyle yaparsak. Babam dedi hani pek utanmış hani şimdiyadan az sevinerdi. Ama o şiirleri yerleri saydıktan sonra onlar iyilendirerdi onu. Hem ta babam anlattıydı hani bu yerlerin yardımıyla o çıkartabildi bizim oyunumuzu. O oyun bana dini makaklardan başladı. Ona diniyse bu şenlik yerlerinden. Ne soy oyunu? İsterdim ben öğreneyim. Meraklandı papaz. O oyun hangisinde sıra gelir bulma niye sevinme. Nice de dedim benim için bu oyun makaklardan başladı. Da gene Polyanna anlattı historiasını. Bu sıra onun sesleyicisi seslerdi havizlen hem açık göz. Az vakitten sonra onlar papazla bile inerdiler yılmadan. Polyannaşılardı sevinmelikten. O severdi anlatma, papaz da hep sorardı hem sorardı dünlenin hepsi işleri için. Oyun için, babası için, onun yaşaması için ileriden, hem evi için batıda bulunan kasabada. Çayrayın dinen onlar dağılıştılar. Papazın yolu sağa kaldı. Polyanna başka yoldan giderdi. Akşamlardı. Polford kapandı içerinde. O oturdu sofranın başında da derin düşünmeye girdi. Onun yönünde yayıldıydı yapraklar yazılı nasihatlarla. Biraz daha ötede vardı pak yapraklar. Yelinde yazaldı ama o düşünerdi başka iş için. Onun fikri geçirdi onu uzak kasabaya batıda, nerede yufka fukare hem yaşamanın yükünün arkasında yalnız papaz Biblia'yı okuyardı, sayardı kaç kere onun gökteki babası sımarladı ki o sevinsin hem şenlensin. Birazdan sonra Polford ar fikirlerinden aydı da hesap aldı yönünde duran yaprakları. Evangeliya Matvey'den baş 23. yerler 13. 14. hem 23. Yazdı o ama sonra dayanmaksız sıbıttı yazılı da sofrada duran kağıdın sayfalarını başladı aktarma. Onun yorgun bakışı kayardı sayfadan sayfaya. Ta o hesap almayınca bir anlatmayı hangisi keskin bıçak gibi kesti onun düşünmelerini. Bir kere ana ağlaşmış kocasına, hani onların oğlu Tom, istememiş yardımlamaya da getirme biraz odun. Sesleyip onu kocası demiş çocuğa. Yeminim uşağım benim, hani sen büyük sevinmelikle gideceksin avla da getireceksin oradan yakacak fırına dini. Tom bir de minut beklemeyerek kalkmış da gitmiş. Niçin? Niçin ki babası anlaşılan laflarla açıkladı uşağa, hani bekler ondan doğru işleri. Eğer o deydi Tom, ben işittim hani sen istemirsin bugün yardım etme, sen utandırırsın beni, henüz git da yap ne dediler? Bilin, hani bu laflardan sonra o fırında ta bugünadan tutuşmayıcıydı ateş. İnsanlar sevinirler açan onları methederler. Bu lafları merakla okuyardı öte doğru Polford. İnsanların bu havezini çalışmayalım yok etme ama kullanalım iyilik için. Hani bitkisiz anladacağınız insana onun fena işleri için daha iyi anladın ona ne kadar o iyi. Yardım edin insana kurtulma fena tabiatlerden. Gösterin ona onun iyi taraflarını, onun halis var olduğunu,
Angısı becerir tarama hem yapma iyilik. Bir iyi, açık umutla dolu karakter halizden ulaştırır insanları hem var nece değiştirsin bütününe kasabanın yaşamasını. İnsan üze çıkarır onu, neyle dolu fikri hem canı. Eğer o iyi yürekli ise, hem cana yakınsa, yakınlarda onun dolayında insanlar da öyle olacaklar. Ama eğer o dürükse, fenaysa, onun yakın olanları da hep öyle olacaklar yakınlarda. Eğer siz fenalıyı düşünerseniz, o oyalanmayacak, gelecek. Yaşarsanızsa bilgiyle ileride sizi iyilik bekler, iyilik de göreceğiniz. Söyleyiniz oğlunuza Tom'a ki bilirsiniz o büyük havezden zahmet edecek evdekiler için. Da unutmayın bakma onun mutlu yüzüne. Açan o kalkacak skemleden, da gidecek dışarı, odunları getirme. Pupas okudu bu lafları da koydu kedi bir tarafa. Kaldırdı başını. Birkaç kapımdan sonra kalktı da başladı içerisine ölçme adımlarından. Derin oflayıp gene oturdu sofranın başına. Allah'ın yardımından yapacağım ben bunu, dedi o. Ben söyleyeceğim her bir Tom'a, bilirim ne kadar büyük havezden o gidecek de getirecek odun. Onların her birinin kendi odunları olsun. Ben onları inandıracağım, hem işten gelen sevinmeliği göstereceğim. O zaman onların vakti kalmayacak bakma kim daha az, kim de daha çok odun getirdi. Yırtıp ilk nasatlan yaprakları onları yere sıvıttı. Sonra da yeni yaprak alıp Polford yeni kuvvetlen bir solukta yazdı yeni nasatları. Pazar günü okuduğuyla onu lisede kimse kalmadı umursuz. Popas uyandırdı her birinin yüreğinde yüksek, iyi duyguları. Nasatı o başladı o Pollyanna'nın sevinmelik yerlerin birinden. Şennenin sabide, sevinin doğru olanlar. Bakın yurtuyu hepsi pak yürekliler. 23. Baş Bella. Bir kere Mrs. Snow ilaçların adlarını unutmuş. Sıra gelmiş Pollyanna'ya gitsin Doktor Chilton'a da öğrensin ne ilaçlar o yazmıştı hastaya. Ta ileriden uşak yokmuş gittiği doktorun evine. Doktor, ben annem size sefte geldim. Bu sizin eviniz öyle? Sordu o merakla seyrederek hepsini dozdulay. Doktor küsülü gülümsedi. Öyle sansın. O kadar ki ev, o pek büyük laf Pollyanna. Halizden bu ev değil, sadece içerler hem duvarlar. Pollyanna anlayışlı salladı başını. Onun gözlerinde görünerdi acımak. Bilirim, ev o zaman ev sayılır. Açan içinde karı var. Hangisine elini hem kalbini verdin ya da içinde uşak var. Doktor Chilton, neden evlenmeyersiniz? Siz var nice Jimmy Bean'ı kendinize alarsınız yer Mr. Pendleton Kyle olmarsa. Doktor Chilton gülmeye başladı. O kadar ki gülüşü yapılmaya benzerdi. Olmalı Mr. Pendleton size söyledi ev o zaman ev olur. Yer içinde karı ya da uşak varsa. Öyle? Değiştirerek lafı sordu o. Öyle. O değil bunlarsız ev sayılmarmış ev. Niçin siz kararlamıyorsunuz Doktor Chilton? Kararlamıyorum neyi? Kimese elinizi hem kalbinizi teklif etme. Hepten unuttum. Ben sanırım lazım size anladım. Çıkar Mr. Pendleton ne zamansa severmiş değil benim Polly'lumu. Da biz geçmeyeceğiz onda yaşama. Ben size anlattıydım onlar sever birbirine ama ben yanıldım. Umutlanırım siz kimseye bunu anlatmadınız. Anlatmadım Pollyanna. Kimseye anlatmadım. O zaman hepsi yolunda. Bilir misiniz siz tek adam kiminle ben paylaştım bu anlatmayı. Açan Mr. Pendleton öğrendi siz hepsini bilirsiniz. O biraz fasıl götürdü kendini. Halis mi? Belli ki Halis. O istemer kimse bilsin bu asılsız anlatmayı. Ama niçin siz kimseye teklif etmersiniz evliliği Doktor Chilton? Doktorun yüzü karardı. Bilir misin uşağım benim? İş durur onda açan teklif ederler kızlara elini hem kalbini. Onlar kemer kere, dil kayıl. Pollyanna derin düşünüp durdu kendini. Ama bana gelir sizin teklifinize kayıl olacağı var. Sağ olun, güldü doktor kaldırıp kaşlarını.
Biraz vakitten sonra yüzü gene çetin sert oldu. Pek korkarım hani sizden kara insanlar bundan değil Kayıl. En azdan bana sıra gelmedi onlardan böyle kemir laflar işitme. Pollyanna gene dürdü kaşlarını. Sonra onun gözleri şaşmaktan yayıldı. Doktor, siz isterseniz söyleme anne. Anne, ne zamansa siz teklif ettiniz kıza evlilik, da o kabul etmedi mi onu? Hep nice Mr. Pendleton'da mı? Doktor birden kalktı sofra başından. Kahırlanmayın Pollyanna. Şimdi o olayın anlamı hiç yok. O alemin belaları sizin küçük kalbinizi gücendirmesin. Şimdiyse kaçın çabuk Mrs. Snow'un evine. Burada ben ilaçların adlarını hem kaç kere onları içmeye lazım yazdım. Başka bir şey mi o istemedi? Pollyanna salladı başını. Başka bir şey sir. Şükür ederim size. Küsülü söyleyebildi o da doğruldu kapıya doğru. Hemen yetiştiğinden yün içeri o döndü de bağırdı sevinerek. Ne de olmasa Doktor Chilton, ben pek sevinirim hani o insan hani kabul etmedi sizin teklifinizi, değil benim anam. Kalın Allah'ın. Bela geldi canavar ayın bitki gününde. Alıklayarak okuldan sonra Pollyanna geçerdi yolu. Doğru yerde geçerdi. Ama yaklaşan maşına. Sonra kimse söyleyemedi ne oldu Haliz'den. Bulunmadı bir de. Hani açıklasın niçin bu oldu, kim kabahatlı. O kadar ki kendini kaybeden Pollyanna'yı saat 5'te geçirdiler Miss Polly'nin evine. Orada Pollyanna'nın küçük sevdiği içerinde yastıklar gibi beyaz Lelus'u hem Nancy uşağa yattırdılar. Kızcağızın güydesi yumuşaktı hem kuvvetsizdi. O vakit bütünle hızla kasabadan gelerdi Doktor Warren. Mr. Tom, siz onun yüzünü görseydiniz. Ağlayarak anladardı başçıdan Nancy Dadu Tom'a. Görseydiniz onun yüzünü. Burada hemen belli. Hani bu kadar zeytlenir değil borçların beterine. Borçların beterine titremer öyle yerlerin. Gözlerinde olmayır öyle sansın hazır durgutmayı ölümü. Öyle Mr. Tom, öyle. Bu pek mi ağır hastalık onda? Dadu'nun sesi titrerdi. Allah bir bilir. Bilir misiniz Mr. Tom? O yülü gibi beyaz yatır. Ama Miss Polly der hani o deri. Miss Polly daha iyi bilir. O durmamayıca sesler nice uşak soluyer. Nice bizim zavallı uşacın kalbi düğüler. Öyle ama ne yaptı ondan o? Titreyerek dedi Dadu. Ben size söyleyeceğim ne türlü. Yalansız lazım deme o adama Mr. Tom. Ama sanırım hani kulaklarınız senecek. Sadece düşünün. Ne sayısız sandık tekerlekler üstünde geçti bizim uşağın üstünden. Çoktan aziyet merdim nice koker o maşinalar. Öyle çoktan. Ama ne oldu onunla? Aman bilmiyorum Mr. Tom. Anlasında yara var. Miss Polly der hani o değilmiş büyük bela. O korkar ki içinde kan akması olmasın. Bana gelir hani ben dayanamayacağım ne zaman çıkacak o doktor da anlatacak ne oldu. Of, olsaydı şimdi çok giysi yıkayayım çok dün ne kadar. Kuvvetsiz kırardı ellerini Nancy. O kadar ki doktordan sonra da Nancy hiçbir şey söyleyemedi Dadu Tom'a. Kırık yoktu uşakta, kesik damağı yoktu. Ama doktor pek sertti da dedi hani sadece vakit gösterecek ne oldu. Doktor gittiğiyle Miss Polly daha da bezadı, daha da değişildi yüzü. Zavallı uşak daha gelmediydi kendine ama artık ölü gibi de değildi. Kasabadan çığırdılar bakıcı yıkayı. Akşamadan lazımdı gelsin. De bu kadar haber Mr. Tom. Başardı lafını Nancy yutarak yaşlarını da döndü kuhnesine. Ertesi günü öğlen vakitine yakın Pollyanna kendine gelmeye başladı. Ah Polly Lelu, ne oldu? Artık öğlen mi? Nice öyle ben uyudum ta öğleneden. Polly Lelu ben kalkamıyorum. Bağırdı uşak savaşarak kalkma. Da düştü yastığına oflayarak. Yok uşağım benim, ben senin yerinde ağlatlamayıcıydım bunu yapma. Çabuk ama yalpak dedi Lelu'su. Ama ne oldu, niçin ben kalkamıyorum? Miss Polly bakardı beyazlara giyimli bakıcı yıkaya, hangisi pencerenin yanında durardı. Neresini Pollyanna'nın bakışı kaplamazdı. Bakıcı yıka salladı başını.
Söyleyin ona. Sessiz sadece dudaklarından dedi o. Miss Polly yüzürdü, savaşta kendini yele alma. Dün akşamüstü sizi maşına vurdu. Çekittirdi lafı bakıcıyka. O kadar ki siz yok ne düşünersiniz bunu? Sizin Leyla'nız ister siz daha çok dinlenersiniz. Daha iyi olacak yer uyuklarsanız gene. Maşına mı? Öyle ben kaçardım. Palana'nın gözleri bulanıktı. O elini başına uzalttı. Ben öyle yoruldum. Acıyır bütüne güdem. Öyle yavrum öyle. Yok bir şey. Siz lazım dinlenersiniz. Ama Polly Leylu ben öyle fasıl. O kadar değil isla bana. Benim ayaklarım. Onlarla neyse değil doğru. Sansın onlar hiç yok. Polly Leylu'su yalvararak baktı bakıcıyıkaya. Zoruna kalktı ayağa da döndü arkasını. Bakıcıyıka hemen yaklaştı yatağın yanına. Şimdi açıklayacağım size hepsini. Şimdi en iyi vakit sizinle tanışalım. Benim adım Miss Hunt. Ben geldim sizin Leylu'nuza yardımlamaya sizi bakma diyene. İlkin yalvaracağım yutarsınız bu küçük beyaz ilacı. Benim için. Yapın bunu. Palana'nın gözlerinde korku peydalandı. Ama ben istemiyorum beni baksınlar. Ben niyetlenmerim hastalanma. Ben okula lazım gideyim. Yakışır mı yarın okula gideyim? Pencerenin yanından nerede durardı Polly Leylu'su. İşitildi sessiz ağlamak. Yarın mı? Yalpak gülümsedi bakıcı. Sanırım anikol veremeyeceğim sizi yakınlarda oraya Miss Palana. Ama ben de size dini var küçük beyaz ilacık. Siz ta içtiğinden onu iyilik duyacağınız. İsla o zaman. Hep bir şüphelenerek kayıl oldu Palana. Ama adayım bana Anita'yı bir günü kol vereceğiniz beni okula. Biz egzamenleri veririz. Bir minuttan sonra o gene laf etmeye başladı. Anladardı okul için, maşına için. Hani başı acıyor. Birazdan sonra ilaç işledi de sesi yavaşardı. Sonra da uyukladı. 24. Baş John Pendleton. Ne yarın ne öbür gün Pollyanna okula gitmedi. O kendisi bunu anlardı sadece o kısa vakit açan kendine gelirdi. Hemen başlardı Leylu'suna bir sürü soru sorma. Haliz'den dediğiyle anlama ne olur, o başladı bir haftadan sonra açan indi yangını, acı yavaşladı da yemeği işledi bütününe kuvvetlen. O zaman Leylu'suna sıra geldi hepsini hendine anlatma, ne oldu, ne zaman, hem öbür soruları cevaplama. Çıkar anne ben hasta değilim. Sadece kırıklar var. Bilseniz ne kadar sevinirim buna. Sevinir misin? Daha bir kere sordu yatağın yanında bulunan Leylu'su. Elbet ki. Daha iyi 1-2 ay yatma nice Mr. Pendleton. Ne kadar yatalak kalma bütün yaşamaya. Nice Mrs. Snow. Kırıklar doğrulacak, büyüyecek. Da sen gene sağ. Hastalık var nice olsun ilaçlanmayan. Da o zaman insan bütünle yaşamasına yatağa bağlı. Miss Polly bir de laf söyleyemediydi kırıklar için. O birden kalktı, yaklaştı dolaba. Kendi de anlamardı nice sersem oldu. Başladı yelden geçirme hepsi işleri ne var dolabın içinde. Onun niyetinde yoktu neyse yapma. Böyle hala ota yoktur geldiği tayilerden. Nereye kayboldu onun sertliği? Yüzü bez gibi beyazdı. Pollyanna yatakta yatardı. Kıpıştırıp gözlerini, mayıl olardı tavanda oynayan renkli kuşağı. Mr. Pendleton'un bülürlerinin biri asılıydı pencerenin uğrunda. Da ondan bu yeni renk peydalanardı tavanda. Hem de bundan kare ben sevinirim hani bende değil çiçek hastalığı. Çöplenerek dedi o. Bu çillerden de beter olacıydı. Sevinirim hani bende değil kızamak, apenditsit ya da kokluş. Onlarla ulaştırma var nice. Beni hemen bolnicaya alacaklar. Nice görerim var çok hastalıklar angıları sende yok. Da sen buna sevinirsin yavrum. Titreyen sesle dedi Polly Leylu'su. Da yaklaştırdı avucunu boğazına. Sansın onu yakası sıkardı. Pollyanna yavaşça güldü. Ne var o var. Ben de bu kuşağa bakardım. Da onlar için düşünerdim. Pek severim kuşakları. O kadar sevinirim ay Mr. Pendleton bağışladı bu bülürleri bana. Bundan kare var da bir alay şanglarına ben sevinirim. Onlar için ta anlatacağım size ileri doğru.
Ben ta bilmiyorum ne oldu. Ama sanırım hani pek sevinirim ona ne oldu benimle. Pollyanna. Pollyanna gene yavaşça gülmeye başladı da Şen baktı Leylüs'una. Bilir misiniz Leylu? O vakitten beri nice bu iş oldu. Siz başladınız bana yavrum deme. Dayılar ise böyle laf etmerdiniz. Bilir misiniz ne kadar kamil açan kimse sana der yavrum. Ne zamansa yardım komitetinden karılar da bana böyle derdiler. Bu pek iyi. Ama onlar değil benim silsilem nicesiz. Siz benim Leylum. Sizden bunu işitmem pek kamil. Polly Leylu. Pek sevinirim hani siz benim silsilemsiniz. Polly Leylüs'ü susardı. O gene yelini boğazına yaklaştırdı. Gözleri doluydu yaşlarla. O döndü arkasından da çabuk içeriden çıktı. Öğlenden sonra Nancy kaçıra girdi dama. Nerede Mr. Tom işlerdi. Onun gözleri şılardı. Mr. Tom, Mr. Tom, ya tanıyın ne oldu? Yaşamanızda tanımayacağınız. Yaşamaya da 10 yılım kaldı. Bu yüzden daha iyi hemen anlat Nancy. Duygusuz cevapladı Mr. Tom. İyi, o zaman sesleyin. Kim o şimdi Miss Polly'ye geldi? Nece düşünürsünüz ha? Kim? Dadu başını salladı. Kim bilir? Ben bilirim. O Mr. Pendleton. Hadi yeter şakalaştın. Siz ne? Nasıl şaka? Ben kendim onu içeri geçirdim. O makaklarla gezer. Ti orada, avul içinde. Onun taligası duruyor. Kendiniz bakın. Hiç aklına da gelmeyecek hani bu iğrek adam hangisi kimseyle selamlaşmaya da istemir. Kendisi geldi bize. Da ne var bunda? Sert sordu Dadu. Nancy fasıl bakış attı ona. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Onun gözlerinde hesap alınardı gülme almak. Kim, ben mi? Hadi yapılmayın hani bilmiyorsunuz Mr. Tom. Siz benim başımı karıştırdınız. Neyle ben sizin başınızı karıştırdım? Nancy dönüp hızlı baktı eve doğru sırada yaklaşıp Dadu'ya dedi. Sesleyin beni. Değil mi siz bana dediydiniz hani ne zamansa Miss Polly'nin sevgisi varmış. Bana geldiydi hani ben hesapladım kim o onun sevgisi. Ama sonra belli oldu hani ben yanıldım. Dadu Tom döndü arkasını da ilerletti işini. Eğer istersen laf etme o zaman açık laf et. Ben bilmeceleri çözme becermerim. Öfkelenerek dedi o. Nancy güldü. Hadi öyle olsun. Ben değil çoktan neyse öğrendim de düşündüm hani Mr. Pendleton onun eski sevgisi. Mr. Pendleton mu? Birden doğrulttu arkasını Dadu. Öyle ama şimdi ben bilirim hani o değil o. Mr. Pendleton ne zamansa severmiş bizim bu uşağın anasını. Ben birkaçına soruşturdum da buldum ki Miss Polly onu yok gözü görsün eskiden bir yalan için. Hangisini insanlar aralarında yaymışlar. Ne zamansa ileriden kimse çıkartmış hani mana onların aralarında sevgi var. Doğru, bunu tutarım aklımda. Bu iş oldu Miss Jenny'nin evlenmesinden 3 yıldan sonra. Miss Polly bunu bilerdi hem canı acıyardı Mr. Pendleton'a. O onu uslandırmayı isterdi. Bezbelli de acıdı onu. Pek gücendiydi hani o papaz aldı onun kakusunu uzağa. Bilmiyorum nereden ama laf çıktı hani Miss Polly Mr. Pendleton'ın ardına kaçmaya başladı. O kimin ardına mı kaçsın? Ekledi Nancy. Biz sizinle biliriz hani bu iş yok nice olsun. Ama insanın ağzı büyük. Bu türlü yalanlara bir de hesaplı insan dayanmayacak. Hemen de o vakit Miss Polly sevgisinden ayrıldı. Bundan sonra o hepten dürdü kendini. İlkin kimseyi bilmeye de istemezdi. Kalbi de taş gibi oldu. Belli ki. İşittim bu anlatmayı. Bilir misiniz Mr. Tom? Ben onu gördüğün armayı kendimi kaybedeceydim. Allah bir bilir kaç yıl onlar düşmanlık ederler. Ama gene de geçirdim onu misafir odasına hem ses ettim Miss Polly'ye. O ne dedi? Tuttu soluğunu Dadu Tom.
Ben ilkin sandım hani o işitmerdi, düşündüm tekrarlayayım lafımı. Ama o birden cevap etti. Dedi haberleymişim Mr. Pendleton'a. Hani o yaklaşacak yakınlarda. Ben öyle de yaptım. Sonra da kaçarak size geldim anladığım diyeni daha çabuk. Başarıda anlatmasını Nancy de gene saklı baktı eve. Sadece bunu diyebildi de o da döndü gene kendi işine. O vakit misafir odasında oturan Mr. Pendleton işitti çabuk yaklaşan adımları. Gelen kapılarda Miss Polly pedalandı. O savaşta kalkma ama Miss Polly sallayarak elinden durguttu onu. O kadar ki elini uzatmadı iyileşmediğini. Yüzü de sertti hem çetindi. Ben geldim öğreneyim nice kendini duyar Pollyanna. Sağ olun. Hepsi eskisi gibi. Değişiklik yok. Siz isterseniz söylemem. Yapın bir iyilik. Anladın ta derinden ne olur uşaklan. Miss Polly'nin yüzü kahırdan buruldu. Of eğer ben yapabilseydim. Nice anlarım siz kendiniz de bilmersiniz. Ama ne söyler doktor? Bana gelir hani doktor Warren kendisi de bilmer. O yazışmış New York'tan becerikli doktorlan ama. Onlar hemen toplanmışlar başka anılmış doktorlarla. Ama uşağın neresi kırık? Onun sadece birkaç yarası hem turmalık yerleri var hem bel kemiği buruk. Sanırım hani bunun beterine uşak ayaklarına kalkamır. Mr. Pendleton'dan yavaşça uflamak işitildi. İkisi de susardılar. Sonra hırıldayan bir sesle sordu. Uşak nice bu haberi kabul etti. O da bilmer aslıyı. Benim de kuvvetimi yetmer ona anladığım. O olmalanlar neyse, şüphelener. Miss Polly elinden boğazından tutundu. O zamandan beri nice Pollyanna'nın başına bu bela geldi. Miss Polly hep bir tutunardı boğazından. Belli ki öyle. O bilir hani dürtülemer. Ama o sanır hani ayakları kırık. Değer hani sevinermiş ki bağlı birkaç aya yatağa. Ta iyiymiş 2-3 ay kırık ayaklan yatma nicesiz. Ne kadar bütünle yaşamaya yatalak kalma nice Miss Snow. Onun lafına göre kırık ayak iyileşir. Ama ilaçlanmayan hastalık bütünle yaşamaya yatağa bağlar. Bu türlü boş işleri o durmamayacağındadır. Bana gelir hani ben akıldan bozulma başlarım. Yaşlardan dumanlı gözlerle Mr. Pendleton hesap aldı Miss Polly'nin kahırdan buruşuk yüzünü. Onun aklına geldi Pollyanna'nın lafları. Nice var nice bırakayım benim Polly'lelimi şimdi. Mr. Pendleton zor tutardı kendini elde. Miss Harrington, sizin hiç aklınıza da gelmer kaç kere yalvardım Pollyanna'ya geçsin bende yaşama. Pollyanna mı? Sizde mi yaşasın? Onun çetin sesinden Mr. Pendleton buruşturdu kendini. Onun sesi de hemen soğuk hem çetin oldu. Öyle, ben niyetliydim ahiretlik alayım onu. Bütünle zenginliğimi ona vermeyi isterdim. Bunu işittiğinden Miss Polly biraz yumuşadı. Birden düşündü. Ne kamil yaşama getiriciydi Pollyanna'ya bu zenginlik? O sayıklardı. Acaba yetişti mi Pollyanna o yaşa? Hani para beterine hasetlensin, hem değiştirsin onu, Lelisunu, bu adamı. Pek sevdirdi kendini bu uşak. İlerledi lafını Mr. Pendleton. O kadar bağlandım ona, zira ona bakarak aklıma anası gelir. Hem de bağlandım onun bu sevinçli karakterinden. Kayıldım vereyim bu uşağa bütününe sevgili yangısını bu 25 yılın içinde daha adamadım. Veremedim sevdiğim insana. Sevgi? Miss Polly'nin hemen aklına geldi niçin o kabul etti bu uşağı. Bunun ardına da Pollyanna'nın bu sabahki lafları cınlardı kulaklarında. Bilir misiniz ne kadar kamil açan kimse senin sensilinden sana der yavrum. Date günlerin birinde bu sıcaklığa hem sevgili ağaç cancağıza teklif ederler sevgiyi hangisi 25 yılın içinde süyünmemiş. O uşak büyük artık hani bu sevgiye mayıl olma. Miss Polly'nin kalbi birden sıkıldı. O kadar ki o daha da pek sıkıldı açan o anladı ne kadar tonuk, sünük yaşamak bekler onu Pollyanna'sız. Da ne oldu öteye doğru? Sordu o. İşittiğin anici titredi onun sert çetin sesi. Mr. Pendleton gülümsedi.
O Kayıl olmadı. Niçin? O sizden istemedi ayrılma. Zavallıcık anladar da hani siz pek iyi ona davranırsınız. Onun lafına göre siz pek istermişsiniz o kalsın sizinle. Başardı lafını Mr. Pendleton zorla kalkarak skemleden. O birden Miss Polly'nin yüzüne bakmadı. Kararlı kapıya doğru gitti. O kadar ki hemen duydu çabuk adımları hem gördü hani Miss Polly uzalttı ona titreyen elini. Doktor da geldiğinden hem Pollyanna için bir şey öğrendiğinden hemen size haber vereceğim. Buluşacağız da Mr. Pendleton. Bütününe yüreğimle size şükürüm geldiğiniz için. Eminim Pollyanna pek sevinecek açan öğrenecek hani siz bize geldiniz. 25. Baş Beklemek oyunu. John Pendleton'un gelmesinden sonra ertesi günü Miss Polly kararladı. Hani lazım hazırlasın Pollyanna'yı yeni doktorun gelmesine. Pollyanna yavrucuğum, biz sayıkladık hem kararladık hani Doktor Warren'dan kara lazım başka doktorları da çağıralım. O yeni nasihatler verecek bize. Yardımlayacak sana daha çabuk iyileşme. Pollyanna'nın yüzü şılama başladı. Polly Lelu, ben o kadar sevinirim hani beni Doktor Chilton ilaçlayacak. Ben hep bir bunu isterdim. Düşünerdim ama korkardım hani siz bu fikri beğenmeyeceğiniz. O sizi o zaman çardan altında gördüydü. Tutar mısınız aklınızda? O yüzden düşündüm anne bir şey demeyeceğim hem istemeyeceğim sizden. O kadar ki şimdi pek sevinirim anne siz kayılsınız sonra çığırma. Polly Lelu'nun yüzü beyazadı, kırmızıdı, sonra gene beyazadı. O hemen kendini yele aldı da uslu cevapladı. Yok canım, ben başka doktor için anladım. Siz onunla da tanışmırsınız. O pek anılmış doktor New York'tan. Angasının haberi var her türlü kırıklarda, hastalıklarda. Sizin gibilerde de haberi var. Pollyanna gücendi. Sanmıyorum hani o bilir yarısını da neyi bilir Doktor Chilton. Değil öyle yavrum. O kamil işçi. Zanaatını iyi bilir. Eminim bundan. Ama açan Mr. Pendleton kırdı ayını, onu Doktor Chilton ilaçlardı. Polly Lelu'cum, eğer siz kayıl olarsanız ben pek isterdim siz onu bana çağırarsanız. Yalvarıyorum sizi. Miss Polly hem kızardı hem de dürdü kendini. O bir de laf söyleyemerdi çekitmeden. Ben kayıl değilim Pollyanna. Ben hiç kayıl değilim. Sizin için çok işleri kayılım yapma. Her bir istediğinizi, her bir. Ama ben var birkaç sebep anılarım beterine hiç istemerim hani sizi Doktor Chilton'a ilaçlasın. İnanın bana, o size hiç yardım edemeyecek o kadar, ne kadar yardım edecek bu anılmış doktor, angasını Doktor Warren'la beraber teklif ettik evimize New York'tan. Pollyanna'ya dini bu laflar bir şey yetmezdi. Toz gibi boştular. Polly Lelu, eğer siz severdiniz Doktor Chilton'ı. Ne? Bu sıra Miss Polly bağırıp da laf ederdi. Yanakları kıpkırmızı oldu. Derim, eğer siz severdiniz Doktor Chilton'ı öyle nice ben severim. O zaman onu sayıcıydınız doktorların arasında en iyi. Bu vakit içeri girdi bakıcı. Miss Polly birden kalktı. O büyük ilinlik duydu yüreğinde. Ne yazık Pollyanna. Ama korkarım hani sıra gelecek kayıl olarsınız benim kararımla. Bundan kara, doktora artık teklif ettik. Yarın bizde olacak. O kadar ki kader başka türlü düzdü hepsini. Doktor New York'tan gelemedi o kadar çabuk nice Polly Lelu'su düşünerdi. En bitki minutlarda geldi mektup. Hangisi haberlerde hani doktor kendisi birden hastalanmış. Pollyanna bunu işittiğinden hemen kullandı kolayı da gene başladı yalvarma hani çağırsınlar Doktor Chilton'ı. Şimdi artık kimse gelemeyecek. Doktoru çağırman yakışır. Ama Polly Lelu'su değiştirmerdi fikrini. Yok uşağım, bu iş yok nice olsun. Sallayıp başını kararladı o hem de gene savaşta inandırma Pollyanna'yı hani onun için kayıl hepsini yapma sadece değil bunu. Uzun geğirlerdi günler biri ardına. Polly Lelu'su halizden yapardı hepsini ne elinden gelir uşağı sevindirmediğini. Siz inanmayacaksınız, siz hiç inanmayacaksınız. Anladardı Nancy dedi Tom'a. Miss Polly'nin fikrinde sadece Miss Pollyanna'yı sevindirme. Bekler uşak söylesin ne ister, kayıl hepsi istediklerini yapma. Siz düşünebilir misiniz? O sımırladı köpekle kediyi içeri getireyim.
Bir hafta geri bunun için laf da yoktu. Şimdi ise onlar rahat rahat yuvarlanırlar yatakta. Sadece o yüzden hani bunu beğenir Pollyanna. Bundan kara o hasta içeride bir alay şişecek bülür. Nice öğrendim Mr. Tom. Onlara güneş vurduğuyla tavanda pedalanır halis gökkuşağı. Öyle ben kendim gördüm. Çiçekler için hiç de lafım yok. Eğer sabah o yollar Timothy bahçeye taze gül getirsin diyene. Sansın o çiçekler ranglarını insanlar getirir yetmer. Ne günüse girdim içeri, bakıyorum Miss Polly yatağın kenarında oturur. Bakıcı da onun saçlarını tarır. Pollyanna'nınsa gözleri yalabır, yatır mutlu hem sımarlar nice daha güzel yürümeye saçları. Ondan beri bizim sabikamız yeni türlü taranmış saçlarla günlerle gezinir. Bolay ki zavallı uşak sevinsin. Te böyle işlerimiz gider Mr. Tom. İsterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Dede gülümsedi. Ben de bakıyorum ne gençleşti bizim Miss Polly. Benimce yeni türlü taranmış saçlar ona pek yaraşır. Belli ki öyle. Barlim insana benzemeye başladı. Varnici deme o. Ben sana ne dediydim Nancy? Anlatmadıydım mı sana ben? Hani o vakitlerin biri güzellerin biriydi. Sense inanmardın. Nancy omuzlarını kıstı. Demeyeceydim hani güzellerin biri. Ama o yeni beyaz tantelli fistanla hangisini bu sabah giymişti. Tanıyamadım onu. Şimdi inanır mısın hani bizim Miss Polly ta değil ihtiyar? Nancy güldü. Şimdi o barlim yapılmıyor hani ihtiyar. Mr. Tom, söylesenize, kimdi onun sevgilisi? Ben büyünden bilmiyorum bunu. Çok bileceksin, yerken ihtiyarlayacaksın. Sakladı dede. Of Mr. Tom, yalvarırım. Sizden kara kim bana bunu söyleyecek? Kim çok soruşturur, onu sevmerler. Bilir misin bu lafı? Söyle bana daha iyi. Nice uşak kendini duyar. Nancy salladı başını. Ah Mr. Tom, hepsi eskisi gibi. Bir şey değişilmer. O sadece yatır, uyur, laf eder, savaşır gülümseme, sevinme hani güneş aydınlandı. Ya da hani kavuştu. Kuşların cıvıltısına, yüreğim kopar bunu seyretme. Bilirim onun bu oyununu. O iyi sözlesin sahibi onun pak canını. Saklı sildi yaşını dede Tom. O size adamı anlattı oyunu için. Nice, çoktan anlattı. Dede susarak sayıklardı, sonra da sırdıp dedi. Bir kere ağlaştım ona. Benim bu kambur ihtiyarlığıma. Nice düşünürsün? Ne cevap verdi o bana? Yok ne söyleyeyim Mr. Tom. Acaba ne aklına geldi bu sıra? Neye var nice sevinme? Onun lafına göre ben lazım sevineyim. Hani yakışır eğilmeden kazıyım bahçede. Zira öyle de burulduruyorum. Nancy küsülü gülümsedi. Öyle, bu laflar onun. Sadece o var nice bulsun sevinmelik her bir olayda. Gelir aklıma o geldiydi bize de tutunduydu anlatma oyunu için. O zamandan beri ikimiz de oynardık. En baştan o isterdi Lelus'unla oynama. Miss Polly ile mi? Bense sanardım siz sabikamızı daha iyi sayarsınız ne kadar ben. Şakalaştı Nancy. Dede Tom doğrulttu arkasını. Ben sadece düşündüm hani o pek şaşacıydı. O zaman şaşacıydı belli ki. Ama değil şimdi. Bugünkü günde sabikamızdan her bir işi beklemeye yakışır. De bilin, o tutunacak bu oyunu da oynama. Ne bizim uşak hiç mi onu anlatmadıydı? O artık bütün ne dolayı anlattı oyunu için. Ondan beri nice onunla bu bela oldu. Hepsinden işiterim, oyun o için. Halkın ağzında oyun. Yok, Miss Polly'yi anlatmadı. Ta ileri Miss Pollyanna söylediydi bana. Hani o anladı ama Lelus'una oyunu için. Zira Lelus'u vazgeçtirdi onu. Anlatmasın babası için bu evin içinde. Oyunu uşağın babası çıkarttı. Bu yüzden de o da anlatmadı. Anlaşılır. Ta Sabika'nın anası babasından öfkeliydiler bu popaza. O onların kızını onlardan alıp uzaklara götürdü. Miss Polly o zaman gençti. O da affedemedi popazı.
Kakusunu pek severdi. De böyleydi işler bu evde. Ufladı Dado da dönüp ilerletti işini. Öyle, değil pek iyi işler. Ufladı Nancy da yollandı kufnesine. Bu günler ağır geçerdi hepsine değilim. Bakıcıyla savaşardı kendine uslu göstermeye. Ama gözlerinde kahır vardı. Doktor Warren ise bir şey saklamardı. Başladı sertlenmeye, öfkeli gezerdi. Miss Polly hep bir susardı. O kadar ki ne güzel taranmış saçları, ne tantelili fistanlar. Hiçbir şey saklayamazdı hani o zabunlar gün günden, hem teni beyazır. Sadece Pollyanna iyi keyifte bulunardı. O oynaşardı köpecikle hem kedicikle, çiçekleri seyrederdi, meyve yerdi. O kablederdi tepeyle mektup insanlardan. Onlarda çok sıcak, yalpak, sevgiyle dolu laflar vardı. Hem çok sorular onun sağlığı için. Pollyanna sevinmelikle mektuplar geri yazardı. O kadar ki Pollyanna'nın da teni beyazardı. O da zabunlardı gün günden. Pollyanna savaşardı oyunu oynama. Zavallıcık. O hep anladardı Nancy'ye ne kadar sevinir hani gidecek yakınlarda okula. Dolaşacak Mrs. Snow'u hem Mr. Pendleton'ı. Doktor Chilton'ın Taliga'da gezinecek. O sansın hiç anlamardı. Hani bu sevinmelik ileride, gelecekte bulunur, değil bugünkü günde. Nancy ise pek iyi anlardı ne olur, da yalnız kaldığıyla ağlardı, boşaldardı kahırlı canını. 26. Baş Aralık kapı. New York'tan beklenen Doktor Mead geldi bir hafta daha geç. O balaban, geniş adamdı, güler yüzlü. Boz renkli hem iyilikle bakan gözleri vardı. Pollyanna hemen sevdi onu hem hemen de söyledi ona bunu. Siz pek benzeşirsiniz benim doktorumla. Güzel gülüşle yüzünde dedi o. Sizin doktora mı? Doktor Mead şaşarak baktı Doktor Warren'a. Doktor Warren alçıcık kara gözlü, kısa sakallı adam. Bu değil benim doktorum. Gülümsedi Pollyanna anlayıp ne o düşünür. Doktor Warren, Polly Lelum'un doktoru. Benim doktorumsa Chilton. De ne? Fasıl sesle dedi Doktor Mead da çevirdi bakışını Miss Polly'ye. Angısı utanmaktan yer altına kayıldı girme. Öyle. Bilir misiniz? Ben hep bir isterdim hani Doktor Chilton'ı bana çağırsınlar. Ama Polly Lelum kararladı hani daha iyi sizi çağıralım. O dedi hani sizin daha çok haberiniz varmış kırık ayaklardan. Eğer bu doğruysa o zaman ben pek sevinirim hani sizi çağırdılar. Siz halizme daha iyi anlarsınız ne kadar benim doktorum. Bunu sade vakit gösterecekmiş. Yalpak dedi de kahırlı baktı Doktor Warren'a. Bunun ardına oldu çirkin, bekleyinmeyen iş. Sonra hepsi geldi bir fikir hani hepsinde kabıtlık idi. Eğer o sokmaydı burnusunu, sonra da ayağını kapının arasına, kapı kalıcıydı kapalı da uşak işitmeyeceydi Lelusunun laflarını kapının ardında. Hayatta iki doktor, bakıcıyla hem Miss Polly laf ederdiler. O vakit kedi Puşok sevinerek hem miyavlayarak tırmandı Pollyanna'nın yatağına. Aralık kapının ardından işitildi Miss Polly'nin kahırlı sesi. Siz ne doktor? Sadece değil bu. Siz haliz mi sayırsınız hani uşak? Bir tan gezemeyecek. Sonra hepsi karıştı. İşitildi Pollyanna'nın korkuyla dolu bağırması. Polly Lelu! Lelusu çevirdi bakışını kapıya. Anladı hani Pollyanna hepsini işitti. Ağır ofladı da kaybetti kendini. Bakıcıyla bağırarak o hepsini işitti. Hem kösteklenerek kaçtı içeri. İkisi de doktorlar kaldılar Miss Polly'nin yanında. Doktor Mead onu düşerken koltuklarından tuttu. Doktor Warren bilmezdi ne yapsın. O geldi kendini açan Pollyanna ikinciliğe bağırdı. Buluştu bakışından Doktor Mead'la da anladı hani lazım yardımlasın bu zavallı insana. Pollyanna'nın içerine girdiğiyle bakıcıyla hesap aldı hani uşak bembeyaz olmuş. Bakışı ziyetle doluydu. Akıldan bozulan insanın bakışına benzerdi. Miss Hunt, yalvarırım sizi Miss Hunt. Çağırın Lelu'mu burayı. Hemen, şimdi. Yalvarırım. Bu vakit bakıcıyla kapadı kapıyı da çabuk yaklaştı uşağın yanına. Kendisinin de benizi beyazdı. O gelemeyecek hemen kuşum benim. Biraz sonra yaklaşacak. Ne oldu? Ben size yardım edemeyeceğim mi ne? Pollyanna salladı başını. Miss Hunt,
Ben ona lazım sorayım ne o dedi. Siz işittiniz mi? Çiğrim Polly Lelumu. O demin dedi. Ben isterim ki o bana söylesin hani bu yalan. Bakıcıyka isterdi neyse söylesin ama lafı yoktu. Pollyanna gördüğüyle onun sersem yüzünü daha da pek korkuyla doldu. Miss Hunt, siz işittiniz mi? Siz işittiniz. Bu Aslı. Of, bu Aslı. Ben hiç mi gezemeyeceğim? Yavaş, uslan uşağım, yapma. Fısıldardı soluksuz kalan bakıcıyka. Belki doktor yanıldı. Doktorlar çok kere yanılırlar. Çok türlü oluyor. Ama Polly'lerim, dedi hani o pek akıllı doktormuş. O dedi hani onun haberi var. Öyle bilirim yavrum ama her bir doktor yanılabilir. Siz şimdi düşünmeyin bunu. Yalvarırım uşağım. Pollyanna kahırlı kaldırıp ellerini attı onları yatağın üstüne. Yok nice düşünmeyeyim. Ben sadece bunu düşüneceğim hep bir. Mrs. Hunt, nice ben okula gideceğim. Nice ben dolaşacağım Mr. Pendleton'ı. Uşak başladı tıkanma, soluksuz kaldı ağlamaktan. Birden durgunup kaldırdı daha da korkuyla dolu bakışını. Mrs. Hunt, ben hepten gezemersem o zaman nice sevinebileceğim. Mrs. Hunt yoktur işittiği Pollyanna'nın oyunu için. O kadar ki o anlar da hani hastayı lazım hemen uslandırma. Bu yüzden aldı kendini yele, kendi can acısını bir tarafa bırakıp hazırladı uşağı dini uslandıran ilaç. Hiç kahırlanmayın yavrum benim, hiç kahırlanmayın. Uslandırardı o zavallı Pollyanna'yı. Hadi içelim ilacı, uslanalım da düşüneceğiz ne yapmayı öteye doğru. Bilir misiniz çok kere gelir hani hepsi ta fena, ta çirkin ne kadar halizden var. Pollyanna kayıllıkla kabul etti ilacı Miss Hunt'ın elinden hem içti onu. Ben bilirim. Benim babam çok kere derdi öyle. O derdi hani var nice daha da beyt olsun. Ne kadar şimdi. Ama sanırım hani ona sıra gelmedi işitme hani birden gezemeyecek. Doğrudan söyleyeyim hiç anlamıyorum ne var nice olsun tabi ondan ne olur benimle şimdi. Siz nice düşünersiniz. Miss Hunt susardı. O korkardı Zeyda bir şey söylemesin. 27. Baş. İki dolaşan insan. Miss Polly iyi aklında tutardı kendi adamasını John Pendleton'a. Ama Doktor Mead'in ağır haberinden sonra o kıyılışamadı dolaşıp anlatma ya da mektup yazma. Bu pek zordu ona diyene. Bu yüzden o kararladı hani fena haberi Nancy aşırı söyleyecek. Başka günü Nancy pek sevinecekti bu sımarlamaya. Zira kayıldı tanışma bu adamla daha yakından hem onun evini iç yandan görme. Ama bugün o sevinemerdi. Canında taş gibi ağır kahır asılıydı. Mr. Pendleton'ın evine yaklaştığına o bakınma da unuttu. Benim adım Nancy sir. Saygıyla dedi o açan Mr. Pendleton misafir odasında pedalandı. Beni Miss Harrington yolladı size. Ben size haberi getirdim hani bizim uşak. Ne oldu? Mr. Pendleton'ın sert sesinden o anladı hani Pollyanna'yı o çok sever. Bir şey sir. Hiçbir şey neye var nice sevinme. Siz isterseniz söyleme anne. O başaramadı lafını. Nancy küsülü salladı başını. Öyle sir. Doktor dedi hani o bir daha ayağa kalkamayacak. İçeride ağır sessizlik durardı. Mr. Pendleton'ın canı yerinde değildi. Zavallı uşak. Nancy hızlı baktı onun yüzüne da çabuk indirdi gözlerini. O yaşamasında da düşünmeyeceğiydi hani bu sert öfkeli kafadırsız adam var nice bu kadaradan gücensin hem kahırlansın. Çıkar hani benim bülürcüğüm bir tan oynayamayacak güneş altında. Bu pek acı. Onun sesi kopardı. Belliydi hani o zorla kendini elde tutar. Sonra gene sessizlik doldurdu içerisine. Az vakitten sonra John Pendleton sordu. Pollyanna bunu bilmiyor değil mi? Biliyor sir. Da şimdi hepsi o kadaradan değişildi hani. Yok da hani söyleme. O kediyi yere vurup düğme. Uf affedin sir. Çabuk anladı kendini Nancy. O kedi
Aralamış bacağından kapıyı da onun beterine Pollyanna işitti Miss Polly'nin hem Doktor Mid'in laflarını. Te nereden o bilir kendi halı için? Zavallı uşak. Ağır ofladı John Pendleton. Öyle sir, siz görseydiniz onu. Ben sadece 2 kere gördüm onu. Ondan sonra nice o yürendi belası için 2 kere de canım paramparça oldu. Oh sir, bu kahırı kim kabul edebilecek? Siz sadece hesaplayın. O günlerle yatır da sayıklar, hem sayır, ne yapamayacak bir tan. Hepsinden acı o hani o bir tan sevinemeyecek. O bana bunu dedi. Siz halen bilmersiniz onun oyunu için. Sevinmelik oyunu mu? Belli ki bilirim. O anlattıydı onun için bana bir kere. Ya bak sen. Kime hadi anlatmamış oyunu için. O kadar ki şimdi o kendisi oynamıyor bu oyunu. O hepsinden bet. O der hani bulamarmış nice sevinme ona ne oldu onunla. Ne ya burada var nice sevinme? Sert sordu Mr. Pendleton. Nancy sakınarak bir ayağından öbür ayağına ağırdılardı. Bilir misiniz sir, ben de bu fikirdeydim ilkin. Ama sonra fikirlendim hani daha iyi olacaktı yer o bulsaydı niye sevinme. Da o yüzden sayıkladım ki aklına getireyim. Aklına getirirsiniz mi? Neyi? Hep daha sert sesle sordu John Pendleton. Aklına getireyim nice o ederdi Mrs. Snow'u, hem başkalarını, bu oyuna. Ama zavallı uşak der hani bunlar hepsi değil bir türlü. Zere kolaymış öğretmen sakatları sevinme. Ama açan sen kendin bütünle yaşamaya sakat kalırsın. O başka. Bundan kare, o dedi hani savaşmıştı sevinme ona. Hani başkalarına değil o kadar zor nice ona kendisine. Ama niye de savaşmasa düşünme. Fikri gene döner o belaya. Hangisi oldu onunla. Nancy sesirgendi. Ama Mr. Pendleton'dan laf yoktu. O oturardı yüzünü ellerinden kapayıp. O zaman ben onun aklına getirdim nice o derdi hani ne kadar oyun daha zor, o kadar o daha meraklı. Ama buna da o cevap etti hani şimdi hepten zor oldu oynama bu oyunu. Ben lazım gideyim sir. Kapıda durgunup sordu. Yakışır mı anladığım Miss Pollyanna'ya? Hani siz gene Jimmy Bean'la buluştunuz. Sanırım ki yakışmıyor. Ben onunla buluşmadım. Niçin siz sorarsınız? Bir şey sir, sadece Pollyanna bunun için de daha kahırlanır. Zere şimdi açan o sakat o buluşturamayacak sizi. O anlattıydı hani bir kere getirmiş onu size ama o kendini doğru götürmemiş. Da Pollyanna korkmuş hani siz kaybolmayacağını sonu kabul etmek kendinize. Belki siz anlarsınız ne o istedi bundan söylemez sir. Ben pek anlamıyorum. Anladım. Peki anladım ne o istedi söyleme. Peki sir. Bundan kare o söyledi hani istermişti ta bir kere sizi buluşturma hani siz emin olarsınız ki ondan daha iyi uşak bulamayacaksınız. Ama şimdi o bunu yapamayacak. Ah şeytanlardan peydalandı o maşına. Of affedin beni sir. Kalın sağlıcakla. Dedi Nancy de çabuk çıktı. Pollyanna'nın başına gelen bela için pek çabuk öğrendi bütününe kasaba. Onun hepsi yaşayanlarını sarsıladı bu haber. Belli oldu. Hani pek çoğu bilir bu şeyin lafçı kızcağızı. Angasının çilli suratçığından hiç kaybelmerdi gülüş. Çoğu bilerdi onun oyununu. Hem hepsi kahırdaydı öğrendiğiyle hani birden göremeyecekler onu kasabanın sokaklarında, hem işidemeyecekler onun çancağız gibi açık sesini. Angası yaşamının her bir kıpımına sevinerdi. Bu pek acı, pek ağır haberdi. Hepsi kuhnelarda, misafir odalarında, avlular içinde. Karılar laf ederdiler hem ağlardılar bu belanın beterine. Sokakların köşelerinde hem magazinlerinde adamlar da laf ederdi hem saklı ağlardı bu betere. O kadar ki hepsi başladı daha da çok laf etme hem daha da çok ağlama. Açan Nancy'den öğrendiler hani uşak karşı geldiğinden arka hırlan hepten kolverdi illerini. Hani oyununu oynayamayırdığını. Zere yok neye sevinsin. O zaman Pollyanna'nın kafadarları bir fikire geldiler. Bu yüzden Harrington varlığın sabikası pek şaştı. Açan ona sıra geldi karşılama biri ardına gelen misafirleri. Hepsi isterdi uslandırma Pollyanna'yı,
Onu bilenler de, bilmeyenler de. Miss Harrington şaşbeş kalardı. Onun aklına da gelmerdi hani bu kadar çok insan bilir onun kakusunun kızını. Çoyu girerdi eve. Oturardılar 5-10 minut. Bilmeyerek ne söyleme. Übürler avulda durardılar. Ayaktan ayağa ardılardılar. Çoyu getirerdi çiçek ya da tatlılık. Birazı ağlardı hiç sakınmayarak yaşlarından. Ama hepsi soruşturardılar uşan halını. Hem sımarlardılar Miss Polly neyse onlardan yollasın Pollyana'ya. Günlerin biri geldi Mr. Pendleton. Bu sıra o makaklarsız gezerdi. Var mı faydası anlatma ne kadar ürkündü canım. Ama hiç mi yok ne yapma? Çekittirdi lafını o. Miss Polly'nin yüzü acıyla doluydu. Siz sanırsınız biz ellerimizi cübümüze koyup oturarız mı? Doktor Med bir alay ilaç yazdırdı. Umutlanarak hani yardım edecekler. Doktor Warren hepsini vakitinde içtirir. O kadar ki Doktor Med dedi hani ilaçlanma şanslarımız sıfır. Mr. Pendleton birden kalktı. Onun çetin yüzü beyazadı. Dudakları sıkılıydı. Onun yüzüne baktığıyla Miss Polly anladı ne o düşünür. O kadar ki belliydi hani o çekittirmeyecek lafı kendi eski düşmanının. Ama kapıya yetişip durgundu. Yalvaracağım. Getirin Pollyanna'ya bir haber. Yapın bir iyilik. Söyleyin Pollyanna'ya hani ben buluştum Jimmy Bean'la hem büyüğünden ötedir o benim oğlum. Söyleyin ona hani ben sanırım ki o sevinecek bu habere. Miss Polly değişildi benizinde. Haretlik mi alırsınız? Dani, Pollyanna anlayacak beni. Sadece unutmayın söylemeni ben sanırım ki o sevinecek bu habere. Belli ki söyleyeceğim. Fısıldadı Miss Polly. Şükürüm size kenarsız. Cevap etti Mr. Pendleton da yollandı. Miss Polly o kadardan şaştı. Hani kaldı içerinin ortasında. Bulamardı laf. Sadece susarak bakardı kapalı kapıya. Şimdi de açan çok fasıl işler olardı. O inanamardı kendi kulaklarına. John Pendleton niyetle nerede alma kendine aretlik oğul. O John Pendleton hangisinin bir şeyde yok zoru. Tipeyle parası var. Hangisi bütün yaşamak insanlardan uzak yaşadı. Hem nice derler sıkı hem bencil. O birden niyetlenmiş uşak kabul etme. Hem ne suyu uşak. Hep bir taş şaşarak Miss Polly kalktı Pollyanna'nın içerine. Pollyanna, Mr. Pendleton geldi. Yalvardı size anladığım anne büyüğünden öte doğru Jimmy Bean onun oğlu olacak. O dedi hani siz pek sevineceğimişsiniz bu habere. Pollyanna'nın küsülü yüzü birden şenlendi. Sevineceğim mi? Belli ki sevineceğim Polly Velu. Siz bilseniz nasıl ben isterdim Jimmy Bean'a ev bulma. Mr. Pendleton'ın evi ise pek kamil. Hem de Mr. Pendleton için de sevinirim. Şimdi onun evinde olacak. Ne olacak? Pollyanna kırmızıdı. O unuttu hani anlatmadıydı Lelus'una Mr. Pendleton'ın havizi için onu ahiretlik alma. Şimdi de hepsi bu olaylardan sonra o hiç istemezdi açıklama sevgili pahalı Polly Lelus'una. Hani Barlin bir kıpım onun fikrinden geçti havizlik onu bırakma. Uşak, çabuk fısıldadı Pollyanna. Mr. Pendleton bir kere bana dediydi hani ev o zaman ev olur açan içinde sevdiğin karı ya da uşak yaşar. Şimdi onda uşak olacak. Evi ev sayılacak. Anladım. Yalpak dedi Polly Lelus'u. O anladı daha çok ne kadar Pollyanna sanardı. O şüphelenerdi ne kadar zordu uşağı seçme. John Pendleton'ın uşağı mı olma da büyük karanlık evini haliz ev yapma. Oysa onunla mı kalma? Ben anladım. Tekrarladı Lelus'u. Onun gözlerinden yaşlar aktı. Pollyanna korktu hani öte doğru da soracak acı sorular da ağlatladı lafı değiştirme. Bilir misiniz Lelu? Doktor Chilton da hep bu lafı söylediydi. Hani ev halizden ev olur, dirilir, açan onun içinde yaşar karı hangisine elini hem kalbini verdin. Ya da eğer uşak içinde varsa. Miss Polly daptur geldi da döndü. Doktor Chilton, siz nereden bilirsiniz? O kendisi bana anlatıydı. Bir günü Mrs. Snow sımarladı gideyim ilaçların adlarını öğreneyim. O zaman onun evine girdiğiyle o bana açıkladı hani Saymer kendi içerilerini ev. Miss Polly cevapsız pencereye doğru döndü.
O zaman verdim ona nasat hani teklif etsin insana yelini hem kalbini. İlerlederdi lafını Pollyanna. O zaman onun yevi Haliziyev olacak. Pollyanna. Miss Polly çabuk döndü. Onun yanakları yanardı. Ne var bunda? Benim canım acıdı ona. Ne cevap o verdi? Zor çıkardı lafları içinden Miss Polly. İlkin bir şey demedi. Sonra da yavaş seslen dedi hani açan kıza evlenme teklif edersin. Onlar çok kere kayıl olmayırlar. 1 minut kadar ikisi de susardılar. Miss Polly gene pencereye bakardı. Yüzü hep bir yanardı. Pollyanna ufladı. Ama gene de ben bilirim ne kadar pek o ister Haliziyevi olsun. Değil içerler. Bütününe canımla dilerim hani onda pedalansın karı. Hem Haliziyev. Birkaç günden sonra o dediydi. Pek yavaş seslen ama ben işi de bildim onun laflarını. O dediydi hani var bir insan angısı için o kayıl bütüne düneyi verme. Ah Polly Leylu ben fena bir şey mi dedim? Polly Leylusu birden kalktı. Yaklaştı pencereye. Bir şey demedin yavrum. Hepsi yolunda. Ben istedim sadece bu perdeyi çekeyim, doğrudayım. Savaşardı rahat görünme Polly Leylusu. Ama yüzü hep bir ta yanardı. 28. Baş. Bütün kasaba oynar. Yakınlarda John Pendleton'un ardına Millie Snow geldi uşağa dolaşma. Ta ileri o yok geldi Harrington'ların yerlerine. Miss Polly'yi gördüğünden pek sakınma başladı, kırmızıdı. Ben geldim uşağın sağlığını öğreneyim. Yavaş fısıldadı o. Sağ ol Millie. Hepsi hep öyle. Yorgun cevap etti Miss Polly. Miss Snow nice kendini duyar. De bunu ben size anlatmaya isterdim ki siz Miss Pollyanna'ya bunu anlatarsanız. Biz anamla düşündük ne kadar bu büyük bela. Aklım yermer nice böyle kamil kışaz bir tan gezemeyecek. Miss Harrington siz bilseydiniz ne kadar çok o bize dini yaptı. Anama dini. O öğretti onu oyunu oynama hem başka işler. Dışında açan biz işittik hani o kendisi bu oyunu oynayamayacak. Of zavallı uşak. O belli ki bu halde o oynayamır. Ama açan biz aklımıza getirdik ne o bize anlatardı. Biz düşündük eğer o bilseydi ne kadar iyilik bize yaptı. O zaman bu ona kendisine pek yardım edeceydi. İstedim söyleme hani o zaman o biraz barlım sevineceydi hem oyununu oynayacaktı. Millie kesilip sustu. Da öyle geler de sansı bekler cevap. Miss Polly onu havezle sesledi. Ama belliydi hani o neyse anlamır. Bu laflardan o sadece yarısını anlayabildi. O her kere düşünerdi hani Miss Millie fasıl insan ama aklına da gelmerdi hani o akıldan bozuk. Sadece akıldan bozuk insan var nece bu türlü anlaşılmayan laf etsin. Açan Millie durgundu, Miss Polly yavaş dedi. Pek korkarım hani sizi anlamadım Miss. Söyleyin ne ben lazım anladığım uşağı. Şimdi söyleyeceğim. Hemen alatlayarak çekittirdi lafını Millie. Söyleyin ona hani o hepten bizim yaşamamızı değiştirdi. Savaşın ona bu fikri açıklama. Belli ki o biraz bilir bunu, kendi de görerdi nece değişildi anam. Ama uşak lazım anlasın ne kadar pek o değişildi. Hem de ben de onunla bile. Öyle Miss Polly ben de değişildim. Ben de denedim bu oyunu oynama. Miss Polly durdu kendini. O istedi sorma ne oyunu anladı Millie. Ama kızcağız gene hızlı laf etmeye başladı. Tayleri benim anama ne de yapmasaydım o bir şey bilmezdi. Hiçbir şey anlar mısınız? Yok nice kabıtlıyım onu zor halde bulunur. Şimdi bırakmır kapıyın perdeleri. Zere başladı bilmek ki içerisi olsun dolu şafklan. Onu hepsi meraklandırır. Saçları, giyimleri hepsi. Bundan kare o başladı yürüme. Ufak işler. Uşaklara değini çorap ya da kundacık onları bolnitsaya götüreriz ya da satılığa çıkarırız. Siz görseniz ne kadar o meraklanır hem sevinir hani bunları yapabilir. Bunlar hepsi Miss Pollyanna'nın yardımından oldu. Bilir misiniz ne o anama dediydi? O dediydi hani pek kötüymüş ki anamın ayakları onu taşımır. Ama dediydi hani anam lazımmış sevinsin hani yerlere işler. Anam şaştı. Hani nice onun aklına tayları gelmedi bir şey yapma yerlerle. O zamandan beri o tutundu yürüme. Siz bilseniz nice değişildi onun içeri. Her yerde çok türlü hem açık renkte iplikler kırmızı, mavi, sarı. Pinçerlerde de bülürler asılı.
Miss Pollyanna'nın başışı. Şimdi hanımın içerine girdiğine canım seviner. Daha ilerisi hiç istemezdim girmeye. Karanlık içeride kahırlı anam yatardı. De şimdi biz yalvarırız ki siz Miss Pollyanna'ya bunu anlatarsınız. Da o bilsin hani hepsi onun kuvvetinden değişildi. Söyleyin hani biz pek mutluyuz ki onunla buluştuk, tanıştık. Biz sayıkladık eğer o öğrenirse bunu o biraz barlım sevinecek. Bu kadar Miss Polly. Siz söyleyeceğiniz mi ona? Allah'tan kalktı Millie. Belli ki söyleyeceğim. Mırıldadı Miss Polly. Kendi kendine şüphelenerek tutabildi mi acaba bu anlatmanın yarısını başında. John Pendleton'un hem Millie Snow'un ardına bir alay insan başladı gelmeye Miss Pollyanna'ya. Hepsi kim gelerdi? Yalvarardı Miss Polly selam getirsin hem onların laflarını Pollyanna'ya anlatsın. O kadar ki anlatmalar o kadar adım fasıldı. Hani Miss Polly'nin başı hepten karıştı gitgide. Bir günü geldi dul karı Benton. Onlar pek dostlaşmardılar ilerden. Ama Miss Polly onu iyi bilerdi. Miss Benton sayılardı en kahırlı insan kasabada. O hep bir karalara giyimliydi. O kadar ki bugün onun yasını bozardı açık mavi renkte çember ensesinde. Ağlayarak o anladardı ne büyük kahır Pollyanna'nın hem Miss Polly'nin başına geldi. Sonra da sakınarak sordu. Yakışır mı görüşsün Miss Pollyana'yla? Miss Polly salladı başını. Affedin Miss Benton, o kadar ki bugün olmaz. Sanırım hani siz laf edebileceğiniz onunla daha sonra. Miss Benton yaşlarını silip niyetliydi çıkıp gitmeye. O kadar ki kapıya yetişip döndü. Miss Harrington, yapmayacaksınız mı bana bir iyilik? Söyleyeceğiniz mi benim laflarımı Pollyanna'ya? Belli ki söyleyeceğim Miss Benton. Büyük sevinmelikle yapacağım bunu. Söyleyin Pollyanna'ya hani ben giydim de bunu. Dedi o göstererek çemberi. Sonra gördüğün an hani Miss Polly şaşarak ona bakır ekledim. Zavallı uşak yalvarardı bırakayım yasımı da giyeyim renkli rubaları. De şimdi düşündüm hani o sevinecek öğrenirse hani ben renkli çemberi darttım. O hep tekrarlardı bana hani Freddy olmalı sevinecek eğer görerse beni renkli rubalara giyimli. Siz bilirsiniz Miss hani bende kimse kalmadı Freddy'den kara. Başkalarında var. Miss Benton küsülü başını salladı ve döndü. Yalvarırım söyleyin Pollyanna'ya yani ben bir tane yaz tutmayacağım. O anlayacak. Bu laflarla dul karı gitti. Birkaç saatten sonra Miss Polly'ye daha bir dul insan geldi. Bu insanı o hiç bilmezdi. De sadece şaşardı. Nice hem nerede o vardı nice Pollyanna'yla tanışsın. Benim adım Miss Tarble dedi o. Biz sizinle tanışmardık ilerden. O kadar ki sizin kakunuzun kızı beni iyi bilir. Bilir misiniz? Sağlığımı kaybeleştirmediğini doktorlar sımırladı çok gezineyim. Taze solukla soluyum. Bu yüzden bütün yaz ben çıkardım gezinme. Günlerin birinde de tanıştım sizin yalpak kızcağızla. Pek isterim siz anlarsınız ne kadar pahalı o bana dini. Ben pek kahırlıydım sizin kasabaya geldiğine. Oysa o kadar şen, dostluğu seven bir uşak, hemen aklıma getirdi benim kızımı hangisini çok yıllar ileri kaybettim. Ben pek şaştım öğrendiğine ne oldu uşakla. Şimdi ise öğrendiğine hani o yatalak kaldı da oynayamar oyununu, ben yoktu nice gelmeyeyim size. Siz pek iyi yaptınız, fısıldadı Miss Polly. Pek umutlanırım sizin iyiliğinize, dedi Miss Tarble. Zere ben yalvaracağım anladın uşağı benim laflarımı. Yakışır mı? Belli ki yakışır. O zaman söyleyin ona. Söyleyin ona hani Mrs. Tarble gene sevinebilir. Ben bilirim size bu fasıl gelir. O kadar ki umutlanırım hani siz beni affedeceğiniz eğer ben açıklamarsam şimdi hepsicini. Mrs. Tarble'ın yüzü karardı. Gülüşü kayboldu. Uşak anlayacak ne ben istedim söyleme. Ben kararladım hani o lazım bunu bilsin. Çok sağ olun. Hem affedin eğer rahatsız ettiysem sizi. Ekledi insan çıkarak içeriden. Bu sıra Miss Polly hepten karıştı. Hemen ağlatladı yukarı Pollyanna'ya. Pollyanna, siz bilir misiniz Miss Trouble'ı? Bilirim. Biz onunla pek iyi kafadar. O pek hasta hem kahırlı. Yaşar otelde. Doktor sımırlamış çok vakit dışarıda gezinsin. Biz onunla bile gezineriz. İstedim söylemem, gezinerdik. Pollyanna'nın sesi titredi. Yanaklarından iki büyük yaş aktı.
Miss Polly çabuk üsürüp başladı lafını. Siz sadece düşünün uşağım. O hemen bize uğradı. Sımırladı size neyse anladım. Ama açıklamadı neye gelir lafları. O dedi anne gene sevinermiş. Pollyanna yavaşçık palmalarını düğmeye başladı. Haliz mi? O zaman ben de sevinirim. Ama Pollyanna, peki siz anladığınız neye bu gelir? Nice bunu anlama? Polly Lelo, bu sadece bir oyun da... Pollyanna birden sustu. Kapayıp ağzını avucundan. Ne soy oyunu? Hiçbir şey güzel Polly Lelo. İstedim söyleme. Eğer ben başlarsam anlatmaz sıra gelecek anladığım başka işleri de angıları için siz sımırladığınız laf etmeyeyim. Miss Polly dayanamadı işitsin oyun için. Ama hesap aldı hani uşak Haliz'den kahırlanmaya başladı ve bırakıldı sorularından. Miss Tarbell'ın ardına ta bir misafir geldi. İnsan genç, kasabada anılmış. Ama öyle adı vardı hani Miss Polly'nin soluğunu kesti öfkeden. Ne suratla onun avluna girdi bu insan. İnsanın yanakları boyalıydı pembe renge, dudakları al kırmızıydı. Ayaklarında balaban ökçülü ayakkabılar. Sırtı donaklıydı ucuz küpelerle, yüzüklerle. Miss Polly dil yelini uzaltsın ama gördüğünen adım geri yaptı. İnsan hemen ayağa kalktı. Gözleri yaşlardan kırmızıydı. O sordu. Yakışır mı Pollyanna'yla buluşma? Miss Polly çetin sesle karşı durdu bu istemeye. O kadar ki gördüğünen insanın yalvarmakla dolu yüzünü biraz daha yumuşak ekledi hani şimdi kimseye yakışmıyor uşağa dolaşma. İnsan düşünüp laf etmeye başladı. Benim adım Miss Payson. Ben Mr. Thomas'ın karısıyım. Sanırım hani siz var işitiydiniz benim için. Bu kasabanın saygılı yaşayanların haberi var kimin ben. O kadar ki ne benim için anladılar değil hepsi doğru. Ama laf değil bu iş için şimdi. Ben geldim uşağın beterine. Açan bana anlatılar ne olmuş uşakla ben karardı gözlerim. Geçen hafta öğrendim hani o bir tan gezemeyecekti düşündüm ki daha iyi bu bela benim başıma geleydi. Eminim o gezebileydi. Bir saatin içinde daha çok iyilik yapacaktı ne kadar ben 100 yılın içinde yapacağım. Ama ne yapma. Nice hesap aldım. Sağlık verilmer ona göre kime daha çok lazımlı. İnsan üsürdü de sustu. Açan gene başladı laf etmez sesi hep bir gıcırdardı. Siz olmalı bilmeyersiniz hani uşak çok kere bize misafirler gelirdi. Uşaklarımla oynardı. Benimle hem kocamla laf ederdi. O bezbelli bilmerdi hani sizin gibi insanlar bizlerle dostlaşmır. Bilir misiniz Miss Harrington? Eğer hepsi olaydı nice sizin kızcağız, benim gibi insanlardan daha az kalacıydı. Ama nice de olmasam, biz onunla kafadarlaştık. O bundan bir de damla da bozulmadı. Ama biz daha iyi olduk. O hiç bilmer ne kadar daha iyi biz olduk. De ne isterim söylemem. Bu yıl ağır yıldı bize dini. Nereye de çevirmesen başını her taraftan kahır. Ben kocamla ağır hastalandım. Kaybettik inanımızı iyiyle. Başladık düşünmeye ayrılmak için. O kadar ki uşaklarımız var, nice bilirsiniz. Bilmerdik onlarla ne yapalım. Da birden öğrendik uşağın belası için hani zavallıcık bir tan gezemeyecek. Başladık aklımıza getirmeye nice o gelerdi ki merkeri oturardı sundurmada, uşaklarla oynardı. Bile gülerdiler, sevinerdiler. O hep bir neyse sevinerdi. Bir günü bize oyunu için anlattıydı. Da biz anladık neden o hep bir şey. O bizi de yalvarardı oynayalım. Biz şimdi öğrendik hani uşak pek kahırlanır zere oyununu oynayamır. İşittik hani o birden yokmuş neye sevinsin. Da ben geldim bugün anladığım ona hani biz kocamla kararladık bile kalma. Bu haber onu sevindirecek. Hem de biz isteriz başlayalım uşağın oyununu oynama. Ben bilirim. O pek sevinecek buna. Ziraçan o bize gelerdi. Çoğu bizim anlatmalarımız onu gücendirerdi. Ben daha bilmiyorum nice onun oyunu bize yardım edecek. Ama biz deneyeceğiz. Deneyeceğiz bağırla uşağı sevindirmediğini. Siz anlatacağınız mı ona benim laflarımı? Ben ona anlatacağım. Biraz şüphelenerek cevapladı Miss Polly da birden adımladı Miss Payson'a doğru da uzalttı elini. Çok sağ olun hani geldiniz. Miss Payson'ın yüzü değişildi. Boyalı dudakları titremeye başladı.
Yaşlarla gözleri doldu. O neyse anlaşılmayan dedi. Kahve sıktı Miss Polly'nin yelini. Dönüp kaçarak çıktı içeriden. Ta kapı kapandığından onun ardına Miss Polly kufneye Nancy'ye gitti. Nancy! Miss Polly'nin sesi sertti. Hepsi bu anlaşılmayan misafirler bitki günler hepten delirtti onu. Ondan beri nice Pollyanna bu kahır oldu. Nancy sefte işitti hani Sabika bu kadar sert sesle laf etsin. Nancy! Belki siz açıklayacağınız bana. Ne oyun bu? Ağısı için bütününe kasaba laf eder. Hem ne işi var bizim Pollyanna'nın bu oyunda? Neden hepsi Mrs. Snow'dan başlayarak da Tom Payson'ın karısınadan gelirler söylemeye, hani onlar bu oyunu kayıl oynama. Bütününe kasaba kafadan bozulmuş. Birazı mavi çemberler asırlar yensilerine. Öbürler kocalarından uygunluğa gelirler. Birazı açıklarlar hani başlamışlar sevinmeye ona ne iyileri yoktu gözü görsün. Ve hepsi der hani bu Pollyanna'nın yardımından olmuş. Ben savaştım ondan kendisinden bunu öğrenme. O kadar ki bir şey anlamadım. Hem de istemedim onun halını bozma. Ama onun laflarından anladım hani siz de bu oyunu oynarsınız. Pek umutlanırım hani siz açıklayıcınız bana ne olur. Miss Polly şaşbeş kaldı Nancy'nin birden akan yaşlarından. O vakitten beri nice bu uşak kasabada peydalandı. O hepsini başladı öğretmez sevinme. Şimdi de açan bu kahır oldu. İnsanlar çevirirler Pollyanna'nın iyiliğini ona geri. Neye sevinme? Hepsine ne var dünyada. Bütün ne oyun buna gelir. Miss Polly kendinden çıktı. Ayağıyla yere vurdu. Sizden de fayda nice de öbürlerinden Nancy. Anladım bana ne de iş durar. Nancy kaldırdı çenesini. Geçti Sabika'nın yönüne de uz gözlerine baktı. Ben size açıklayacağım Mayma. Bu oyunu Pollyanna'nın babası çıkarttı. Bir kere o pek istemiş hani yardım komitetinden ona bağışış bir kukla gelsin. O kadar ki hepsi yardımların arasında bir de oyuncak bulunmamış. Sadece makaklar varmış. O gücenmiş ağlarmış nice de her bir uşak onun yerinde yapacaktı. O zaman da onun babası demiş hani her bir işte ne olur bizimle var nice bulma neyse neye yakışır sevinme. Bu makaklara da belli ki vardı nice sevinme. Makaklara mı? Niye sevinme? Miss Polly May ağlardı. Onun gözünün yönünde peydalında o iki kuvvetsiz ayıcık yorgan altında. Ben de ilkin böyle düşündüm mem. Kendi Miss Pollyanna da anlamamış neye sevinme. Babası demiş ona, hani o var nice sevinsin, hani bu makaklar ona değil lazım. O zamandan beri uşakla babası bu oyunu hep bir oynarmışlar. Niye de olmasa bularmışlar niye sevinme. Miss Pollyanna da kararlamış hani eğer sana değilse lazım makaklar, o zaman yok ne gücenme hani senin kuklan yok. Oyunun adını da koymuşlar sadece sevin. Sizin uşak onu hep bir oynar. De böyle işler miyim? Öyle ama niçin? Miss Polly laf bulamardı. Siz bilseniz ne kadar bu oyun kamil işler. Görseniz ne kadar değişildi benim anam, bütün ailem değişildi. Sizin uşak beni de öğretti sevinme ufak işlere. Sevinerken yaşama daha kolay. Örnek gibi ben bir tan gücenmeyerim hani bana bu kadar sabit at vermişler Nancy. Bilir misiniz niçin? Miss Pollyanna dedi hani daha kötü olacaktı eğer anam bana Gipzipa adını vereydi. Hem de pazarteleri ben onlara aziyet verdim. Ama sizin uşak beni öğretti buna da sevinme. Sevinme pazartelerine mi? Nancy güldü. Bilirim sadece amacık onlara sevinir. Ama böyle sadece ilk bakışta gelir. Şimdi anlatacağım. Bir kere anlattım Allah'tan yollanma uşağı ne kadar aziyet verim pazartelerine. Bilir misiniz ne cevap o verdi? O dedi. Nancy sanırım hani pazartelerine lazım sevinersin daha çok ne kadar başka günlere. Zira gelen pazartesine adın sende kocaman hafta var. Ondan beri her bir pazartesi onun laflarını aklıma getiririm. Onlardan canım ilinlenir. Aklıma getirerdim da gülerdim. Gülmek pek iyi yardım eder. Öyle miyim?
Ama niçin? O hiçbir kere anlatmadı bana bu oyun için. Niçin o sakladı benden bunu? Nancy biraz şüphelenip dedi. Affedin ma'am ama siz kendiniz ısmarladınız hani o anlatmasın babası için. O da anlatamardı size zere oyunu babası çıkarttı. Miss Polly daladı dudağını. O en baştan istedi size anlatma. O pek isterdi bulmak kim onunla oynayacak. Ama bulamardı. O yüzden de ben başladım onunla oynama. Nice hepsi? Başkaları? Titreyen sesle sordu Miss Polly. Şimdi bu oyunu hepsi bilir. Hepsi işitti onun için. Nereye de gitmesem hepsi onu laf eder. O anlattı birkaçına, onlar da öte doğru gezdirdiler lafı. Kendiniz bilirsiniz ne çabuk işitiler yeni işler. Hem de o kadar yalpaktı hepsinden, hep bir sevinerdi. Bu var mı nice saklıda kalsın? Şimdi ise bu beladan sonra yok neye sevinsin. Oynayamır. Söyleyin, var mı nice hepsi bu insanlar bıraksınlar uşa yalnıza bu kahırla onun iyiliklerinden sonra. O yüzden de gelirler onlar her gün, kendi sevinmeliğinden paylaşma. Umutlanırlar, hani biraz barlı sevindirirler uşa. Bilirsiniz mi ma'am? Pollyanna pek isterdi hani hepsi onunla bu oyunu oynasın. İyi o zaman. Büyünden öte daha bir oyuncu katılır size. Ağlayarak dedi Miss Polly da çabuk gitti kapıya doğru. Nancy şaşbeş kaldı kufnenin ortalığında. Bundan sonra her bir işe var nice inanma. Ben artık bir şeye şaşmayacağım. Ya bak sen Miss Polly. Birkaç minuttan sonra Miss Polly girdi Pollyanna'nın içerine. Sımarladı bakıcıyla bıraksın onları yalnıza. Yavrum benim, bugün tabir insan geldi. Sana selam yolladı. Siz tutarsanız mı aklınızda Miss Payson'ı? Miss Payson mı? Elbet ki. Onun evi Mr. Pendleton'ın evine giderken o yolda bulunur. Miss Polly, onun o kadar kamil kızcağızı var. O sadece 3 yaşında, çocuk da 5 yaşında. O pek kamil insan. Onun kocası da. O kadar ki bana gelir hani Mr. Payson hesap almır ne kadar iyi karısı var. Mrs. Payson da onun der ne iyi kocası var. Kimer kere onlar çekişirler, anlaşamırlar aralarında. Hem de onlar derler anne yok paraları. Siz bilir misiniz Lelo, onlara liseden yardım komitetinden yardım da gelmer. Zere Mr. Payson değil papaz nice benim... yok onlara yardım. Pollyanna'nın yanakları kırmızıdı. Da hemen o renk Lelo'sunun yanaklarına da geçti. Ah Polly Lelo, Mrs. Payson fukara. Ama siz görseniz ne kadar güzel fistan var onda. Ne kamil yüzükleri var. Ama o değil. Hani onun yüzüklerinden biri Zeyda. Da o yakınlarda onu geri çevirecek. Da ayrılacak. Polly Lelo, siz bilir misiniz ne o ayrılmak? Bana gelir hani bu ne fena. Zira o söylerdi bu lafı yüzü pek küsülüydü. Hem de o da dediydi hani o ayrılarsa birden Mr. Payson'dan bile yaşamayacak. O nereye gidecek? Uşaklar da onunla bile halle. O zaman ben düşündüm hani daha iyi olacak yer o bırakarsa o yüzüğü kendinde. O Zeyde olsa da. Sanırım hani siz kayıl olacaksınız benimle. Polly Lelo, ne o ayrılmak? Ama ben geldim söyleyeyim size hani bu olmayacak. Onlar kararlamışlar bile kalma. Yani ben sevindim. O zaman ben Mr. Pendleton'a giderken... Of... Getirdi aklına zavallı uşak. Polly Lelo, niçin ben hep bir onu derim hani benim ayaklarım gezmeyecek de ben birden gidemeyeceğim kimseye dolaşma. Düşünme yavrum. Değil lazım. Fısıldadı tıkanarak Lelo'su. Belki biz gideceğiz ona bir günü. Ama sesleyin. Ben daha anlatmadım size hepsini neyi. Miss Payson yalvardı söyleyeyim. O dedi. Hani onlar hem kocasından yaşayacaklar hem de senin oyununu oynayacaklar. Hepsi olacak öyle nice siz isterdiniz. Pollyanna yaşlar arası gülümsedi. Polly Lelo, ne siz söylersiniz? Bu aslı mı? Öyle yavrum, bu aslı. Miss Payson pek umutlanır hani siz sevineceğiniz bu habere. O yüzden de yalvardı söyleyeyim size bunu. Ama Polly Lelo, siz laf edersiniz söylersansın siz. Söyleyin siz bilirsiniz benim oyunum için mi?
Elbet bilirim. Miss Polly çalışardı saklama duygularını. Nancy anlattı bana hepsini. Bana göre bu pek iyi oyun. Hem ben de pek isterim onu oynama. Polly Lelo, siz mi? Ya ben pek sevinirim buna. Siz bilseniz ben her kere isterdim sizinle oynama. Miss Polly zor soluğunu çekti. O savaşlarda uslu olma ama zordu kendini elde tutma. Şimdi siz oynayacağınız benimle hem öbürlerle bile. Pollyanna, bana gelir hani sizin oyununuzu bütünle kasaba oynar. Kendi popaz da hepsinden bile. Ben daha yetiştirmedim anlatma size. Bu sabah merkeze çıktım. Orada Mr. Ford'la buluştum. O ısmarladı size söyleyeyim hani ta doktor bıraktığıyla o gelecek sizi dolaşma. Hem de bundan kare. Dedi hani onu büyün sevindirermiş de o 800 yer Biblia'dan hangilerini siz ona anlatmışsınız. Bunlar hepsi sizin yardımınızla yavrum. Bütün ne kasaba oynar sizin oyununuzu. Bütün ne kasaba dolu mutlulukla. Hepsi bir kızcağızın yardımından. Hangisi üredebildi yaşayanları sevinme? Yani ben sevinirim buna. Bardı Pollyanna hem düğerdi palmalarını. Kamil şafkla şılladı onun yüzü. Polly Lelo, çıkar hani ben var neye sevineyim. Ben lazım sevineyim hani ta ileri gezebilirdim. Zeri başka türlü anlatamayacağım oyunumu bütünle kasabaya. 29. Baş. Açık pencere. Biri ardına kısa kış günleri geçerdi. Pollyanna'ya o günler hiç görünmezdi kısa. Onlar bitkisiz uzanardılar, kimer kere de acı getirerdiler ona. Ama mahsus bu günlerde Pollyanna kesin niyet koydu kendine, hani sevinecek bakmayarak hiçbir şeye. Şimdi açan Leylüsü de oynardı onun oyununu, uşak sayar da hani o yok nice kulversin yerlerini. Polly Leylüsü de hep bir bulardı çok ufak işler, niye yakışır sevinme. Bir kere o anlattı iki evsiz insan için, angıları yağmurlu günü, rüzgarla koparılan kapının altında saklanmışlar. Of dermiş onlar, yani kötü o insanlara angıları bu havada kapısız kaldılar. Başka kere o anlatarmış başka anlatmayı, zavallı ihtiyar insan için. Angısının sadece 2 dişi kalmış. Yani iyi dermiş o, hani bu 2 dişin biri yukarıda biri de aşağıda, da ben onlarla yıkmaya dalarım. Mrs. Snow'un örneğine göre Pollyanna tutunmuş yürümeye. Renkli ipliklerden güzel işçi izler olardı. Da Pollyanna nice Mrs. Snow sevinerdi hani var sağ yerleri. Şimdi Pollyanna'ya yakışardı bir araz misafirler gelsin. Kim de gelerdi ama uşa yetiştiremerdi görme, onlar hep yollardı haşlak sevgiyle dolu selamları. Dostların selamları hem misafirler Pollyanna'ya yeni fikirler, düşünmekler getirerdiler. Mahsus bu da lazımdı uşağa uzun günlerde. Bir günü ona Mr. Pendleton geldi. 2 kere de Jimmy Bean. Mr. Pendleton anlattı ona ne kadar öğrenik sesleyen uşak olur Jimmy, hem nice o ilerler okulda bilgileri toplar. Jimmy'den o öğrendi hani o pek sevinir yeni evine. Hem anne Mr. Pendleton siyerek iyi sesle. Hem de ikisi de onlar dediler hani hepsi bu oldu Pollyanna'nın yardımından. Şimdi ben daha da pek sevinirim hani ileri ayaklarım benim saydı. Açtı yüreğini Leylüsüne Pollyanna. Kış geçti. İlk yaz geldi. Bu vakit Doktor Warren daha da kahıra girerdi. Zeri sıcak günlerin gelmesiyle daha da pek anladı hani ilaçlardan Pollyanna'ya fayda yok. O artık yemin de hani Doktor Med'in korkunç çıkışları aslıya çıktı. Pollyanna birden gezemeyecek. Bütünne kasaba hep bir meraklanardı uşağın halını. Vardı kasabada bir adam, hangisi her gün bulardı, sansın yer altından çıkarardı Doktor Warren'ın yazılarını, da okuyarak onları kahırdan kayıldı kırıp dökme ortalığı. Zeri günler geçerdi, uşaksa değil ilaçlansın ama daha da öfkalanardı. O zaman kahırlana o aldı kendini yele ve kararladı neyse yapma. Cumartesi günü Mr. Pendleton'a misafirler geldi Doktor Thomas Chilton. Pendleton, hemen başladı lafını doktor.
Ben size geldim zira siz hepsinden daha iyi bilirsiniz benim ilişkilerim için Miss Polly Harrington'ın. John Pendleton ansızdan tur geldi. Haliz hani o bilerdi hani ne zamansa Polly Harrington hem Thomas Chilton sevgiliydiler. Ama bunun için onlar artık 15 yıl laf etmerdiler. Öyle. Ekledi o çalışarak pek göstermeme meraklığını. Pendleton, ben lazım göreyim Pollyana'yı. Lazım onu bakayım. Lazım, anlar mısın? Bu benim sırtımda. Sorumluyum. Da ne için gitmersin bakarsın? Ne için mi? Sansın siz bilmersiniz anti artık 15 yıl kapılar kapalı Miss Harrington'ın evinde bana deyin. Ben size daha söyleyeceğim. Bitkinciler laf ederken o bana dedi. Hani eğer bir kere bağırlı teklif ederse beni evine, o zaman bu sayılacak hani o pişmanlanır, ister affedilmek, hem kayıl benim karım olma. Size gelir hani o beni teklif mi etti? Bana hiç öyle gelmer. Teklifsiz gidersen ne olacak? Sordu Mr. Pendleton. Doktor dürdü kendini. Yapamayacağım. En azdan hodulluk var. Uşak için var nice hodulluğun üstünden geçerseniz. Unutun o çekişi doktor. Unutayım çekişi mi? Çabuk kesti lafını doktor. Pendleton, ne işi var bu çekişin? Ben kendi hodulluğumu demeyerim. Öyle kalsa dizlerimde sürükleneceğim onun evinden. Ya da baş aşağı eğer bu yardım ederse. O kadar ki ben doktor hodulluğu için derim. Nice ben geleceğim hastaya çağrılmadık. Selimlerim, siz beklemerdiniz, ben geldim. Öyle mi? Chilton, neden siz çekiştiniz? Doktor öfkeli salladı elini de kalktı. Neden? Ne oldu yerde kaldı? Mırıldadı o, adımlarıyla içerisini ölçerek. Ona mı ay ufak göründü olsa bana mı değerin? Ufak iş için çekiştik. Bu uzun yalnızlık yılları pek büyük ödek. Şimdi çekiş hiç değil önemli. Pendleton, ben lazım uşağa bakayım. Yaşamak hem ölüm bunda durar. Ben size çetin söylerim. Bu uşak gene kalkacak ayağa. Ondan 9 şans var. Pendleton. Bu laflar pek büyük sesle söylendi. Hem de doktor söyleyerek açık pencereye yaklaştı. Bu yüzden hiç yok ne şaşma hani onun lafları küçük çocuğun kulaklarına yetişti. Hangisi razgela pencerelerin altında bulunardı. O açık aydın ilk yaz günü Jimmy Bean ilk otları kazardı çiçek bahçelerinde. O kadar ki doktorun laflarını işittiğine o direk gibi yerinde kakılı kaldı. Gezecek Pollyanna. Ne istersin söyleme. O vakit bağırdı bu lafları John Pendleton. Derim hani değil çoktan. Üniversitetten dostumda hangisi hep doktor. Onda da böyle hasta vardı. Ben Doktor Warren'ın yazılarını buldum. Onlar anladır hep o hastalığı. Dostumun hastası artık ilaçlandı hem ayağa kalktı. O doktor çoktan bu uğurda işler. Ben hep bir yazışırım onunla. Biraz anlamam da var benim. Ben lazım o uşağa bakayım. John Pendleton doğruldu skemnesine. Siz cevaptaysınız. Lazım yaparsınız bu işi. Belki Doktor Warren aşırı yapacağınız bunu. Doktor Chilton başını salladı. Bu olmayacak. Doğrudan söylediğine o istedi teklif etme beni doktorların toplantısına. Ama Miss Harrington çetin kararladı kabul etmemem. Bundan sonra Doktor Warren kıyılaşamadı beni çığırma. O bilerdi hani pek önemli ki ben de uşağa bakayım. Ama Pendleton ben lazım göreyim uşağı. Kendiniz düşünün ne kadar değişilecek onun yaşaması eğer ben bunu yaparsam. Korkarım düşünme ne kadar değişilecek onun yaşaması eğer siz bunu yapmazsanız. Cevap etti Mr. Pendleton. Ama nice ben teklifsiz gideceğim. Yaşamamda kabul etmeyeceğim ondan teklif. Lazım onun fikrini değiştirme. Nice? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. O pek gücendi hem pek hodul. O iyi aklında tutar ne söyledi bana. Aşağı almayacak önümde. Ama açan düşünerim bu yatalak uşak için hangisi bütün ne yaşamasına bağlı yatığına hem ne ziyetler onu bekler da benim belki yerlerimde var kurtulmak ona değil. Ama yapamıyorum bir şey bu boş anlaşamamazlık beterine. Hem boş profesyonel uğrunda hodulluk beterine. Lafını başaramadan o yerlerini cöplerine koyverdi. Döndü arkasından da gene köşeden köşeye gezmeye başladı. Olsaydı açayım onun gözlerini. İlerlederdi John Pendleton.
Öyle ama kim kasavetlenecek? Kim yapacak bunu? Birden döndü doktor. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum da o kadar. Derin düşünmeklere dağılıp mırıldadı John Pendleton. Jimmy Bean, hangisi şimdiyadan sıçan gibi uslu oturardı pencere altında. Birden ayağa kalktı. O sesler nerede bu iki adamın laflarına şimdiyadan? Ben bilirim. Bunu Jimmy Bean yapacak. Da o kadar. Sevinerek fısıldadı o. Sonra da kaybetmeyerek bir de kapım sessiz çıktı sokağa da bütününe kuvvetle kaçtı Pendleton yılmasından aşağı doğru. 30. Baş. İşi ilerleder Jimmy Bean. Jimmy Bean geldi mem. Sizinle laf etmeyi ister. Haberledi kapılarda peydalanan neyse. Benimle mi? Halizden şaştı Miss Polly. Emin misiniz hani o benimle ister laf etme? Peki Pollyanna? İsterse var nece girsin Pollyanna'nın içerine birkaç minuta. Bir anda dedim ona mem. Ama o dedi hani ona siz lazımsınız. İyi o zaman. Ben şimdi ineceğim aşağı. Miss Polly yorgun kalktı skemleden. İndi misafir içerisine. Oraya girdiğiyle çocukcak kırmızıdı hem tombarlak korkuyla dolu gözlerini kaldırdı ona. O hemen laf etmeye başladı. Mem, ben anlarım hani bu pek kötü. O hani ben geldim size. Hem niye de anlatmayı isterim. Ama ben yok nice başka türlü yapayım. Zira bu pek önemli Pollyanna için. Ben onun için ateşe da suya da gireceğim. Ya da sizin evinize geleceğim. Bir türlü. Ben sanırım hani benim yerimde siz de böyle yapacaktınız mem. Kısadan dediğine o var nice kalksın ayağa. Ben geldim size söyleme hani bu iş olmuyor kodulluk beterine. Usa ne söylerler nice. Kısadan dediğine geldim açayım sizin gözlerinizi ki siz çağırarsınız Doktor Chilton'ı Pollyanna'ya. Ne? Şaşmak değişildi öfkeye Miss Polly'nin suratında. Dayanın mem. Benim yok niyetimde sizi öfkelendirme. Bağırdı Jimmy Bean. Ben o yüzden de başladım lafımı ondan hani Pollyanna gene gezebilecek. Ben düşünerdim hani siz meraklanacaksınız bununla. Ama ne siz istersiniz söyleme Jimmy. Oh mem o kadaradan anlamırsınız. O zaman anlat sıra vardı. Hem ta yavaş. Hani ben yetiştireyim anlama. Savaş hepsini atmama bir tepeye. Jimmy yaladı kuru dudaklarını. Hepsi çekitti ondan hani Mr. Pendleton'a misafirler Doktor Chilton geldi. Onlar içeride laf ederdiler. Bunu anladınız mı? Öyle Jimmy. Cevap etti Miss Polly. Pencere daha çıktı. Ben onun altında kazardım otları da hepsini işittim. Oh Jimmy, sen alemin laflarına kulak mı kıstın? Mem, ben yapmadım bunu kendime hem de değil isteyip de. Bilir misiniz ben sevinirim annesi izledim. Siz de sevineceğiniz açan öğrenciniz hepsini. Zeri Pollyanna ayağa kalkacak. Of Jimmy, niye sen söylersin? Bağırdı Miss Polly. Onun gözleri yanardı. O daha yakın uşağın yanına oturdu. Hali söylerim. Date Doktor Chilton tanışarmış başka doktorla. Hangisi becerermiş da varmış nice ilaçlasın Pollyanna'ya. Ama o yok nice yemin olsun bunda görmeden uşağı. O pek ister onu bakma. Ama siz bırakmıyorsunuz. Böyle o Mr. Pendleton'a dedi. Miss Polly kırmızıdı. Ama Jimmy, ben yok nice. Yoktu nice. İsterim söylemeyeni sadece. Bilmerdim. Miss Polly kırardı ellerini. Ben geldim size anlatma bunu. Hani bilesiniz. Onlar laf ederdiler hani varmış sebep neden siz kol vermeyesiniz onu. Ben pek anlamadım neden. Doktor Warren'a da sımırlamışsınız teklif etmesin. O da kendi başına sizin bu... Ne söylerler ona? Sizin teklifiniz olmadan gelemeyeceğimiş. Ona doktor Hodulu hem etika bırakmarmış hem ne sata. O zaman onlar Mr. Pendleton'ın laf edip kararladılar hani kimse lazım açsın sizin gözlerinizi. Ama bilmerdiler kime alınacak bu işten. Ben de bu vakit pencerenin altında bulunardım da dedim kendi kendime. Hani ben bu işi yapacağım. Sonra da ben size kaçıran geldim. Anladınız mı şimdi? Anladım. Jimmy, ne soy doktor o? Yalvarmakla sesinde başladı soruşturma Miss Polly. Kim o? Onlar yemin mi hani o ilaçlayacak bizim uşağı? Bilmiyorum kim o. Onlar bunu laf etmerdiler. Ama doğru anladıysam o yakınlarda ilaçlamış bir hastayı hangisinde hep o hastalıkmış. Nice Pollyanna'da.
Bana göre onunla kahırımız olmayacak. İş sizde durarmıyım. Zira siz Doktor Chilton'ı kol vermezsiniz. Ama pek umutlanırım hani şimdi... Şimdi siz hepsini anladınız da hemen çıracağınız onu, öyle? Miss Polly yavaş ayağa kalktı. Sesirgenerek onun soluyuna Jimmy bin sandı hani o şimdi ağlamaya başlayacak. Ama bu olmadı. Bir minut susup hemeli alıp kendini o yavaş sesle dedi. Çığıracağım Doktor Chilton'ı Pollyana'ya. Ama şimdi Jimmy kaçarak dön eve. Çabuk. Ben lazım Doktor Warren'ın laf edeyim. O henüz geldi uşağa bakma. Birkaç minuttan sonra Doktor Warren şaşarak karşı geldi Miss Polly'ye. Angısı pek duyguluydu, hem yanakları kıpkırmızıydı. Açansa o işitti onun anlatmasını, kendisi de şaştı. Doktor Warren, siz istediydiniz Doktor Chilton'ı çağırma ama ben karşı durdum. Ve şimdi ben değiştirdim fikrimi. Pek isterim siz onu çağırarsınız. Yalvarırım. Yapın bunu hemen. Sağ olun. 31. Baş. Yeni uyçu. Öbür günü Doktor Warren Pollyanna'nın içerine girdi ama değil yalnız. Onun ardına gelerdi balaban, geniş arkalı adam. Doktor Chilton, Doktor Chilton, yani ben sevinirim sizi görme. Hemen bağırdı Pollyanna. Onun sesinde o kadar büyük sevinmelik işitilerdi. Hani içeride bulunanlardan hiç kimse yaşlarını tutamadı. Ama Polly'lerim değilse kayıl. Hepsi yolunda yavrum, kahırlanma. Alatladı uslandırma Polly'leri. Ben söyledim Doktor Chilton'a hani onlar Doktor Warren'dan bile varınca sizi baksınlar. Çıkar anne, siz onu teklif ettiniz. Şen mırıldadı Pollyanna. Öyle yavrum, ben onu çağırdım. Birden hesap aldığından Doktor Chilton'ın sevgiyle dolu bakışını kendinde Polly'leri kırmızıdı da kaçarak çıktı içeriden. Doktor Warren'ın bakıcıyla pencerenin yanında lafa durardılar. Doktor Chilton yaklaştı Pollyanna'ya, uzalttı ellerini ona karşı. Yalpak kızcağız, bana gelir, hani siz bugün dünyanın en büyük sevinmeliğini kazandınız, dedi o duygudan kesilen sesinle. Akşama doğru Pollyanna'nın içerine girdi Lelusu. O hepten değişikti. Bakıcıyla indi aşağı yemeğe akşam yemeğini. Da onlar kaldılar yalnıza. Pollyanna yavrucuğum, isterim hani siz ilkin öğrenirsiniz yeni haberi. Pek yakınlarda Doktor Chilton sizin uyçunuz olacak. Hem de bu oldu sizin yardımınızla. Pollyanna, güneşçiyim benim. Bilseniz ne kadar mutluyum, ne kadar sevinirim. Pollyanna istedi palmalarını düğme ama birden yüzü değişildi. Polly Lelu, çıkar hani o size isterdi yerini hem kalbini teklif etme. Bilirim size. Şimdi ben anladım niçin bugün dünyanın en büyük sevinmeliğini kazandım. Polly Lelu bana gelir, hani ben o kadar mutluyum. Hani gücenirim, hani gezemeyerim. Polly Lelusu sildi yaşını. Belki gelecek gün de... Ama o başarmadı lafını. O kıyılışamadı söylemeye ne kadar büyük umut verdi onlara bugün Doktor Chilton. Ama o söyledi başka haberi. Angısı pek sevindirdi Pollyanna'yı. Yavrum benim, gelen haftaya sizi bekler bir gezinti. Siz gideceğiniz bir yatakta, ilkin maşinayla, sonra da trenle. Uzaklarda var bir ev nerede doktor bakır sizin gibi insanları angıları gezemirler. O Doktor Chilton'ın pek iyi kafadarı. De göreceğiniz ne soy şaşılacak iş o yapacak. 32. Baş. Pollyanna'nın mektubu. Saygılı Polly Lelu hem Tom uyçu, ben yapabilirim, ben gezerim. Ayağa kalktım. Bugün yatağımdan ta pencereden yürüdüm. 6 adım. Yani iyi gene ayakta olma. Siz sadece düşünün. Hepsi doktorlar doz dolay durardılar, hem sırıdardılar. Hepsi bakıcıkalarda dolayımdaydı. Onlar ağlardı. Yanlışlık içeriden bir insan angısı benden bir hafta ileri gezmeye başladı. O da geldi kapıyadan, sevinerdi benim için. Öbür insan ise angısı umutlanır kalkma ayağa bir haftadan sonra onu getirdiler kucak. Hani görebilsin nice gezerim. O yatardı yatakta da sevinmelikten palmalarını düverdi. Kara benizli Tilly de
Angısı tayları hiç selamleşmerdi benimle. Baklarken içerisine o da bakardı pencereden ağlayarak hem tekrarlayarak hani ben altın uşak. Doğrudan diyeceğim. Anlamadım niçin onlar ağlarlar. Beni çekerdi atlama hem şen türkü çalma. Ura! Sadece sayıklayın. Ben yine gezebileceğim, gezineceğim. Dolaylarda yürüyeceğim. Şimdi hiç pişmanlanmıyorum. Hani 9 ay yatalaktım. Düğünü de kaçırmadım. Sadece siz Polilelu varnici çıkardarsınız stenoz olma bolitsanın içerisinde. Hani ben de sizinle bile olabileyim. Siz her kere çıkardaysınız ne saşın. Derler hani yakınlarda ben yakışacak döneyim eve. Bir ansa kayılım yayan yürüme eveden. Ali söylerim. Beni şimdi hiç çekmer nereyse gitme trenle, maşinayla ya da atlı. Sadece yayan gezmeyi isterim. Bu o kadar kamil. Ben o kadar sevinirim. Ben sevinirim hani bir parça vakit gezemedim. Zeri başka türlü. Öğrenmeyecektim ne kadar iyi açan var ayakların. Belli ki o ayaklar angıları gider. Yarın niyetliyim 8 adım yapma. Büyük sevinmelikle hepsinize. Pala Anna.